Selamlar sevgili dostlar, saygıdeğer Romalılar, Spartalılar, yer yer Hüseyinler, birkaç Harun ve Harunların sevgilisi Burak Beyciğim. Merhabalar efendim, nasılsınız? Selamlar Yayına her selamlar. zamankinden bir tık daha geç başlamış olduk. Normalde 5 dakika geç başlıyorduk. O da birazcık toparlanma muhabbetine yaptığımız bir şeydi ama dün kasıtlı olarak geç başlama eyleminde olmadık. Didar'ın telefonları susmadığı için e, Evet. Kusura bakmayın. sevgili kankileri, kız arkadaşları vesairelerinin geçit töreni gerçekleştiği için birazcık yayına başlayamadık gibi oldu. Ama sıkıntı yok. Hala buradayız. Ne Gelebildik. yapıyorsunuz? Hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Aleykümselam efendim. Şöyle seriden Selim'cim hoş geldin. Mert'cim hoş geldin. Semih'cim hoş geldin. Burak'cım hoş geldin. Adam Lost Bey hoş geldin. Mustafa hoş geldin dostum. Yıldırım hoş geldin dostum. Daha önce gelip de biz bir türlü yayın açmıyoruz diye gidenler varsa onlar da eğer hala buradaysanız hoş geldiniz dostlar. Ektelion, UWE, Emir hoş geldiniz. Evet efendim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Cihan hoş bulmadık diyor. Aha. Uf, thank you so much bro. Oh, Welcome. thank you double wish. Thank you Thank so you much so bro. much. Aleykümselam Bus'cum. İyiyiz vallahi nasıl olalım? Ya Didar'ın doğum günü falan muhabbetine çok fazla arayan soran oldu. O telefon trafiğini bitirmeye çalışıyorduk da en son bayağıdır görüşemediğimiz bir arkadaşı aradı. Nalan. Nalom aradı ya canım Nalocuğumla Nalom. bir sohbet durumu oldu. Uzun süreli dedikodu Aynen. yapılmadığı için Bir saattir telefondayız. yani bir türlü O da kapatamadık gibi diyor ki oldu. hadi kapatayım yayına girin diyor. Sonra başka bir şeyden gene muhabbete başlıyoruz. Evet birazcık şey oldu. Abi Chester yok. Bak Chester olmayınca Chester'ı büyük bir yediniz mi? eksiklik gerçekleşiyor burada. Hani Chester bayağıdır yok. Chester'ın sağlığından endişe duymaya başladım. Onun dışında Cihan hoş bulmadık demiş. Cihan'cım neden hoş bulmadınız ya? Hoş bulun ya. Selim Selim'den Selim balta oldum abi demiş Selim Selim. Ama geri dönmüş Selim Selim'e. İbrahim hoş geldin dostum Hoş aleykümselam. geldiniz. Mert hoş geldin dostum iyiyiz. Okçumuz da Vallahi yok ama Mert o. yok benim ok. Ha. Aleykümselam. Ahmet Aman diye birisi geldi. Ee, Aleykümselam. Samet teşekkür ederiz dostum. Sen de hoş geldin. Euro 10 lira, dolar 8,5 civarındaydı diye hatırlıyorum ama haberim yok yani. Onlara da bakmıyorum. İnsan yayının başlığında doğum günü falan yazar. Görüyorsun. Yani Yazmamış. başlıkları sen yazıyordun abi. ZDDG aleykümselam dostum hoş geldin. Aşık Veysel aleykümselam dostum hoş geldin. Teşekkür ederiz. Abi hızlı modu aç abi demiş Selim. Yani hızlı modu kapatmadık aslında. Herhangi bir modla oynamadık ya. Yani geçtiğimiz yayında 30 saniye geciktirmeyi yayın içi ayarlamıştık ama yayın başında aynı etki geçerli oluyor mu? Ne oluyor ne bitiyor ona bakmadım. Chat akıyordur diye düşünüyorum. Akmıyor mu? İstiyorsanız açayım. Gün daha enerjik olduğum için her türlü okurum yani. Ha, yetişemediğim yerler illaki olur. Ona söz vermiyorum şimdi. Gün az kalsın yine kendimi sıfırlatıyordum. Dur rapor atayım dedim. Mert. Ya. Gazozcular grubuna at da bir günümüz yenlensin Mert'cim. Ya dün yayını kapattıktan sonra biz o kaleyi tamamladık. Ondan sonra Abi işin orayı bak patates bir ettik. saniye ben bu duruma müdahale etmek istiyorum. Dün ne oldu biliyor musunuz? Dün yayını hani uyuyalım da bir gün sonra yayını erken açarız muhabbetine kapattık. Sonra hanımefendi savaş var diye uyumadı. Deliler gibi savaştı. Madem öyle yapacaktı niye şey Harita yaptık bu kapattık? şeyde. Mabete aldık buradakinde. Bilmiyorum yani. Yayını kapatıp savaşmaya devam etti psikopat. Ama şeyin kalenin daha çok vardı. Hüseyin kendine timeout atsana. Şuraya bir bakayım. Mert raporu atmış bu arada. Daha sonra burayı alacağız.
Aha, Burak da rally yemiş bugün. Raporları yollayın da bakalım birlikte ya. Oo. Rallilerinizin raporlarını görelim yahu. Neler olmuş orada. Şenolcum hoş geldin. Vallahi iyiyiz Şenolcum. Sen nasılsın? Keyifler yerinde. Bence Güzel kill kasmış. Ama çok ağır yaralı vermişsin. İşte o da Atilla Takeda. yani kaynakta Bir de zarardasın Ramses ama full asker değil. anlamında. De Ramses yerine Artemis'in olsaydı Aynen. ağlatırdım biraz. Aynen. O Atilla'nın gözlerinden yaş akardı yani. Full bir Artemis çok can sıkardı orada. Bu arada okçuların hani şehir anlamında korumada çok iyi olduğu iki tane komutan var. Artemis zaten garnizon olduğu için iyi de Artemis'in arkasına Tombris koyduğunuz zaman rally alma olayı o kadar keyifli oluyor ki inanamazsın ya. Bizim Evet. savaş fazla uzun sürmedi ya demiş Samet. Ne oldu? KVK direkt başlar başlamaz bitti mi Sametçim? Madem yayını kapatacaksın niye savaşıyorsun demiş. Bak. Bak. Abi Ya öyle de. yayını açtırırken de olay hani yayını şey yapacağız. Savaş yapacağız diye Ama o açtırdı. sırada kale şey yapıyordu. Savaş yoktu. İşte Bolu'nun içinde ne duruyorduk bileyim hepimiz. abi ben senin savaşının ne zaman başlayacağını. Ben işten geliyordum o. Sen onun zamanlamasını ayarlayacaktın. Ona göre Geceydi girecektik yayına. Tuki. Gece Gece sabaha girelim ne kadar. olacak canım. Sabah İnsanların hepsi 6'da geliyor. falan yat. Garnizon komutanı olmayınca çok kötü oluyor demiş Mert. Vallahi çok da kötü sonuç almamışsın aslında. Fena değil ya. Kendime time out atabilsem inan atardım demiş Hüseyin. Hemen Hüseyin'e şey Niye yapalım. ya Time out timeout atalım. atıyorsunuz? Ben atayım istiyorsan. Dukan abi kusura bakma bu yayın çok kalamayacağım. Yarın işe başlıyorum demiş. Hayırlı uğurlu olsun Hayırlı uğurlu olsun. adamcım. Umarım eğlendiğin, severek yaptığın bir iş olur ve emeğinin karşılığını aldığın bir iş olur. İnşallah diyelim. Güzel Ecem güzel Demir keyifler hoş güzel geldin. demiş. Aleykümselam selamlar. Aleykümselam Ecem Demir. Şenolcum keyifler güzelse mutluluk veriyor bu durum. Aman iyi olun. Keyifleriniz yerinde olsun. Yavaştan da kapanmalar sona eriyor. Kendimize gelelim artık. 429 vs Wind yine bir şeyler deniyoruz işte demiş Emin. Aldık ya burayı. Var mı Emin bir yerde bir şey? Yok ki. Adam bana düz 440k vuruyor. Ben 20k korktum 5 saniyede sıfırlayacak diye demiş Mert. Yani çok da öyle direkt sıfırlanacağım bir şey yok da garnizonda birazcık işte Artemis'in olmaması. Ecem Demir demiş ki Alex YSG Richard son olarak Herald maxladım. Şimdi sizce hangisine gitmeliyim? Bence şu an Guan eksikliği yaşıyorsun. Bir Guan kasman senin için iyi olur. Guan sonrasında da yavaştan en azından ilk iki becerisi 5 olan bir Leonidas'a sahip olsan iyi olur. Bir yerde bir mi? Ya benim bildiğim kadarıyla Ecem Demir nickname'i iddia hesaplarıyla ilgili bir şeyler paylaşan bir hesabı var diye biliyorum. Yani fake isim diye biliyorum ama ben İlk öyle defa hatırlıyorum. gördüm. Yok ben birçok yayında gördüm kendisini chatte vesairede. Hani abone olduktan sonra da gördüm yani baktım profiline. İddia ile ilgili bir şeyler vardı. İki tarafta bize dönmedi artık. 7. seviye geçitlerde kasacağız kill demiş Samet. Sen bildiğin Alucard'ın yaşadığı durumu yaşıyorsun. Herkes birbirini kesiyor ama savaş seni etkilemiyor. Dakika geçme. Şunu Artemis 5 dakika YSG olan yapsalar garnizona keşke. hayranım demiş. Boost Artemis Tombris çok daha güçlü. Haberiniz olsun. Puan yapacağım demişler. Yoğun bir şekilde. Abdülkadir'cim sen de hoş geldin. Uşan Gergedan sen de Hoş hoş geldin dostum. geldiniz. Zenobia kasmak istiyorum ama rally komutanları çok değişiyor. Çok kararsızım demiş Uşan Gergedan. Uşan Gergedan oyuna para harcamayacaksan hani garnizon komutanı kasmanın bir anlamı yok. Çünkü Zenobia'yı Osiris maçlarında dışında çok kullanabileceğim bir alan olmayacak. Nurullah iyi yayınlar. Ben de bir yemek kıtım geleceğim. Vereyim dedim demiş. Nurullah'cığım aleyküm selam. Afiyet olsun. Buralardayız. Bekleriz. Adam Lost hayatının karak hayali karakter gibi demiş. Burak. Harun aleyküm selam hoş geldin.
Varsa bir yerde bir şey orayı alalım. Getirin İstanbul'u fethedelim. Çok gaza geldim demiş Emin. Bitmiş oğlum. Adamlar zaten bir saat dayanamadı. Neredeyse. Size raporları göstereyim. Emin'in bu gaza gelmeleri yok mu ya? Artemis valisinde 130 M yaptı. Arkadaşlar yetişemedim ki alamadım yine demiş. Valla Mert'cim böyle durumlarda ya ilk 25'e 2 kez oynayacaksın. 5-5 alıp açacaksın. Ya da biraz birikim yapıp sadece hani şey yapacaksın. Ama en temizi öyle durumlarda şey oluyor. Genelde ayarlı vali sistemine geçmiş bir krallıkta olmak oluyor. Eğer yeterince krallık katkısı verirsen sana kesinlikle bir 10 kafa veriyorlar. Oradan da hani çok fazla hızlandırma vesaire harcamadan kendini bir yarışa sokmadan komutanı açabiliyorsun. Harun Burak'cığım nasılsın demiş. Aha yine başladı. Hepsi açık kalmış sorry demiş Nurullah. Estağfurullah Nurullah'cığım herhangi bir sorun yok. Ömer Faruk aleykümselam dostum iyiyiz. Hoş geldin teşekkür ederiz Bir sen bayrak nasılsın? sıvamlamam. Hı. Rallisi. Burak senin raporları nereye göndereyim? Öf, şu raporu görmeniz. Burak'ın raporları geldi mi? Gelmedi değil mi? Burak raporları Burak'ınkini görmedim. Burak da rally almış da Mert'inkini bakalım. gördüm. Birlik atıp rally açmamız, birlikten atıp rally açmanız yok mu demiş senin için doğum günü hediyesi olarak. Emine demiş. Atıp rally açacaklarmış. Ama şey atmışlardı maalesef. Şöyle söyleyeyim. Emin öyle bir şey yaparsa Emin'in kız arkadaşı Emin'i Buraya birlikten ralliye atar. onu Emin'i açar. ralliler yani. Ecem de bu arada doğrudur hesabım bu şekilde demiş. Ha, Anka oyuna girdiğimde atarım sabahtan beri oyundayım. Olur bekleriz. Aa iç savaş varmış 1063'te. Konum o gelmiş. Bakalım mı? Hadi bir aç bakalım. bakalım. 1063, 927 ve 100. Bin? 63, 927, 100. 100. Bildiğin 100. Peki Guan yerine Ramses maxlasam nasıl olur ki? GSG var hala hazırda demiş Ecem. Valla Ecem sana kalmış. Eğer hani piyadede kalıcı olmayı düşünmüyorsan tabii ki yapabilirsin. Ama hesabı piyadeye yatırmışsın. Biraz da oyuna para harcıyorsan piyadede kalman senin için daha iyi bir seçenek olacaktır. Bu sana kalmış bir durum. Oyuna para harcayan bir oyuncuysan piyadeden zevk almanla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamazsın. Ama free to play veya çok az harcayan bir oyuncuysan piyadede kalmayı ben genel olarak önermiyorum. İster okçuya geç, ister atlıya geç. Ben daha çok hani süvariyi öneriyorum insanlara. Atilla Takeda, Saladin bildim. Güzel seçenekler. İlla okçuya geçeceksen de Ramses ve Artemisia'yı kasmanı kesinlikle öneririm dostum. Abdülkadir hoş bulduk demiş. Mert gelmiş iyi akşamlar demiş. Mert bizim 429'daki okçu Mert. Teşekkür ederiz Mert'ciğim hoş geldin. Sadece açıkta savaşırmış. Kendi askerleri öldürmezmiş. 30M adam 8K asker atıyor demiş Burak. Üf, çok kötü. Vallahi çok kötü bir şey. Senin belalarını da öyle yapmıyor mu Burak? Ecem okçu değilsen gerek yok. Okçuysan tabii ki Ramses demiş Mert. Hüseyin hain diyorsun sebebini söyler misin? Ayıp demiş Semih. Ya Hüseyin aynada kendine bakarken klavye kullanıyor Semih'cim. Böyle şeylere takılmamak lazım. Cihat Altay hoş geldin dostum. Ramses Artemisiam full Nemu, Nebu mu Cyrus mu sence ve iyi yayınlar demiş Cihat. Cihat YSG'n varsa Nebu kasabilirsin. Nebu kastıktan sonra da bence Cyrus kasabilirsin. Yani birçok insan Ramses'e benzediği için Cyrus'u kasmaktan kaçınıyor ama Cyrus gayet güçlü bu arada yani. Öyle yabana atılacak bir komutan değil. Bir günde bayrakta 600K öldüren ben, asker öldürmem diyen o. Burak çıldırttılar beni diyor. Haklısın Yani ama 130 milyon adam asker öldürmemek için asker bastıysa neden oyun oynuyor? Bunu bir sorgulaması lazım. Bazı insanlar sırf egosundan dolayı puan yapmak için oyuna birazcık para harcayıp ondan sonra hiç savaşla ilgisi olmuyor. ama çok korkuyoruz biz yani. Ya öyle bizim de Ben dalga 429'da geçiyorum. hani 429'da bizim de öyle balinalarımız vardı. Yani oyuna para harcayan Eldarion diye bir tane balinamız vardı. Oyunun başından beri bizimle takılıyordu. Çok da iyi bir insandı İyi bir ama insandı ama hani savaşla, oyunla vesaireyle alakası yoktu. Sırf hani egosu olarak hani en güçlü hesap ben olayım krallıkta diye para harcıyordu.
Ama savaşta falan bir yoktu yani. Sonra oyunu bırakmak zorunda kaldı çünkü hani savaşması gerekiyordu. Eşleşmeyi etkiliyordu. Birazcık tepki gösterince oyunu bıraktı. Raporları atayım mı bendeki demiş Emin. At. Gazoza at. Açalım bakalım oradan. Ayarlı normalde fakat burada bize rallicilere veriyorlar. Garnizon ve rallicilere demiş Mert. Yani garnizon ve rallicilere ilk sıralamaları verirler Mert. Ama 10 kafa istediğin zaman KVK'da da yeterince kill yaptıysan 10 kafayı Verirler ya. almanı Niye sağlarlar yani. vermesinler? O çok sıkıntı olmaz. Zafer Ersoy KV demiş. Hoş geldin Zafer'cim ama tam olarak neden bahsettiğini anlamadım. Ama hoş geldin. Ne demek istiyorsan yapabilirsin. İyi yayınlar demiş Kaan Kargı. Teşekkür ederiz Kaan'cım. Sen de hoş geldin. Mert hangi krallık demiş Boost. Birazcık daha aşağı inelim. Kanalını yakından takip ediyorum demiş Semih. Hüseyin'e. Onlar yine bir aşk nefret ilişkisine giriştiler. İyi diyelim iyi olalım demiş Harun. Aman iyi olun. Zafer aleykümselam. Teşekkür ederiz dostum. Ya iyi yayınlar demiş. 1828'deyim demiş. KVK haritasını anlatır mısın? Kim düşman kim dost demiş Zafer. Birazdan ona döneceğiz. Hemen döneceğiz. Rapor falan gönderiyorlardı. Onlara bakıyorduk. Burak oyunda değildi şu anda. Ondan gelmeyecek ama Hemen Emin'den kısa bir gelecek. özet Sen yapayım. kısa bir özet geç. Chat bu arada akıp gidecek. Kusura bakmayın geriden takip edeceğim. Biz şimdi burada toprak kampıyız. 803 kralı ve 1420 olarak. İlk önce buradaki sol taraftaki muhabbet sonuna çıktık. Burada bizim de ateş kampıydı. Ondan sonra bunlar bizi biraz zorladılar. Japon krallığı burası. Çok kalabalıklardı. Neyse ama biz yine de hani direndik. O yüzden burayı aldık. Dün de bir gece operasyonuyla bu aşağıdaki kampı aldık. Yani ortadaki mabet sonunu aldık. Burada da düşmanımız rüzgar kampıydı. Bu rüzgar kampı ateş kampına göre daha güçsüz bir krallık. Yani daha Kamp. güçsüz bir kamp pardon. Biz de fırsat bildik. Gece de tam böyle onların çok da online olmayacağı bir saatte işte buraya Vattıfak'ın ikinci birliğimizin kalesini attık. Hepimiz burada bol yaptık. Kale kurulduktan sonra zaten rallilerle falan direkt erittik yani bu bölgeyi. O yüzden iki tane mabedi de almış bulunmaktayız. Bundan sonraki hedefimiz de buralara girmek. En sonunda Kings zaten. İşte buradaki müttefikimizden bahsedeyim. Çapraz müttefik yaptık bu KVK'da. Ateşle Ateşle Rüzgar Kampı. Bugün çok konuştuğum için boğazım acıyor. Ateşle Rüzgar Kampı, Toprak'la da Su Kampı olarak. Burası da Su Kampı. Onlar da bu tarafa çıkıp buraya puşlamışlardı ama benim şu anda gördüğüm kadarıyla Ateş burayı tekrar ele geçirmiş. Ay yav. Şöyle şeyleri de göstereyim. Merak eden kayıtlarını da göstereyim. Birinci bizim krallığımızdan Rock 1429'dan 1877 Ateş Kampı'ndan düşmanımız. Ondan sonra 23 Müttefik Su Kampı'ndan. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Vallahi unutuyorum şeylerini. 42 düşmanımız. 803 dostumuz. Nereye kadar ineceğim? İlk 300'ü göstereceğim mi mesela Ama böyle? öyle gösteriyorum. Chat Ama akıyor biz da. koalisyon olarak gene tembel olduğumuz için geride kaldık abi. Hem de savaşmaktan barbar kesemediğimiz bir... Anladım. İnşallah toparlarız. Rui iki kere mesela şeye gitmedik. Kalıntılara gitmedik savaş yüzünden falan. Genel olarak böyle şu anda kazanıyoruz. İnşallah da bu şekilde kazanmaya devam ederiz. Ecem demiş ki teşekkür ettim. Sanırım Guan daha iyi fikir olacak ve Valide Leo kasma şansı var demiş. O zaman oyuna birazcık iyi para harcaman koşuluyla Zenobia bile kasabilirsin. Yani piyadede eğer teknoloji fullüyorsan ya da full'e yakın bir seviyeye götürebiliyorsan Fetih sezonu KVK'sında Zenobia'da kasarsan hani çok güçlü olursun dostum. Tavsiye de ederim. Okçular için Ramses ne bu ikilisi salam gibi duruyor. Deneyin demiş. Sağlam. Sağlam gibi diyor. Hmm. Sağlam Biraz zaten. barbar keseceğim bu arada ben. Aleykümselam Memo'cum çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol desteğin Aa için. Memo teşekkür Ee, ederiz. Kaan'cım çok teşekkür ederiz. Mutlu Mutlu yıllar yıllar Didar. Didar demiş. Teşekkür ederim Kago. Sağ ol. Kaan'cım çok sağ ol. Cansınız ya. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Aynen hem Guan yarım daha basit demiş. Guan'ı yarım bırakmak doğru bir şey değil bu arada.
Leonidas'ı yarım bırakabilirsin. İlk iki becerisini 5 yapabilirsin ama şey değil yani. Bence Guan'ı yarım bırakmak çok verimli bir şey değil. Ben kullanıyorum. Ecem neresi sağlam demiş Abdülkadir. Ya da sağlam dediği için yanlış anlamış. Alınmış. Bilmiyorum, o kısmı tam Ya anlayamadım. ben acaba tipi mi Hızlı bir alsam? şekilde ilerlemem lazım. Biri piyadeye çöp mü demiş Alucard. Piyadeye çöp diyen biri yok ya. Ha, Cevabı size gazoz chatten verdim şimdi demiş Alucard. Hemen bakalım oraya da. İyi yayınlar, komutanlarınızı görebilir miyim demiş. Selim'in Ponçik Cemresi. Gösterelim. İdar, komutanları açabilir misiniz tabii. efendim? Okçuda sağlam istiyorsan Artemis kas bence demiş Buz. Doğrudur. Sapıkalu geldi demiş Burak. Evet, sonunda geldi yahu. Günde bir uğradı, kayboldu. Kayıp ilanlarına hemen adını yazdık. Chester da kayıp zaten kaç gündür. Yeni komutanlar hakkında bilginiz var mı? Daha oyuna herhangi bir sızıntı Galiba gerçekleşmedi. yarın sızacak ya. Ama umarım yarın sızar ya. Yarın da çalışmıyorum. Videosunu yapmak istiyorum sızdığı zaman. Bakalım nasıl olacak. Attığım Komutanlarım bu gif'e bakın, şekilde. hemen koşun demiş. Ecem, yeni Açacağım şimdi. komutanlar yarın gece belli olacak ayrıntılarıyla demiş Alucard. Büyük bir merakla bekliyoruz. Döngü yapmaya çalışıyorum. Barış koruma Ağlaya gelecek mi ağlaya. piyadenin komutanları demiş Burak. Ben zannetmiyorum. Yani bence savunma ve çok yönlülük savunma dedim ya. Allah mı söyletti ya? Aa. Neyse, şey bekliyorum. Destek ve çok yönlülük bekliyorum ben piyadeden ama inşallah gerçekleşir. Ecem diyorum ama Harun olduğuna yemin edebilirim, ispatlayamam demiş Alucard. Bu arada zaten öyle, kendisi de söyledi. Hani hesabının adının bu şekilde olduğunu söyledi. Zafer, bir gece ansızın gelebiliriz demiş. Nereye? Nereye gelebilirsiniz Zafer? Kale konumlarını nereye göre atıyorsunuz? Neye dikkat ediyorsunuz demiş. Bu Emin'in cevaplaması Emin soru bence. buradaysa, Emin cevap vermek istiyorsa yazsın Kopernikus. Burak'cığım çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Bu boku bana yollamamışsındır diye düşünüyorum. Gazoz Chess'e attığım gif'i Burak gösterin demiş teşekkürler. Alucard. Alucard'cığım Göstereceğim çok teşekkür şimdi. ederiz. Çok sağ ol sen de. Desteğiniz Demin için çok açtım da sağ olun dostlar. açılmadı. Teşekkürler. Hüseyin, doğum gününüz kutlu olsun Didar Hanım demiş. Ya. Hüseyin'cim, sana da çok teşekkür Şişko. ederiz. Çok Teşekkür sağ ol. ederim. Allah arttırsın demiş. Teşekkür ederim. Boost, inşallah Tuğkan diyelim. gene makineye bağladı. Teşekkür Farkında ederiz mısınız? anlatım için demiş Zafer. I'll go home demiş. Margot Morgot yine welcome. gelmiş. Hüseyin'le uğraşmaya başlamış. Welcome Morgot. Hi bro. Emrah. Teşekkür ederim Emrah. Emrah, Sağ ol. hoş Çok geldin dostum. teşekkürler. Herkese selam dostlar. Aleyküm selam. Yenge, doğum günün kutlu olsun. Hepiniz seviliyorsunuz. Sizi izlerken barbar kesiyorum demiş. Valla ben de barbar. Gife Valla bak gife. hızlandırmam ve cevherim bol olsun Emrah'cığım. Ben Kim baştan çöp? Aha bu süvari. Piyade çöp. Aynen çöp. Ha Alex. Ne olmuş? güzel gif olmuş bu harbiden. Ha, teşekkür ederim. Ee, Oy. Çok Dostlar güzel. gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kesenize bereket. Okçu Ramses, ne bu? Biraz da sanki Marul'a da benziyor gibi demiş. Bence Marul'a bir şey benzeteceksek yeni gelecek Aztek komutanını benzetebiliriz ya. Marul gibi tipi var herif. İnsan katil kullanır be Hüseyin demiş Semih. Abdülkadir pardon demiş. Ben chatten bayağı bir koptuğum için Tuğkan toparlayamıyorum. gene yetişmedi. Yarın sızmayacak ki Lilith açıklayacak demiş Semih. Öyle mi? Ya Semih, şöyle bir şey oluyor ya, 1093'ten becerileri bir gün önceden, 2 gün önceden Hmm. falan sızdırıyorlar ya. Ben onu bekliyorum açıkçası. O hani şey olsun, düşsün, hani direkt o fotoğraflar üzerinden Türkçe'ye çevirip konuşalım. Hani komutanların etkisini değerlendirelim istiyorum. Çünkü genelde yeni gelen bütün komutanlara onu yapıyorum yani. O içerik için bekliyorum. 1823'ten selam müttefik demiş Kutluhan. Aleyküm selam dostum. Selamlar Kutlan. Direkt kampta mıydı 23? Yoksa diğer Su kampında. diğer kampta, Aha. müttefik kamp. Aleyküm Selamlar. selam Bizim Kutluhan'cığım. ikimizin yani toprakla su kampına bir şey dedik işte B4'le DC'de açıldı çamur. Birliğimizin Ha. adı çamur. Toprak ve su Hı. ya. Anladım. Şey yapmışlar.
Çamurla ateşi dövüyoruz diyor bunu yani. Çamurla ateş ve rüzgarı yok ettik. Üstüne attık, anlıyor musun? Ateşin üstüne Anladım. atıp söndürdük. Rüzgara ne yapabilir? İşte Gerçekten. o şöyle, siz ateşin havasını kestiniz. Rüzgar da sizi çömlek haline getirdi, kuruttu. Öyle yani. O kadar olur yani. Çok Ha. bir şey olmaz yani. Yani cırcır böcek öttü, fark ettin Tabii mi? yani hani işte niye bunun hayalinin peşine düştük onu anlamadım ki ben. İngiliz anahtarını yayına yakıştırdı. Ay ne güzel de Hüseyin'le ses Semih'in çekiyorlar. inceden aşkı hala sürüyor. Ecem Demir'i geri çekmiş yazdığı yorumu. Gif'e bak çok iyiydi demiş Boost. Aynen. Efsane GIF gerçekten. Dur yenge yoksa yetişemeyecek çete demiş Harun. Doğru söylemiş. Efsane GIF denmiş. İddia için Android program yazmıştım bu hesap. Onun için yani demiş. Valla iddiadan çok para kaybediyor insanlar ya. Yapmayın öyle şeyler. Ben bak bir şeye tutuluyorum. İddia oynama olayına tutuluyorum. Bir Bitcoin'den böyle para çevirme işine Aha, tutuluyorum. Charlie geliyor. Yani Kız insanlar 28'eme de Atilla batıyorlar açmazsın. vesaire. Yazık günah Tatsız. be. Yazık günah be. Helal be. Şeye de bak, Martel koymuş. Helal lan. Bu arada Burak diyor ki Gif'i kapat artık cümle alem gördü diyor. Neyse abi şöyle bir şey yapacağım. Seriden inmeye başlayacağım. Yine yetişemiyorum, evet. Akıp gidiyor. Yavaş modu açmam lazım. Dikkat ettiniz mi? Çoklu barbar kesme eskisi gibi değil. Barbarlar artık eskiye göre daha çabuk geri dönüyor demiş Emrah. Hem daha çabuk geri dönüyor hem biraz daha birbirlerinden uzak duruyorlar. En iyi ihtimalle 2-3 barbar birbirine yaklaşıyor ama daha fazlasını birbirine yaklaştırmak çok kolay olmuyor. O yüzden oyun bunu birazcık bozmuş durumda ama yine de az eylem puanıyla bir miktar daha fazla kar elde edilebiliyor. Ay. O yüzden free to play için iyi bir durum. Kutlağın çamuru iyiymiş demiş. Aynen. Ben piyadeci sıfırlamıyorum ama gördüğüm her süvari yanıyor demiş Abdülkadir. Abdülkadir'le Alucard bir oldular. Burak'la uğraşıyorlar gibi geliyor bana ama. Burak güzel bir kurgu yap sana süvari gif yapayım demiş Alucard. Şeyi yapabilirsin ya, he he var ya böyle. Neydi o şeylerle Kaan ben Mecnun'da? otobüsteyim kaçıyorum 11 saat yolculuk Ay nereye başladı iyi gidiyorsun yayınlar Kako? öptüm hepinizi demiş. Dikkat et Kaan'cım kendine, 11 iyi saat nereye yolculuklar. gidiyorsun? Nereye İyi gidiyorsun? yolculuklar herhalde tatile çıkıyor Kaan'cım. 11 İyi saat nereye tatiller gidecek diyeyim. ki Ne bileyim artık Bursa'dan? Antalya'ya mı gidiyor Ha, bir olabilir. yere gidiyordur yani Kız Mersin'e Antalya'ya gidiyordur. gidiyor musun? Mersin'e Burçinleri ara. gidiyordur. Fethiye'ye gidiyordur. Ama Bir evet, yerlere olabilir. aşağıya doğru iniyordur yani. Ya da direkt Artvin'e doğru falan gitse yine sürer yani o kadar diye düşünüyorum. İyi yolculuklar Kaan'cığım çok teşekkür ederiz. Görüşürüz Kako, dikkat et Kendine iyi kendine. bak. Maskerini Kamran iyi çıkartma. akşamlar iyi yayınlar demiş Kamrancığım. Hoş Çok teşekkür ederiz geldin. hoş geldin. Çok sağ ol. Tümüye özel yap. Abi ben hakkınızı helal edin ama hızlıdan Sağ ol. indim en Sağ aşağıya ol okuyacağım. Kokocuğum. Çok... Mutlu yıllar demiş Kaan bir aşağı inerken. Yenge bir anda ralli görünce Adanalı oldu. Ralli geliyor geliyor diyor. Geliyor. Ya bazen böyle konuşuyorum, hoşuma gidiyor ya. Bir yerlerden duyup kulağımda şey yapıyor. 28M falan da iyi askeri varmış demiş Semih. Askeri iyi ise teknolojisi daha kötüdür de. Oluyor bu. Hani teknolojik puandan almamış, askerden almış. Deminki sorumu şöyle değiştireyim. Çok kararsızım. Ondan kusura bakmayın. Bütün okçu Ya. komutanların full e, Nebukadnezar veya Cyrus açık ve 700 heykelim var. İlk hangisi chat'tekilerden de fikir alırsam sevinirim demiş. Ya Cihat şöyle hani Osiris maçlarında falan da rallisini kullanacaksın Nebukadnezar'ın. Açık alanda da öyle kötü bir performansı yok açıkçası. Yeri geldiğinde çok böyle odak almayacaksan Nebukadnezar YSG ile hayvan gibi kill kasabiliyorsun. Diğer şekilde hani odak alabileceğin senaryolarda Ramses veya Artemisia ile biraz daha tanklaştırdığın bir şey yaratabiliyorsun. Veya onları başka kıtalarında kullanıyorsan arkasına mesela El Cid koyabilirsin Nebukadnezar'ın. Yine savunmasını arttırırsın, tanklık verirsin. Bir süre öyle kullanırsın. Cyrus'u da ondan sonra kasarsın ki Cyrus bence yine hani beraber kullanıldığında Nebukadnezar'la büyük işler yapabilecek durumda. Bence ikisini de kasmalısın ama ne bu bence bir adım önde. My beautiful egg. Ama hiç böyle Osiris maçında bile rally açmayacağım hiç umurumda değil falan filan diyorsan yani
belki Cyrus Baksana. önce kasıp deneyebilirsin. Yekin ölüsü de Çünkü ondan Cyrus'u oldu. çok az kişi kullanıyor. Ben Cyrus'un Nebukadnezar'la birlikte açılmış rallilerini Osiris Ligi'nde çok çok daha fazla etkili olduğunu gördüm. Onu Kuzey. söyleyeyim. Ee, ilk Nebu, ondan sonra Cyrus yapar. O konuyu atlayalım. Herkes zaten bir Nebu'ya yükselmiş cevap olarak. Nebu, Cihat Nebu tabii ki hem alanda hem rally demiş Semih. Alucard Nebu kas Cihat piyadeden kan alıyor meydanda. Nebu gördüğüm yerde yaklaşasın bile gelmiyor demiş. Alanya'ya diplomamı alacağım. Bir de küçük çaplı tatil demiş. Oo, Oo, iyi süper. eğlenceler. Neler? Ruslar gelmiş diyorlar Alanya'ya, doğru mu Kaan'ın Kaan'cığım? İngilizcesi de zaten süper. Güzel tatil, hadi iyiyiz. İngilizler de zaten Alanya'da tatil yapmayı çok seviyor. Olmadı Jiyek'i de çağırsaydın Kaan. Yazık değil mi la? 28 adamı Atilla Teke'de demiş Burak. Adamsınız piyadeler demiş Abdülkadir. Nebucan tabii ki demiş Boost. Nebucan'ın hasarı çok yüksek ama kolay eriyor. Doğru. Nebu'yu bence Ramses ile kullanın demiş Ecem. Ya işte Nebu'yu biraz daha dikkatli kullanmak gerekiyor. Eğer odak almadan savaşabileceğin yer varsa YSG ile kullanabilirsin. Ama odak alacağın bir yer varsa ister Ramses'in hani beraberinde kullan, ister hani şeyiyle beraber kullan. Artemisia ile beraber kullan. Ama zaten iki temel taşı yani okçunun. Alana çıkan, odak aldığında aşırı dert yaşamayan. Cihat herkese çok teşekkürler demiş. Rica ederiz hep birlikte. Herkes katılmıyorum ona. Ramses'i kesiyormuş. Kesiyorum. Ne bunun yanına girince bile canım sarıya iniyor demiş. Ya ben acaba daha yüksek Ha, barbarları Ecem'e mı demiş kessem ya? Alucard. Momajiyek demiş Morgoth. Amacı. Mustafa'cığım çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Hoş Ya geldin. Mustafa, teşekkürler. Mustafa, burnun ağzın yok Mustafa. O ne? Tövbe Ben de estağfurullah. buradayım diyor, anladın mı? Ben de buradayım diyor. Acaba ben şuraya gidip yüksek seviyeli mi Ben en kessem? son Antalya'ya gittiğimde 12 yaşındaydım demiş Uçan Gergedan. Yani Uçan Gergedan, sen 12 yaşında olduğunda Antalya'daysan bir gergedan olarak Antalya'da bulunabilmen için bundan bir yaklaşık bir 5000 yıl öncesinden falan bahsediyor olman lazım. Ben sana diyeyim. Zaten şu anda dünyada Ha. çok az gergedan kaldı. İyi. Kız 6 puan fazla kasacağız. Ben niye burada kesiyorum barbarı? Boost ne bu YSG Ramses Artemis demiş. Boost'cum şöyle bir durum var. Ramses de Artemis de birinci komutan olarak alana çıktığında alanda tutunabiliyor. Yani bunları birbirinden bölüp diğer ikiliyle kombin edebilirsin. Mesela Artemis'in arkasına işte Nebu koyup Ramses'in arkasına YSG koyabilirsin. Ya da YSG'yi Artemis'in arkasına çekip Nebu'yu Ramses'in arkasına çekebilirsin. Böyle daha dengeli ve daha hani yıkıcı bir şekilde çıkabilirsin alana. Ben Antalya'yı hiç görmedim demiş Aras. Antalya. Abi Antalya öyle hani gidip görülecek bir şey değil. Tatil için uğrayacağım bir şey ya da iş için uğrayacağım bir şey. Ben okul için uğramıştım. 4 senemi geçirdim. İyiydi yani. Yes. Yukarıya TP atalım. Ne oldu? Savaş mı var? Sen bir şey mi anlatmak Savaş istiyorsun? yok. Şöyle daha yüksek seviyeli barbarları kesin. Ha, sen farmer'a Ya bağlayacaksın yani. şöyle, biz geçen Emin telefonda da konuştuk. Abi hızlandırmalarımız bitti. O da dedi Anladım. ben de keseceğim dedi. Dedim güzel fikir. Baksanıza hızlandırmam bitti hastane çıkarmaktan. Benim de öyle oluyor. YSG'de ne bu da odak yer çünkü çok kırılgan. Bence Ramses önde, arkada ne bu mantıklı demiş. Ya bazı insanlar yani okçu oynayan bazı insanlar yerine göre odak almadan savaşabileceği bir ortam bulduğunda ne bunun arkasında YSG kullanıyor. Bunu şey gibi düşünün. Bu duvardaki Jiangyu'nun arkasında işte YSG kullanıp hemen beceri atıp geri çekilen tipler var ya. Çok hızlı beceri atıyor diye. O tarz bir eğilim gibi düşünün yani. Gir çık yaparak çok hızlı ufak ufak kill tırtıklama. Bu anlamda kullanabilirsin. Ama bunu alanda yapamıyorsan, çok kalabalık ve okçuyu çok fazla odak alabilecekleri pozisyonu yaşanıyorsa tabii ki daha safe seçeneklerle alana çıkmak önemli. Mustafa acıktık ya demiş.
Hayda. Hayda. Dur daha yayın yeni başladı ya. Yayının bir 3. 5. saatinde bu muhabbeti yapıyoruz önce. Şimdi biraz şey yapmayalım. İnsanlara yayının başında eziyet çektirmeyelim. Biraz daha acıksın herkes, öyle konuşalım. Şu önümüzdeki çember savaşı çok sinir bozucu demiş. Kim, Önümüzdeki çember savaşı çok mu sinir bozucu kim sence? demiş? Beast de öyle demiş. Ya Yani bizim önümüz. Ya yok ya, ne oldu biliyor musun? Bence şöyle düşün. Aslında bunu söylemek çok istemiyordum ama karşı taraftan biraz bilgi sızdırıldı. Bayağı moralleri bozulmuş. Sonra şey yani ağızlarının tadı bozulmuş. O yüzden yani tabii ki yine savaşacaklardır da psikolojik olarak yıpranmış durum. yani sadece psikolojik olarak değil. Tabii. Bir de onlar KVK'ya girmeden önce ilk KVK aşamasında çok fazla reseslerini ve hızlandırmalarını yediler. Kime baksak işte herkese spy atıyorduk oradaki. Resesleri yok yani. İsmail Yavuz, ben Antalya'dayım gelmeyin geberiyoruz sıcaktan demiş. Aa canım an. Vallahi Antalya'yı sıcağıyla seviyoruz abi. Abi Antalya sıcak falan ama şey oluyor, insanın mutluluğunu arttırıyor şehir böyle. Durduğun yerde mutlu olabiliyorsun yani sıcaktan. Terlerken birazcık söyleniyorsun ama mutlu yani insanlar genelde. Abi yardım edin, Çinliler bana savaş ilan etti. Sıfırlandım, sürekli kalkan He he basıp ha ha yine mi? ışınlanıyorum. Kalemin önünde onlarca kıta bekliyor demiş heha. Vallahi Heha, alacaksın. sen Mert'in yolundan ilerliyorsun. Düzenli olarak sıfırlanma eğilimindesin. Güzel bir alışkanlık. Şey olur. Değişiklik olur yani. Her komutan tarafından sıfırlanmış olursun. Şey olur yani. Bilgi birikimi oluşur yani komutanlara yönelik. Mustafa Birol oyunu mu bıraktı diye sormuş Cihat. Kim? Hiç bilmiyorum Mustafa Kim? Birol kim ki? Ben de bilmiyorum. Tanımıyorum ben. Mustafa CK kimin doğum günü bugün demiş. Benim doğum günüm Didar'ın doğum Mustafa. günü Mustafa. Doğum günü. İzmir'de yanıyor diyor Burak. Hamam böcekleri ile aran nasıl Burak? Ama bir şey Sıcaktan söyleyeyim mi etkileniyorlar mı Burak? onlar da? Antalya'da da çok fazla öyle uçan şeklinde böcekler var. Bir de şey kırmızılar biliyor musun? Hani siyah da değiller abi. Kafayı yedirtiyorlar insan. Kocaman falan. Ay tamam tamam neyse. Uçan gergedan, senin yayına gelmeyeceğim artık. Gerçekleri çok yüzüme vuruyorsun. Benim dedem dinozordu. Aklıma onu getiriyorsun diyor. Niye canım, hala yaşayan dinozorlar var. Timsahlar dinozor mesela, uçan gergedan. Sıkıntı yok yani. Senin soyun da evrile evrile devam ediyor. Allah'ım bir abşurda fırtına çıksın demiş Burak. Maşallah maşallah, isteklere bak. Oğlum çarpılacağız lan topluca, Burak neler söylüyorsun? İzmir kaç derece, Antalya kaç derece mesela yani? Şu an durumlar ne? Burak, İzmir mi yanıyor yoksa sen mi demiş Semih. Burak ateşli erkek ya, Semih'i de etkiledi hemen baksana. Antalya'ya çok değil de Bodrum'a gel, her türlü gideri var demiş Mert. Ben de hep ateşliyim diyor. Tövbe estağfurullah, ne oluyor ya? Doğum günün kutlu olsun Didar Hanım demiş Mustafa. Teşekkür ederiz Mustafa'cığım. Didar bir telefon geldi, konuşmaya gitti. O yüzden şu an yayında değil. Hüseyin, birini banlamışsın galiba ama ne oldu bilmiyorum. Harbi o hız ne ya demiş. Hız kalmadı evet Didar'ın hesapta. Ben Bursa'da yaşıyorum. Akrabam 20 TL'ye mal olan gözlemeyi 100 TL'ye turistlere satıyor demiş. Ben yine chatte kayboldum. Ne bu YSG, Ramses El Cid, Artemisia Tomris, Okçu olsam 3 kıtam böyle olurdu demiş. Olabilir. Güzel seçenekler. Ama ne bu çok kırılgan olacak. Yine de. Alucard'cığım. Ama şöyle bir şey var. Aslında Alucard'ın yazdığı yanlış değil. Yani bu 3 kıtayı bu şekilde kombinlemek yanlış değil. Nedenini hemen izah edeyim. Şimdi birisi senin Nebukadnezar'ın kırılgan olduğu için direkt ona odaklanırsa senin Artemis'in öyle fazla vuruyor ki. Yani oradan verdiğini Artemis'ten çok fazla alacaksın. Artık buna yeni oyuncular, hani daha doğrusu eski oyuncular buna uyandı. Hani oyunu biraz daha bilen insanlar uyandı. Nebu'yu biraz daha serbest bırakıp Artemis'i ilk önce imha etmeye çalışıyorlar. Çünkü Artemis çok fazla rahatsız ediyor. Nebu YSG beceri at kaç yapınca çok
yapınca yok ediyor ondan demiş Boost. Yeni komutanlar ne gelir sence demiş Aras. Çok yönlülük ve destek ağacı bekliyorum. Biraz da böyle şey gibi olursa Ramses ve Artemis gibi açık alanda da kullanılabilir. Başka yerlerde de yine kullanılabilir bir şekilde olursa güzel olur diye düşünüyorum. Elsen hoş geldin dostum. Nasılsınız? Doğum günü çocuğu ne haber demiş. Didar şu anda telefonla konuşuyor. Arkadaşları vesaire falan aramaya başladığı için onu şu an yayından almış durumdayız. Ben chat'i bir yavaşlatmak için bir el atacağım. Çünkü şu anda chat'e yetişemiyorum ve chat'in hızını yavaşlatmam gerekiyor. Ne yazık ki. Chat'i yavaşlatmış bulunmaktayım. Bir de böyle yetişmeye çalışalım bakalım. Bu dediğinin antik kalıntılarda yapmıştım Herald ile. Dokunur dokunmaz skill atıyor Herald. Vurkaç yapmıştım. Onunla iş görüyor. Okçuyu iyi korumak gerekiyor. Ben okçudan piyadeye döndüm demiş Ecem Demir. Ya kaynak sıkıntısı yaşamadığın sürece yani farm hesaplarının olduğu sürece süvari oynamak bence hala çok çok mantıklı ya. Herald Swarm yemezse yarım komutan demiş piyade. Aynen Alucard. O yüzden kasmaktan çekindim yani ben de. Güzel tabi piyade oynuyorum baş düşmanlarım demiş. Herald çok iyi demiş Abdülkadir. İşte vurdukları sürece iyi, vurmadıkları sürece o kadar da iyi değil yani. Ecem piyadeye geçerek en doğru kararı vermişsin demiş Semih. Semih de piyade olduğu için milleti gazlıyor ha. Oyuna yeni başlayacağım sıfırım demiş Utku Gökhan. Oyuna yeni başlayacaksan aha bir şey gelmiş bir dakika. Chester gelmiş. Aleykümselam Chester kaç gündür yoksun? Dolar kurunu, euro kurunu alamıyoruz. Vallahi seni çok andık bu arada. Hoş geldin tekrardan. Aleykümselam. Utkucum oyuna yeni başlayacaksan ve sıfırsan birazcık şeyi araştırman gerekir bence. Jump yapmanın ne olduğunu araştırman gerekir. Hangi medeniyet başlamanın neden iyi olduğunu araştırmak gerekir. Hani mesela en basitinden başlangıç medeniyeti olarak Çin veya Almanya'yı öneririm. Ama birazcık işte şeyleri izle. Hani benim de yapmış olduğum içerikler var. Başka Rise of içeriği üreten Türk YouTuber'ların da yapmış olduğu içerikler var. Güncel videoları izle. Yani yakın tarihli videoları izle. En azından bu sene içinde yapılmış olan videolar olsun. Yakın zamanlı videolar olsun. Oyunu birazcık videolardan takip et. Biraz aklında fikir oluşsun. Yani bir otursun. Oyunun mantığı vesairesi. Ondan sonra başlarsan daha iyi olur. Ya da başla tecrübe et ondan sonra tekrar başla. Ama ikinci kezden fazla başlama. Yani insanlar mesela şey döngüsüne düştüler son dönemde. Sürekli oyuna yeniden başlayıp yeniden jump yapıp daha iyi jump yapmalıyım. Daha iyi başlamalıyım. Bak bu olmadı ilk hatamda yeniden başlayayım falan döngüsüne düştüler. Bunu yapmayın abi. Ben mesela oyuna başladığım hesapla hala oynuyorum. Herhangi bir şekilde yaptığım hataları da hani telafi etmek için baştan başlamak yerine bunu bir emek düzeni olarak gördüm. Yani istikrarlı bir şekilde yapılması gereken bir şey olarak gördüm. Bugün hata yaptıysam bundan ders aldım. Yarın yapmamaya çalışarak o şekilde ilerledim. Onun sonucunda da oyunda hatırı sayılır bir bilgi birikimiyle hani bir şeyler yapabildiğimi düşünüyorum açıkçası. Beast demiş ki yağ sıkıntı şu alanda üstünlüğün de olsa daha güçlü de olsan kralın toprakları açılana kadar o geçitteki kaleleri yok edemiyorsun demiş Beast. Yani geçidi yok edemezsin ama geçidi alıp içeriye doğru girebilirsin yani Beast'cim. Bunu daha önce yaptık 429'da. Hani 1860'daki son KVK'da da yaptık. Yapılıyor yani sıkıntı değil. Chester'a hoş geldin demiştik zaten. Adamla aynı memlekette. Neyse. Kendi aranızda ettiğiniz muhabbetleri birazcık hızlıdan geçeyim de chat'e yetişeyim diye düşünüyorum. Yeni gelecek ilk komutan piyade. Evet rotasyon piyadede olduğu için Abdel o şekilde gelecek. Kanyonda bir ıstas değil. Kanyonda yendiğim adamlar topta beni top diye sektirir demiş. Alucard evet kanyon oyunda bir kıstas değil dostlar. Hatta kanyon oyunda o kadar gereksiz bir şey ki ben sadece hiç kimseye bakmadan kazanıp kazanmadığımı önemsemeden günlük hakkımı harcayıp çıkıyorum. Çünkü ilk 5'te olmadığın sürece kanyondan hani günlük altın anahtar almıyorsun. Gümüş anahtar alıyorsun.
İlk 5'te kalmak da zaten çok büyük bir uğraş gerektiriyor. Yani son saniyeyi bekle, son saniyelerde hakkını harca vesaire falan. Onunla uğraşmanın da bir anlamı yok yani bir tane altın anahtar için. Güzel yorum. Hoş geldin dostum. KVK 3'te kazanan birinci birliğe ne gibi bir hediye veriliyor? Şu anki ilk KVK'yı kazandık ve birinci sıralamadaki birlikte yer aldım demiş. Ya çok öyle olağanüstü bir ödül sistemi yok yani. Hani böyle uçan kaçan bir şey olmayacak. Hatta benim oynadığım döneme göre ödüller biraz daha düşürülmüş durumda. Ama 3. KVK'da şunu yaşayacaksın. Free to play için çok uygun bir KVK. Yani daha az yıpranacağın, daha az yıpranmayla bir şekilde KVK'dan verim alacağın bir KVK olduğu için kafan çok dingin olacak, rahat olacak. Farm yapmaya açık olacaksın. Antik kalıntıla hani tek kıta girip kill kasma ile geçecek bayağı bir zamanın. Hani bayağı senin için keyifli olacak. Mümkün olduğunca hani aksiyonları takip etmeye, online olmaya ve keyfini sürmeye çalış. Yani bir yerden sonra tek düzeliğinden dolayı sıkılıp biraz oyundan kopmalar yaşanabiliyor. Rehavete kapılabiliyorsun. Rehavete kapılmaman çok önemli. Çünkü 3. KVK hesabını beslemek için çok daha uygun birinci ve ikinciye göre. Chester toparlanmaya çalışıyorum abi. YKS 2022 bekle beni diyor. Chester sen bu sınava girdin mi? Girdiysen neler oldu? Ya da senin bir senen mi vardı? Onu bilmiyorum. Okçu dolmaz, süvari de olur. 30M veya 50M olunca okçuya geçebilirsiniz. Yoksa gelen gidenden tokat yersiniz demiş Abdülkadir. Genelde okçu hesapların yaptığı şey hani YSG kastıktan sonra ya Saladin kasıp bir süre süvari gibi oyalanmak ya da Alex kasıp bir süre piyade gibi oyalanmak. T5 olayını halledip birazcık da işte komutanları ayara getirdikten sonra yavaş yavaş okçu komutanlarını sahaya sürmeye başlıyorlar Artemis ve Ramses'le birlikte. Ben gazlamıyorum bu arada. Ecem kendisi diyor piyade efsane ikili geçmişim, iyi ki geçmişim diye diyor Semih. Yani para harcadığın sürece piyade güzel. Sanayide tanıdıklarım da var. Chester demiş. Bırak. İnsanlarla uğraşmayı bırak. SkyX Wolf merhaba iyi yayınlar demiş. Hoş geldin dostum. Merhabalar. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Merak ettim. Alışıyorsun merak etme alışıyorsun bir süre sonra demiş. Mert sıfırlanmaların adamı. Abi ben affınıza sığınarak seriden aşağı doğru gidiyorum. Kusuruma bakmayın. Hakkınızı helal edin ama atladığım bir şeyler varsa tekrar yazın. Çünkü chat'e bir türlü yetişemiyorum. Geride olunca da bu sefer tempo kaybı oluyor yayında. Adamsan konum at ve bu zevki tek başına yaşama biz de tarih izleyelim istemiş Alucard. Biz de izleyelim nasıl bir delikanlı olduğunu tarihe geçersin canlı yayında yaparsın bu hareketi demiş. Alucard konum istemiş. Mahvoldum bugün ikinci 20'lik dişimi çektirdim. Daha 2 tane daha var. Beynim patlayacak ardından demiş Yoda. Ya sen yeşil adam değil misin Yoda? Çek ışın kılıcını kes al oradan dişi ya. Dişçiye ne ihtiyacın var senin? Geçmiş olsun kanka demiş Burak. Aynen geçmiş olsun bu arada şakası bir yana Yodacım. Evet dilden girdim ben demiş Chester. Ha dil mi okuyorsun? Kötü mü geçti? Seneye bir daha mı gireceksin yani? Hadi at konumu da savaşçı görsün yayın demiş. Sağ olun teşekkürler demiş Yoda da. Ya o kadar da birinin 78 hesabı olmaz. Ya o kafada birinin 78 hesabı olmaz demiş Elsen. Ee, para harcamadan en güzel ikili AT gerisi boş zaten Tukan demiş. Lanet olsun bildirim atmadı adam demiş. Şezar yayın bildirimi mi gelmedi? Vallahi bu sefer yayını bayağı önceden kurdum. Bildirim gelsin insanlara diye ama ne oldu ne bitti bilmiyorum. Sen bozma bizi demiş. Kökünü kazıyoruz burada. Adamın sırrını bozuyorsun demiş Burak. Videoları ve şöyle bir saniye. Videoları ve canlı yayınları OBS'den mi yapıyorsun demiş SkyX Wolf. Canlı yayını OBS'den yapmıyorum ama videoları OBS'den yapıyorum. Alucard KVK nasıl gidiyor? Hala savaş yok mu demiş Ömer Faruk. Tuğkan Çetin sonunu görebilecek mi acaba demiş Semih. Göremeyeceğim.
Göremez demiş Burak zaten. Farm atıp çıkıyorum. Ömer sen hesapla nasıl bir heyecanlı KVK oynadığımı demiş. Ama böyle susarsanız yetişecek demiş Burak. Kahraman Marşı'nda öyle askerler geri gelmeden göç edince yine yarısı mı geliyor bilen var mı demiş Hüseyin. KVK bittikten sonra yarısı geliyor. O KVK bittikten sonra birkaç gün sonra geliyor. Tuğkan bence sorun bizim hızlı yazmamızdan ziyade sen bazı sorulara bazen biraz uzun cevap veriyorsun o yüzden geri düşüyorsun demiş Elsen. Ya işte herkesin cevap verebileceğim bir şey varsa onlara cevap veriyorum. Diğer şekilde hani okuyarak devam ediyorum aslında. Seslendiriyorum bir yandan. Nerede savaş? Ehe konum Nirda demiş. Ehe kaçtı galiba. Arkadaşlar sorunuz varsa sorun demiş Semih yetişmeyeyim diye. Morgoth Türk arkadaşlar 1929 savaşçı alıyor seni bekliyoruz demiş. Morgoth bu arada yabancı hani sırf trolüne yazıyor. Böyle bir ilan şeklinde 429'un politikası yok. Semih sizin orada nasıl? İyi vallahi burası çok sıcak zaten. İzmir çok fena yanıyoruz. Evet içimden geçtiler abi. Hala kendime gelemedim demiş Chester. Geçmiş olsun ama bir sonraki sene halledersin diye düşünüyorum. Bir de hani dilden gireceksen hani çalışacağın alan biraz daha kısa ya şey anlamında hani herkes çok daha geniş şeylere çalışıyor. Tarihidir, matematiğidir vesairedir. O anlamda biraz daha rahat olursun diye düşünüyorum önümüzdeki sene için. Biz de yanıyoruz demiş Semih. Yok yetişemeyecek merak etme fakat bir dakikası var demiş Mert. Edin muhabbet edin ben de hızlı inerim aşağı. Yeşil Minnak seninle buluşabiliriz demiş Burak. İkiniz de mi İzmir'desiniz? Ömer Örnek hoş geldin dostum. Aleyküm selam nasılsın? Keyifler nasıl? Siz yazın moderatörler biz yazamıyoruz yasak var demiş Mert. Neyi yazamıyoruz? Mert'cim ne oldu? KVK 3'te ölen askerler geri dönmez değil mi demiş Abdel Salam dönmüyor. KVK 4'ten itibaren bu fetih sezonu dediğimiz Kristal KVK'sından itibaren dönüyor dostlar. Bu arada reklamlara bir dalalım hızlıdan. Sevgili dostlar canlı yayınımızda bulunan yayından hoşlanan dostlarımızın bir beğeni bırakması yayının daha fazla dostumuza önerilmesine sebep oluyor. Böylece daha fazla dostumuzun gelip muhabbetimize katılmasını sağlayabiliriz. Bir beğeni bırakarak destek olabilirsiniz sevgili dostlar. Dönmez mezara direkt KVK3 askerleri demiş Semih. Okçu oynamak da tek iyi şey MG ve azınlık olduğundan değerli oluyor demiş Elsen. Ya şu anda bütün balinalar yavaştan okçuya doğru geçtiler. Çünkü rally lideri olmayı seviyor balina oynayan. Yani para harcayarak oynayan insanların çoğu. O yüzden bizim birçok süvari balinamız şey oldu yani okçu oldu mesela. Osmanlı'ya geçti vesaire. Rally lideri olarak devam etmek için. Yani ihtiyacımız olduğu için daha doğrusu yani hani okçu rallileri de kullanılması gerekiyor sonuçta. Ama eskiden biraz daha kolaydı o işler. Kahraman Marşı'ndaki ölülerin o krallıktan göç edersen geri geliyor ama KVK bittikten sonra demiş SkyX Wolf. Aynen öyle söylemiştim diye düşünüyorum. Burak sen İzmir'de miydin demiş TRO'da. Aydın'da adam 45 dakika süre var Aydın'a gitmem demiş. Burak Diyarbakır'a ne zaman gidiyor demiş Semih. Hayda. Diyarbakır değil Antep değil miydi ya o yemek yemeye? Aynen Burak da öyle demiş Antep değil miydi diye. Yok yavaş mod açık bir dakika bekletiyor yazdıktan sonra demiş Mert. Aynen bir dakika bekletmeye aldım ona rağmen bir şekilde yetişmeye çalışıyorum. Kafa gitti kanka demiş. İbrahim Büyüker gelmiş. Hoş geldin dostum. Ramses YSG fullledim. Artemis mi yoksa Nebo mu arasında çok kararsızım. Bence Artemis kasmalısın dostum. Artemis'ten sonra Nebu kasabilirsin tabii ki. Çok kararsızım hala. 5-5-1-1 Artemis arkası 5-5-1-1 Elcit iyi olur mu demiş. Yani sen önce bir Artemis'i hallet ondan sonra Nebu kas. Elcid'in de altın anahtardan zamanla iyi hale gelmesini bekle dostum bence. Sıcaktan nem var nem demiş Burak. Çok nem var yağmur çiledi nem yaptı. Siledi değil mi ya o? Bugün savaş yok mu? Bugün savaş yok çünkü şöyle bir şey oldu. Bizimkiler dün diğer kampa da çöktüler ve diğer kampın birinci bölgesindeki mabedin etrafını ele geçirdiler ve adamları kovdular. Adamlar da savaşmayı bıraktı. Öyle bir durum var. İyiyim Wade sen nasılsın demiş. Tuki Reis yalnız mı bugün demiş Ömer.
Yalnız değilim ama Didar'ın doğum günü olduğu için Didar telefon trafiği olduğu sürece yanımdan ayrılıyor ve doğum günü kutlaması için arayan insanlarla konuşmaya gidiyor. Öyle olduğu için de ben chat'e çok odaklandığımdan dolayı ekranda size hiçbir şey izletmiyor gibi oldum. Kamera da yok. Saçma sapan bir yayın olmaya başladı bu. Ne izletebiliriz ki şimdi size? Şöyle bir bakalım. Aa Reis hoş geldin. Gel yahu neredesin? Nefes almadan konuşuyor Tüki demiş Burak. Aynen öyle. Yetişti artık demiş Mert. İnşallah bir gün buluşuruz Burak demiş TRO'da. Ay yaş. Böyle hep birlikte buluşup bir deniz kenarında mangal yakıp abi hem denize girip Sıcakta mangal mı tabii yakılır? canım yakacaksın ya mangalı. Semaverde çay yapacaksın. Sonra sıcaktan yana yana öleceksin. Yoda sen hangi krallıktasın demiş Alucard. Kanka ayıpsın kadınlar plajına gidek demiş Burak. Hayda. Viking medeniyeti sana nasıl geldi? Sen bir piyadeci olarak. Ha, Abdülsalam bana sordu galiba ya da piyadeye Alucard'a mı sordu? Bilmiyorum. Ben cevap vereyim. Viking medeniyeti statları en iyi olan medeniyet. Bu anlamda yani 3 stat'tan da en iyi yararlanabilen medeniyet. Bir şekilde ekipman konusunda verdiğin ekipmanlardan en iyi dönüşü alacağın bir medeniyet olduğu için bence Viking oynanması gereken bir medeniyet. Ama onun dışında da Fransa'da oynayabilirsiniz. Hoş buldum. İlk dakikadan beri buradayım demiş İbrahim. Ya yeni yazınca öyle hoş geldin diyorum ben hani chatte aktif olmayanlara. Alınmayın. Home'un gücü bayağı düşmüş ama kili çok demiş. Uçan gergedan. Ya genelde Home KVK'ya 12 milyar civarında girer. KVK'dan çıkarken 10 milyar civarında bulur kendini. Bu şekilde oluyor genelde. Kanka biraz yazmayı bekleyin adam nefes almadan okuyor demiş. Mert doğum günün kutlu olsun Didar abla demiş Çok Chester. teşekkür ederim Çarpıldı. Chester. Hoş geldin. Neredesin ya sen? Chester anlık kuru alabilir miyiz ya? Yavaş modu kaldırır mısın demiş yazar. Baş mod açık değil. Açtık. Açtın 60 mı? saniye açtım hatta yani. Bir yerden sonra şey oluyordu böyle. Tam son yorum okudum diyordum. Tak böyle 30 tane yorum daha geliyordu böyle. Dedim ki ben bunu kaldırayım en iyisi. Bu arada bizimkiler de şey yani SA diyene AS bilmem ne falan herkes böyle yetişmeyeyim diye yapıştırıyor. Hehe neredesin bak içerik kalmadı tam seni Kürşad'ın yiğitleri gibi Çin savaşlarında kız kaçırmanı izleyecek vakit hepimiz seni bekliyoruz kayboldum birden demiş. Alucard fenasın ya. Antep'e gelecekseniz yazın en güzel mekanlara götüreyim sizi demiş İbrahim. Vallahi Oo. İbrahim dün öyle bir plan yapıldı ama hani yakın zaman için yapılmadı. İlerleyen zamanlarda hep beraber böyle biraz daha kanal falan büyüdükten sonra vlog çekebilecek seviyeye geldiğimiz zaman ekipman anlamında hep Çok beraber burada isterim. muhabbet ettiğimiz Vallahi çok insanlarla isterim birlikte görüşmeyi Antep'e gidip hepinizle. hani Antep'te Antep mutfağından yemekler yiyip yorumlayıp sohbet edip Antep'i gezdiğimiz bir vlog düşündük. Yapmak da istiyoruz açıkçası. Sen de o günleri görebileceğimiz zamana kadar buralarda olursan muhtemelen Antep'e indiğimizde buluşacağımız ilk insan olursun diye düşünüyorum. Bu arada ölü sayımız da böyle 600 oldu. Maşallahım var reis. T5'lerim bitmiş. Muhammed aleyküm selam dostum hoş geldin. Hoş geldin. Aha aha. Muhabbetler Aha, akmış gitmiş. İyi dolar ki 8. doğdun yenge. Tuki ile nice mutlu uzun Ay yıllara teşekkür demiş. ederim Ömer'cim Ömer. çok teşekkür Sağ ol. ederiz. Çok sağ Amin. ol. Aha. Ben yine yalnız. Ben yine çilekeş. Çilekeş. Hadi gidin bakalım. Ay ay. Evet yine yalnız başıma sizlerle kaldım. Çünkü telefon çaldı. Hehe yarın 200M hesap var. Sıfırlanıyorum diye gelecek. Ne oldu ya hehe. Hehe kaçtı ya. Dolar 8.76 olmuş. Üf. En son 8.25 miydi? 8.5 muydu? Giderek artıyor. Euro, oy, Euro 10.5 olmuş lan. Ne oluyor oğlum? Öleceğiz lan böyle giderse.
Ben ona inanıyordum. Ya Burak Çinliler patates edecek diye bekliyordum ekran başında. Sabunlu sabunlu kaldık böyle hevesimiz kursağında. O bu değil de şöyle yapalım. Discord'a geçsek ya hep birlikte. Yani Discord'dan da sohbet edebiliriz. Hani yayından yine chat'i takip ederiz. İnceden şey yaparız. Beraberce okuruz. Yani önemli bir muhabbet olduğunca chat'ten de konuşmaya vesaireye devam ederiz zaten. Siz de şey yaparsınız. Aklınıza takılan veya hoşunuza giden bir şey varsa. Bence Discord'da buluşalım ya. Burak'cığım, Alukart'cığım ne diyorsunuz? Discord'dan birazcık sohbet muhabbet haline gelelim mi? Yayın içerisinde. İbrahim standart menüyle aramıza katıldı. İbrahim'cim çok teşekkür ederim. Çok sağ ol dostum. Desteğin için çok teşekkür ederiz. Doğum günün kutlu olsun demiş Skywolf. Didar yine telefonu çaldığı için aramızdan ayrıldı. Teşekkür ederiz Sky'cığım. Ben şimdi alttan hemen bir Discord'a geçiş yapacağım. Gelmek isteyenler yine Discord'a gelebilirsiniz. Canlı yayında birazcık sohbet muhabbet çeviririz diye düşünüyorum. Şöyle bir açalım. Evet. Ben Discord'a girmiş bulunmaktayım. Gelmek isterseniz Alucard veya işte Burak, siz de beklerim. Semih'cim sen de aynı şekilde. Buradan yine yayın üzerinden bu sefer biraz daha sesli bir şekilde şey yapabiliriz. Ama önce kuralları anlat. Discord'dan katılmamak için mi? Nasıl? Gelirim yarım saate yoldayım demiş. Linki attı Hüseyin. Valla Kaçam kalesi var. Bilen var mı onu bile bilmiyoruz. Neyi gömeyim yani demiş Yoda. Ya Hehe çok zaten güçlü bir hesaba sahip değildi diye hatırlıyorum ben. Yiğit Lohar öldü demiş. Lohar gerçekten öldü mü ya? Aa vallahi ölmüş. Gerçekten Lohar ölmüş bu arada barbar yolunda. Lohar'ı kaybettik. Beni çağırmadığın için gitmiyorum demiş. Girmiyorum demiş Hüseyin. İyi gelme o zaman Hüseyin. Geleceksen gel oğlum Allah Allah. Yayındaki insanlar için dedim. Sen modsun lan. Seni zaten orada bekliyor olman gerekiyor. Evet. Antika nickli bir dostumuz mesela şu an Discord'da katıldı. Evet bence Merhaba merhaba. merhabalar efendim. Seni şu anda YouTube'da hangi isimle tanıyoruz? Kanka beni Burak olarak tanıyorsun. Hangi Burak olarak tanıyoruz? Kaç tane Burak var chatte? Güzde var. Ne? O değil Güzde ya. var. Abi Ben yayını Burakların kapattım bu sayısı da arada az ya. değil yani. Buraklar olarak da yine kalabalıksınız aslında. Peki bir şey soracağım. Discord'dan gelen ses yayına sekiyor mu? İşte ben yayını kapattım belki seker diye. Ha. Açayım mı bir? Yo chat'e sordum aslında. Evet Burak'ı ilk defa duyuyorsunuz. Gelen herkes bence Haruncum şeyden nerede kendini ya? tanıtsın abi. Şeydeki Haruncum. Haruncum geldi. Ama hangi Haruncum geldi? Berçim geldi Berçim. Laviye. Mertçi geldi. Mertçimiz de geldi. Hoş Okçumuz geldin. da geldi. Harun da gelir diye düşünüyorum yakında. Burak'ı yalnız bırakmazlar. Yani Harun artık bir resmileştirelim. Üf. Bu arada Tuğkan Didar'ın hesabı ellemiyor. Sanırım Didar yasakladı demiş Semih. Ya barbar kesmeyi ben kendi hesabımda bile sevmiyorum Semih. Şimdi oturup bir yandan sizle sohbet edip bir yandan barbar kesmek de istemedim yani. O hangi Burak Lo demiş Semih. Senin Burak Semih'cim. Yani Discord'da konuşurken nelere dikkat edelim ya. Hani yayında olacağız ve her muhabbete girmememiz lazım falan kanalın selameti açısından demiş Alucard. Yani sövmedikleri Yani sürece sıkıntı yok diye düşünüyorum. Sonuçta kendi görüşlerini söyleyecekler.
Bir şey görmeye gelmiyoruz, muhabbete geliyoruz. Bence kaliteli bir içerik üreticisin. Buna emin ol demiş Emrah. Vallahi Emrah'cığım bana kalsa hani Rise of üzerinden canlı yayın savaş olmadığı sürece yapmayacağım. Direkt hani bambaşka daha chill bir oyun üzerinden işte kameralı vesaire sohbetli muhabbetli ya da direkt IRL tarzı bir şey yapmak isterim. Daha keyifli olur diye düşünüyorum chatle muhabbet ederken vesaire. Veya işte Kalbini ne bileyim kıran bir şeyin geldi. beraber video izleyip bir şeyler hakkında konuştuğumuz kısımlarda mesela IRL'de benim için daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta chatle beraber muhabbet edip yayın akıtmayı daha keyifli oluyor benim için. Ses kontrol deneme 1-2 evet. Chester süvari olan mı okçu olan mı demiş. Hangisi için dedin Chester? Mert zaten okçuydu. Burak Kanka, için de büyük ihtimal de. hayır, Burak süvari olan benim adım. Diğer Burak okçu mu ya? Hayır, o da süvari. Ya benle beraber gömüyor, o da süvaridir diye düşünüyorum ben. Cevdet dostumuz katılmış. Cevdet, insanlar seni kim olarak tanıyor? Gergedan olarak tanıyorum. Uçan gergedan. Aha. Cevdet'i ben anlamadım. Ya ben yayına ses sekmesin diye sesi kıstım da onu geri açayım ya. Uçan gergedanmış. Uçan gergedan, uçan gergedan. Ha, Gergedancım hoş geldin. Güzel muhabbet Gergedanın dönecek sakalları gibi diyor sıkmamış uçuyor ama. Ömer Faruk. Vallahi toparlanıyoruz ve herhangi bir konu üzerinden sohbet edebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Ee, Krallıklarını konuş. Yeni piyadeler açıklansın da süvariler çıldırsın demiş Semih. İnşallah. Aynen Ya ben de piyadeyim. hadi. Sakat Richard Semih'i de bekliyoruz buraya. Evet efendim, hazır chatten birazcık daha kopup canlı yayında sohbet moduna geçmişken burada sizi konuşturmak biraz daha tatlı olacak diye düşünüyorum. Peki Mesela emin misin bundan? Bu kararından emin misin? niye canım? Mesela Yani şimdi buradan çıkıp Burak çıkartıp masaya vursa, dese ki benim üstüme şu YouTuber'lar oynadı, şöyle oldu, böyle oldu. Bir rating Oo, bak metre fena patlamaz yaparım ben mı? onu. Yanlış hatırlamıyorsam o zaman soruyu benim ses kısık mı geldi demiş. Yo, ben duydum ama yayına ne kısı gitti bilmiyorum. Tipler hiç umut vermiyor ama piyadelerin hayırlısı demiş Ömer. Piyadelerin tipleri gerçekten umut vermiyor abi. Ya özellikle bu Hangisi Aztek onu olan söyleyeyim şey ki? gibi geliyor bana yani. Bu Şarman tarzı bir tipi var ya bunun. Hani cacık çıkacak gibi geliyor nedense. Siz ne onlardan bir düşünüyorsunuz? tanesi bayağı önemli bir şahısmış ama tam olarak bilmiyorum. Sanırım Koreli miymiş, neymiş? Koreli'ye iyi diyorlardı. Ya Onu bayağı övdüler. aynen. Kılıç ustası mı neymiş? Tarihte önemli bir karaktermiş yani. Chat'te yazmıştı biri gazozlarda. Abi yani Azteklerden ne kadar kılıç ustası olsan ne olabilir ki diye düşünüyor insan. Yani hani Aztekli değil ya. Koreli olan. Koreli olan. ha abi bu Aynen. mayalı olanın tipini ben şey dedim yani hani Şalman gibi bir şey çıkacak gibi duruyor herif. Öyle pısırık yapmışlar ki cacık gibi duruyor. Marul gibi duruyor, marul. Abi bir şeye bakıyorsun harbi marul gibi duruyor bak. William'ın duruşa bakıyorsun heybetli meybetli böyle hani göğsünü şişirmiş, elinde mızrak var, bir elinde kılıç var. Ben diyor burada savaşa girsem dağıtır çıkarım tarzında duruyor herif. Ama şeye bakıyorsun mesela, o Aztekli'ye bakıyorsun, omuzlar çökmüş, saçlar böyle bir paspaya, kafası güzel gibi duruyor, böyle hippi gibi bir şey olmuş abi o. Onu savaşmakla çok bir alakası yok gibi geliyor bana. Peki Cengiz'in de o kadar büyük cüssesi var. Sence ne kadar heybetli? Ne kadar? Zamanında inletiyordu oğlum Cengiz. Ya zamanında öyleydi. Şu an değil ama. O ama işte. Cengiz raporlarını attım ben bugün Gazoz City'ne. Ben bugün hiç oyuna bakmadım. Vallahi Kanka ben bizi çok yıprattılar ya. nasıl gitti peki? Ne oldu, ne bittik? Aslında konum atabilirseniz ben oraları da göstereyim sizin KVK'yı. Direkt bir konum söyleyebiliyor Atayım. musun? Kanka oyuna gireyim, chatten atayım sana. Ya şeyi hatırlıyor musun?
K ile başlıyor ya KVK'lar artık. Yok, onu hiç hatırlamıyorum. Ha. Dur şimdi Söylersen bilgiler açalım bir atarım bakalım. ben. Sen de o arada şey yaparsın. Şöyle oldu böyle oldu dersin. Kanka çok kötü oynuyorlar ya. İkinci KVK gerçekten pişmanlık yarattı bana. Keşke göçmeseydim dedim. Ya ama işte bir savaşmayı bilen ekiple ya da savaşmayı bildiğini düşündüğün bir ekibin olduğu bir krallığa göç etmezsen ikinci KVK zaten. Ya bu Yani. adamlar bize dedi ki birinci KVK bittikten sonra asıl hesaplarını bu krallığa çekecekler. Şöyle tecrübeliyiz, böyle KVK'lar oynadık falan dediler bize. Hı. Ama bence hiçbir şey oynamamışlar yani. Sadece para yatırmışlar oyuna. Peki sen demedin mi sizin ana hesaplarınız kim? Siz hangi krallıkta oynuyorsunuz diye bir sormadın mı adamlara? Hesaplarının şeylerini attı bana, konumlarını falan attı. Hı hı. Savaşçı benziyorlardı işte. Tam da herkese inanamıyorsun ki öyle. Hani o hesap attı konumunu da acaba o mu? Onun mesela kontrolünü yaptın mı? O ya. Ya şöyle bir sıkıntı var. Hani oyunda hesaplarının statları iyi olup da ama oyunla alakası olmayan ya da fake kill kasan çok insan var. Yani onu nereden anlıyorsun? Bakıyorsun adam. İşte öylelermiş zaten. Şey Ben oluyor. onu anlamadım ama. Abi mesela herifler ne yapıyor biliyor musun? KVK savaşında hiçbir şekilde savaşa katılmıyor. Rally'ye girmiyor, bayrağa girmiyor ya da hani 10 tane rally açıldıysa belki bir tanesine giriyor. 10 tane bayrak savunduysan 10 kere işte bir tanesine giriyor. Ama KVK'da şehir sıfırlayacak bir pozisyon bulunduğunda şehir rallisi açıldığı anda bütün rallilere giriyor mesela. Bu adam o şehir Ya rallilerinden hayvan gibi kill kasıyor. Sen zannediyorsun ki bu herif savaşçı. Ondan sonra bu ters köşeye yazdım ya yatıyor. çetede. Adam 8K asker atıyor bayrağa. Ben asker öldürmem diyor. Attım. Didar geldi. Didar ne olduğunu anlam vermeye çalışıyor. Bir onu özetleyeyim. Didar'cığım sen tek başıma beni bıraktığın için ben de Evet. dedim ki abi dedim Discord'da toparlansak, Discord'da beraber sohbet etsek acaba nasıl olur? Yapabilir miyiz bunu? O yüzden hani Discord'da bir şey yaptık. Güzel. Okçu Mert geldi Süper. ve Burak geldi. Hüseyin var. Oo, Burak Bey. Hüseyin'imiz var. Bir de Hüseyin Uçan Bey. Gergedan'ımız var Mert şu anda. Bey. Uçan Gergedan Bey. Hoş geldiniz. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ya senin sesin niye böyle kötü geliyor? Nasıl kötü geliyor ya? Ne bileyim Burak'ın sesi değil mi bu? Bir dakika. yorgun gibi yani Evet. aslında. Bu ses. Şey mi? Kanka Böceği gece öldürmeyi 4.30'da diyorsun. yattım. Sabah 9'da geri kalktım. Üf. Tamam anladım. Yorgunsun. Böcekle vs atarken yorgun düşmüş. O zaman çok kötüydüm ya. Hem de tribe giriyor. Başka yerde çıkacak mı? Görecek mi? Sürekli her yeri Sıkıntı yok. 20 gün Ya sonra yumurtadan çıkar onun yavruları. ya deme öyle şeyler. Niye böyle şeyler diyorsun ki? Evet, Burak Bey takvime bakıyor. Burak yine tuvalet yaptırdın mı? Ne? Yine tuvalet yaptırdın mı? 3.000 lira mı ne vereceğim demiştin ya. Ha, 3.000 lirayı sokağa çıkarsam bir de tuvalete giderken polis çevirir. Sokağa çıkma yasağında sokaktasın diye sıçma cezası yerim diye dedim ben ona. Düşünsene. Soruyorlar kanka ne oldu? Ya diyor tuvalete gidecektim. Ceza yedim diyor. Neden diyorlar? Çünkü tuvalete gidecektim bu yüzden. Saçma. Hamam Niye böceği böcek vardı. yüzünden? Ceza yemem gerekti. Ha, 3'te 6 verir artık bana. Neyin muamelesini yapıyorsun sen bana diye. Bir ara İnanmazlar da. benim eve çekirge girmişti bir ara, bilmiyorum. Didarlar falan hatırlar mı da. Balkon kapısı açık duruyorum ben, yaz kış neredeyse. Balkon kapısından 6. kattaki eve çekirge girdi. Ve bulamadım çekirgeyi. 2 saat falan onu aradım. En Uyuyamam sonunda çıktı. asla. İşte ben de uyuyamadım. En sonunda çıktı dışarı. Onu öldürüp o şekilde uyumuştum var ya, çok kötüydü. Kanka izimde 7. kata tırmanmış. O gider borusundan mı ne?
İlaçlamaları lazım ama. Abi Kafayı yemiş ya. Bir de bana diyor ki ne olacak diyor o böcekten. Sınırlarını aşmış hayvan. Senin o hayvana saygı duyman lazımdı ya. Öldürmektense. Beslenme. Abi ama şöyle bir durum var. O Yo, böcekler hiç öyle şey değiller yani. Hani 7. kata çıkmaktan sıkıntı yaşayacak böcek tipleri değiller abi. Ha, komando ya. Üniversitede şey vardı. Palmiye ağaçlarından palmiye ağaçlarına hamam böceği üşüyordu yani. Hiç öyle rüzgar esmiş bilmem ne Bak olmuş. benim Umurunda kötü değil oldum hayvanın. ha. Ya bizim bir kere yurdu dedim ya kırmızı hamam böceği var Antalya'da. Ondan sonra aynı boyut, hatta belki biraz daha büyük bile olabilir. Bir gün kalktım derse gideceğim. Kapıyı açtım, odanın kapı. Abi yukarıdan tavandan aşağıya böcek düştü. Ölmüş. Benim tabii tüylerim diken diken, böyle etraftalar falan. Yurdu o gün kapattılar. Bir güzel ilaçladılar gelene kadar. 12 saat falan kapalıydı yurt, hatırlıyor musun? Abi Kapatmışlardı her bir yeri. kere benim başımı Enis C'yi biliyorsunuz şeyden. Chat'e geliyor yayınlara. Evet. O benim işte üniversiteden sınıf arkadaşım. ATM'ye gittik. Antalya'ya gideceğiz biz onunla. Ha, Antalya'da ATM'ye gittik üniversitenin içinde. ATM'den para çekeceğiz abi. Duruyoruz böyle. Enis parayı çekti. Ondan sonra ben girdim işte ATM'ye. Parayı çekeceğim. Kartı sapladım abi. Tak diye bir ses geldi omzumdan. Sonra yere düştü bir şey. Yerden de tak diye ses geldi. Aa, Tüylerim diken diken oldu. ben Sonra- var ya çok kötüyüm ya. Abi tam parayı alacağım an bu arada. Hani parayı alacağım, kartı alacağım. Yere bir baktım. İşaret parmağım Evet. boyunda, 2 parmak kalınlığında böyle kanatları olan hamam böceği. Lan ikimiz Ya de bir işte zıplayıp aynısı kaçmaya işte, başladık. Kartı almaya gidemiyorum. Kartı yutacak. Saçma Aa. sapan. Abi çok gereksiz. Bir de o hayvanlar nasıl büyüyor ya? Nasıl büyüyor o Onlar da kadar çok ya? Yani- iğrenç bir- Enseme değdi o benim. Ay Aa. yapma ne olur ya. Ya bırak öldürdün bizi ya. Çok kötüyüm şu İçimde an. gezecekti yani. Kolonya verin. Bak güzel yorum şey demiş. Evime giren çekirgeye dolu damacana atmışlığım var, o kadar iğreniyorum. Kanka yastık ya da terlik atsan da olurdu yani. Ne dolu damacana attın ki? Yastık olmaz ama. Yumuşak. Terlik olur ama. Terlik olur. Terlik Ben efsane hala olur. ne Sesim bulsam. geliyor mu benim? Şu an Alo. geliyor. Şükür. Bir rivayet diyor ki Aha. piyade komutanların skillleri açıklanmış. Nerede? Aynen. Emin'cim Evet, yollarsan Evet, bu arada neden olmasın? açıklanmış ama Çince versiyonu. Barbarlara %50 hasar. Gerçekten mi? Çince versiyonu var şu anda. Çince bilen... Alucard burada mı? Ama- Alucard Çince biliyor. Bak Cihan şey demiş. Nereye gidiyorum LoL'de demiş Kha'Zix bu? var ya. Kha'Zix'leri biliyor musunuz abi? Hem böcekler hem uçabiliyorlar işte. Bilmez miyiz Burak'a ya? saldıran Kha'Zix'ti oğlum. Assassin. Ya. Oo Berkay Berkaycığım Bey hoş diyor. geldin. AS. Hoş Onun bulduk. Discord'da var mı? Dur bak. Canım çok sıkkın Tuğkan. Ne oldu? Yayındayız canım, onu bir önceden belirteyim de. Bugün klavyeme kahve döküldü. Daha Ay. önce 20 sefer olduğu gibi ben onu bir güzel temizledim, sildim, kuruttum ama cortladı klavye. Şekersiz içiyorsun bir de. Kolay kolay olmaması gerekmiyor mu ya? Ay dur ne? Kanka senin klavye mekanik değil mi? Ay bir Evet, dakika ben sana açacağım yanlışlıkla çıktım bir saniye. Ayda. Bir şeye bakarken çıktım. Tebrik ederim. Sen bir daha sor sorunu. Ya bugün benim doğum günüm. Size gelme. Abi canlı yayında Nasıl yayın gülüyorlar yaptığımız ya? Discord'dan çıkıyor kız. Böyle bir şey var mı ya? Evet, Açın, ben Tuğkansız çeviririm. devam ediyoruz. Aha. Çincem var benim diyor Dedim Alucard. ya. Bu arada Home Discord'da İngilizcesi varmış. Nerede? Ben bulamadım. Onun İşte. Discord'da İngilizcem var. Buldum. Gossip Channel'da var. Oğlum bunu neyle okuyalım Emin? Ha dur tamam. Hüseyincim DC'yi atsana. Bana Bizim atar mısın? DC'yi oyuna atsana bizim gazoz Tamam. chatine. Tamam. Az bir sakin. Çincesi At- varsa Çincesini de atabilir. Türkçesini at- Hüseyin Bey, nasılsınız? Az bir sakin. Az bir sakin. Hüseyin çok Az bir- gerginsin bugün. Şey ne harbi, niye gerginsin kardeşim sen? Az bir sakin. Kızgın Bizim Hüseyin işi hallet be. Hüseyin. Nasılsın sen? Senin işini hallederiz ya. Bu arada Ya, yayına hallet, sesimiz çok gitmiyor. Hani böyle. Güzel mi? Yayına bizim ses gidiyor. Çocukların Discord'un sesi sesi de biraz az gidiyor. Ben geliyor. şeyden korktum. Bizim mikrofona
Ses çeker mi diye. Ama sekmiyormuş. Çabuk yorumlayın, 1000 kafa bekliyorum. Çık da barbar Arkadaşlar ben müsaadenizle gidiyorum. Klavye çünkü rastgele tuşlara basıyor. Oy. Bir şeyler yazıyor. Çok büyük sıkıntı yani. Kanka geçmiş olsun. Windows uyarı veriyor. Ya Ankara'da bir arkadaşa vermiştim ödünç klavye, onu istedim de. Şimdi gidip klavye almaya para vermek de istemiyorum. Bu aralar Evet. masraf çok malum. O yüzden Arasından sonra. Kanka senin mekanik değil mi klavye? Ters çevir silkele ya. O bir kanka yolunu yok, bulur. bu space tuşunun tam altına şey koymuşlar, böyle bir delik var. Niye var bilmiyorum. O Ha. da klavyenin o içindeki board gözüküyor oradan. Muhtemelen oraya falan sızdı, cortladı yani. Bu arada görmek isteyenler şu anda Tuğkan'ın Discord'unda genele attım. Oyun chatine atamadım. Nasıl hata? Hiç görmek Nasıl istemiyorum. satamadı? Hadi iyi geceler arkadaşlar. İyi İyi yayınlar. geceler. Berkaycığım İyi kendine iyi bak. Tamam. İbrahim Atarım. herkese iyi Hadi geceler. konuş. Doğum günü kutlu olsun Didar abla. Her şey dilediğin gibi olsun. Allah'a emanetsiniz demiş. Ya çok teşekkür ederim İbrahim'cim İbrahim. çok teşekkür Sağ ederiz. ol. Kendine çok iyi bak. Allah Amin. rahatlık versin. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Şimdi ben hızlı hızlı okuyayım mı? Sen Sen hızlı hızlı okuma okuma. abi. Sen bir yolla da biz bir açalım, ekranda dakika. görünsün. Nereye A- attın? Attım zaten oğlum. Genel chatine attım diyorum. Allah Barış'ı Allah. koruma değil mi? Hayır, ekrana gösterelim diye dedim ama Tamam, gazoza aşkım. atarsan oyundan gösterir. Gazoza atamıyorum ya. Niye atamıyorum? Çakmam yanmıyor. Saçmalama Ayten. Nurten senin kardeşin ya. Garnizon geldi diye ağlanıyor Wait What. Süvariye geçiyorum. Allah kahretmesin demiş. Doğru yolu bulduk Bu, sonunda. doğru yolu bulmuşsun. Helal be Semih. Sonunda be. Semih doğru Oradan yolu da bir bulmuş. okçuya geçersin. Ekrana Bu daha güzel verirseniz olur. Ekrana işte abi. vereceğiz. Hüseyin'i bekliyoruz yollasın diye. Hüseyin'cim az yapma hadi. Semih'i bir tekme tokat dövelim açıkta. Kardeşim Allah Allah. Ekrana vereceğiz birazdan. Telefondan açıyorum. Allah Oradan Tüh. Hüseyin bir 10 dakika sürecekse bu işten bir sigara içip gelirim ben. bir saniye sürecek. Ağlama ya. Ne kadar çok ağlıyorsun ya. Abi klavyenize sıvı kaçtığında fiş çekip birkaç gün bekletin, içini açıp oksitlenmesin diye güzel bir silin. Silerken tinerle silin, düzeliyor oraya demiş. Ha bu arada Berkay Tamam. çıkmadıysan Deepsiz donanım teknik serviste çalışıyor. Onun dediği şeyler muhtemelen kendilerinin yaptığı şeylerdir. Eğer buradaysan bir çözüm olabilir senin için. Galiba. Ya yok işte telefondan falan izliyorsa diye dedim. Yayını Verdiler sana. geliyor. Geliyor. Evet. Var mı? Geliyor da İlkini, gelmekte olan. ilkini attım. Aç bakalım. Görevimi yapıyorum sonra. İkincisini de şu an atıyorum. Attım. Oh. Böyle bir çok şükür demeni bekledim. Oh çok şükür. Çakmak bulamadım ya. Tutamadım. 3 tane çakmak var önümde. 3'ü de yanmıyor. Yalnız bir şey diyeyim mi? Harbiden bir tanesi garnizon. Evet. Hiç yok zaten piyadede garnizon. Ama garnizon da değil tam. Hani hem garnizon hem rally gibi bir şey olmuş. Evet. Ne bunun adı? Pakal. Evet Hüseyin'cim sendeyiz. Ha, vitaminsiz olan mı o? Bilmiyorum. Hangisi? Evet. Zaten ikisi de vitaminsiz değil mi? Pakal. Pakal. Pakalı olan. en üstte pakal yazıyorsa Aztekli mi mayalı mı ne Aslında onu okuyoruz. Aynen o. Tamam, Tamam. o. Okuyayım mı? Oku canım. Başlıyorum. Oku Başla. canım. Oku. Hedefteki anlık olarak hedefe 1500 skill beceri hasarı veriyor. Aynı zamanda da bir kalkan kazanıyor. Bu neymiş? Bir dakika. For the lead yönetimi. Şöyle 3 saniye boyunca 500 hasar emen bir kalkan alıyormuş bu hasarı verirken.
Anlaşılmıştır. Skill 2'ye geçiyorum. Piyadelerin sağlığını %30 arttırıyor. Aynı zamanda ilerleme hızını da %25 arttırıyor. Hı hı. Yani fena değil. Şehri ve yapıyı savunurken de piyadelerin defansını, savunmasını %10 arttırıyor. İyi. Bir yapıya veya şehre saldırırken piyadelerin Ben hiçbir şey hasarını görmüyorum lan. Diyorum. Evet. bir şehre ya da yapıya saldırırken piyadelerin hasarını %40 arttırıyor. Mükemmel. Bu komutan tarafından kontrol edilen birimler saldırı aldığında Purify ne lan? Abi bak şöyle yapalım mı? Hüseyin bir saniye. Sen ne yap biliyor musun? Sen Ben bir onu içinden açıklayayım mı? birinci skill'den itibaren hepsini baştan oku. Bir kendin özümse. Ondan sonra çevirirken biraz daha hızlı ve rahat anlatırsın. Öyle yapalım mı? Purify dediği şey bu Kusunoki'de olan bezlerinin aynısı. Üzerinde olan zehir, Aynen. zırh azaltma falan gibi şeylerin hepsini yok ediyor. %20 şansla. Aa. Devam etmek edebilirsin için fark oradan. etmem. Evet. Bu skill hani debuff efektlerini kaldıran skill 10 saniyede 10 bir saniyede işliyor. bir işleyecekmiş. Hı hı. Ondan sonra alınan hasarı %10 arttıracak azaltacakmış pardon. In the wild if you are 4. bezeriyecesin değil mi? Evet. Tamam. Sen de çevirebilirsin direkt. Çevirdiysen eğer. Şimdi baştan alsak şu hikayeyi. Şimdi bu dayıoğlu bizim ilk becerisiyle 1500 İlk beceri hasarı veriyor. Vuruyor. Evet. Alex'in kalkanı gibi kalkan Artı alıyor 3 saniye. 500 hasar. 500 kalkanı 3 saniyeliğine alıyor ama Alex gibi etrafına dağıtıyor mu? Yok. Hayır. Dağıtmıyor. Okey. İkinci becerisinde stat alıyoruz. Aynen. Evet. Ne stat alıyoruz mesela? İntikal hızı %25 demiş. Gönlümüzü kazandı oradan. %30 piyade sağlığı, %20 Anasının gözü. ilerleme hızı. Aynen öyle. Ondan sonra İşte garnizonsa da 10 da şey alıyor. Defans alıyor. Defans Garnizon alıyor. değilse almıyor işte. Yani garnizon olmasına bile gerek kalmıyor. Statlar hayvani. İyi. Üçüncü skill. Reis geldi. Abi bildiğin Marul iyi çıkmış o zaman ilk iki becerisiyle. İyi akşamlar piyade arkadaşlar ve geri kalanları. Evet. Abi ya gibi geri Evet. kalanlar. Öbürü İyi geri akşamlar kalanlar. ama. Niye dışladın ki şimdi sen Burak bizi? hiç şey yapma, Yok. bozma kendini. İyi akşamlar. Şeyde olancı buldu ya. Şimdi Amerika abi vatandaşlar ve diğerleri. piyadenin ham maddesi geldiğine göre üçüncü skill'de bize namazın farzlarını anlatır mısın hocam? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu bakkal şöyle ben okudum bütün skill'lerini. Biz Guan'ın arkasına size Leonidas vererek çok yanlış yapmışız. Alın size daha iyi bir komutan diyerek pakalı çıkartmışlar. Leonidas'ın arkasına attığın zaman aslında çok tatlı bir konuma gelebilir bu. Guan'ın pasifini tetikliyor. Ben böyle bir komutan bekliyordum zaten. Guan'ın arkasına daha düzgün kalkan veren bir komutan gelsin diye. Pakal'ın 3. skill'i Rally. Bu pasif mi bilmiyorum. %40 saldırı artışı veriyor. Bayrak ve şehirlere saldırırken. Bu kıtalar saldırı aldığında diyor %20 ihtimalle şey yapıyor. Kendisini temizliyor diyor. Theodora'nın uzmanlığı ve Kusunoki'nin. Anladım. Peki bir şey soracağım. Bu rally şartı var mı temizlemesinin? Şimdi bu skill'ler gerçek mi değil mi bilmiyorum. Çünkü bu skill'ler çok iyi. Gerçek olamayacak kadar mükemmel. Hayvan gibi skill'ler koymuşlar buraya. Metayı çok bozar yani. Gerçekten diyorum. Gerçek olamayacak kadar çok iyi bir Ama skill'ler. olması lazım ha. Piyadenin hali belli. Zenobia dışında neyi kaldı sen piyade? Tabii canım olması Bütün lazım. skill'leri okudum. 25 Skill'leri okudum yani. Ya ağlamayın abi. Allah Allah. Vallahi- Konstantin'de %40 sağlık var ya. Yani intikal hızı yetmemiş, yanına bir de sağlık bonusu vermiş. Yani Atilla Takeda'dan sonra daha büyük bir yanlış yapıyormuş gibime geldi oyun yani. Bir şey Ama değil mi? bilemedim. Ya lütfen o yanlış yapılabilir mi ya? Abi o lütfen yanlış yapılabilir Aa, mi nasıl ya? sattı hemen? 900 tane kafa var hesapta. Vallahi çok güzel olur biliyor musun? Ya Pakala skill'ler Pakala olursa- Marul dedik. Terminator çıktı. Bu ne abi?
Jiankyu maxlamayı düşünüyordum. Salıp direkt Pakal'a gidebilirim bu arada. Nasıl sattılar hemen Yani ya? dördüncü skill. Dördüncü skill de Gerçekten ya. bunların orijinali var mı Çincesi? Çincesini atın bana. Çincesinden bakayım. Varsa Bu ne ya? Bu neredeydi? kaç tane piyadeci var burada? Sen bunu Çünkü- çevirdikten sonra zaten piyade sayısı artacak chatte. Sen hiç merak etme. Burada çeviri hataları ve bunu Google Translate'ten çevirmişler. Çok bariz belli. Çeviri hataları var. Ben bir şey diyeceğim. Şimdi bu komutan iyi diyorsunuz da yani bir de şey yani. İyi değil, falan iyi demiyorum. Gerçek olamayacak kadar mükemmel bir komutan. Yani işte yani %25 hız bonusu var. 30 sağlık bonusu var. Yani şeye bakarsanız direkt bu Maurya mıydı neydi? Onun ilk skillinde, minor skillinde %40 sağlık var yani. Çok büyük bir Sana çok büyük bir şey gelmiyor ama bak bunun ultisinde diyor ki uzmanlığında bu komutanlar saldırı, bu komutan altındaki kıtalar saldırı aldığında diyor bütün hasar %5 artıyor diyor. Ben sana şeyden yolladım. Discord özel chatimizden yolladım bu arada Çince halini. Yani bütün hasar %5 artıyor. %5'lik saldırı basarken %10 bassan gene aynı şey. Ben çok şey olmadım. Yani çok yüksek bir şey değil o kadar. Ya Yani %30 burada- sağlık. Yani bak Konstantin'de Öyle ki ya. %40 sağlık var ya. Konstantin'den onu al, tamam mı? Mesela atıyorum git Guan'a koy onu. Guan metayı yerden yere vurur. Öyle söyleyeyim. Neyse. Yani şöyle, hani sağlık buff'u öyle devam küçümsenecek bir edelim. şey değil. Hani Chandragupta ile Teker teker William'ı konuşalım. beraber kullandığında hani Yani Chandragupta ondan bahsediyorum. Yani süvaride de böyle yüksek sağlıklı sağlık veren komutan var yani. O yüzden zaten Ziyang, Maurya rallisi çok fazla hype'landı bir ara. Hı hı. Yani bir ara değil şu anda zaten metada. Yani o yüzden şimdi bu var diye ben şeyde piyadeye dönmeyin açısından söylemiyorum. Genel olarak değerlendirilecek olursa Hı hı. yani diğer kıtalarda da var böyle sağlık bonuslar. O yüzden Ama söylüyorum. piyadede Konstantin gibi hani çok verimli kullanamayacağım bir komutan da vardı. Şimdi verimli kullanabileceğim bir komutana geliyor. Ben en baştan sana genel olarak söyleyeyim. Tamam. Piyadenin ilk neslinden itibaren piyadeler hep yarım geldi. Piyadenin çoğu nesli jenerasyonu ölüdür. Çünkü garnizon skill'leri vardır çoğunda diğerlerinden farklı olarak. O yüzden piyadeler güçlü olmasına rağmen hep bir kısıtlanmış bir şey vardı. Ama bunda tamamen meydan ve rally üzerine dizayn edilmiş komutanlar var karşımızda. Piyadenin eski hali o kadar güçlüydü. Şimdi o limitleri kaldırmışlar olarak düşün. Ya işte ya bir garnizon skill'i atıyordu ya bir rally skill'i atıyordu. Rally metasında yeri olmamasına rağmen hani sırf bir skill'i boşa düşsün de piyade tam OP olamasın diye. İnsanların zihnindeki o Süvaride de var o. şey, ama insanların zihninde şey var ya. Adam oyuna başlıyor. Oyuna başlar başlamaz Richard'lar içinden geçiyor. Ondan sonra Allah belasını versin piyadenin diyor ya, okçular ve şeyler, süvariler. Evet. Tiksiniyorlar böyle piyadeden. Ondan sonra oyun onun gazını almak için hep bir böyle hafif kısılmış verdi, anladın mı? Evet. Yani senin bir şekilde Laflara bak baba. Guan'ın ustalık becerisini faydalı bir hale getirebilmen için ya Leonidas'la kullandığında yarı canı düşmen gerekiyor. Ya Alex'in yandaki kıtadan ona kalkan atması lazım ki şey olsun. Ya da arkada kullanacaksın ki attığın 3 beceriden bir tanesinde belki denk gelsin. Yani sen bana diyorsun ki Hüseyin de ben de süvariden vazgeçtik Hayır. diyorsun. Ya Öyle ben mi? sen vazgeçmezsin ama Ya ben bırak. piyadeden geçecek Bırak olan bir adam pişman olduğum için. olsunlar Didar bırak. Ya boş ver ya, biz kendi Herkes yoksa okçuya mı dedi? şeyimizde duralım. Yok bence şu an bile yani Bir süvari şey diyeceğim ya. oyunda Çok pardon bölüyorum da. Bu skill'ler bence hani gelecek skill'ler değil. Değil, Çünkü değil. mesela bak şeyde hani bu SS'lerde alternative 3 skills yazıyor, tamam mı? Hani tam bir çeviri de yok anladığım kadarıyla. Hı hı. Ve mesela şöyle diyor ki hani Hayır, o çeviri hatasından kaynaklanıyor. Alternatif ya 3 dediğim tamam da şey şöyle bir şey var mesela. Üçüncü skillin yerine geçiyor diyor uzmanlık diyor. Üçüncü skillini güçlendiriyor diyor alternatif olarak Çincesinde. O yüzden Çincesini istedim. Ama ona rağmen yine de çok ya böyle olamaz yani. Çok büyük haksızlık bu diğer birimlere. Süvari Hadi bu okçu durumu yani. yargılamadan şöyle yapalım. Bu iki komutanın da tercümesini yapalım abi.
Çünkü daha önce canlı yayında böyle hani metinsel olarak geldi. Hı hı. Ve gelen komutan mesela Cebel Tarık falandı yani. Evet. Hani oyuna öneri olarak gönderilmiş bir metindi. Oyun tabii ki bunu yapmadı yani. Yerine gelenler Chandragupta ile William oldu mesela. O yüzden hani yüksek ihtimalle becerileri hani komutan görseliyle birlikte sızmış böyle 1093'ten paylaşılmış olmadığı sürece bu zaten biraz hikaye. Ama yine de Ha, elimize geçen metin neyse onu aktarmış olalım. Çünkü bayağıdır ekranda tutuyoruz bunu. Sen Çince'den birazdan. şey O zaman yaparsan güzel olur. Koreli kardeşimin skill'lerinden başlayayım. Pakal açık bizde ekranda. Pakal'dan başlasak Öbürünü olur mu? açayım. Bir dakika aşağı indirmeye çalışıyorum. Yok ama Koreli'de Pakal'la başladık ya %40 bayağıdır atak falan Pakal'dayız. veriyor bu arada. %40 atak bir piyade için ne demek farkında mısınız bilmiyorum ama bizim zaten asıl sıkıntımız hani atağın olmamasıydı. Pakal'da %40 mısın? atak verilmesi hayvan gibi bir ekstra yani. Bakalım zaman- birinci skill'inden okuyorum. Ben başlamadan bir şey söyleyeceğim. Lütfen kusura bakmazsan. Ben bu %40 saldırıya geçildiğinde KVK'da herkes bu piyadecilere karşı oldu falan diyorlardı. Bu kadar hasara ihtiyaç varsa o zaman neden öyle diyorlardı o zaman? O sadece bir yanlış yorumlama. Hasar herkese geliyor bence. Hasar Piyadeye bir herkese etkisi geliyor. artıyor. Piyade sadece diğer birimlere göre daha az scale oluyor. Daha az güçleniyor bundan. Yoksa O zaman herkes şimdi herkes %40 kazançlı yani. saldırı. Bakalım birinci Evet. skill'i. Evet. Beceri hasarı hasar faktörü 1500 diyor. Aynı anda kalkan kazanır diyor. Eğer hasar alırken kalkan kaybolmadıysa yani aldığı hasar kalkandan daha fazla değilse sonraki 3 saniye içerisinde yok pardon 500 hasar şey yapıyormuş, kalkan veriyormuş. İkinci skill'i sağlık %30 veriyor. İntikal hızı %25 veriyor. Kendi şehrinin garnizonuyken diyor. Burada sadece şehir diyor. Savunmasını %10 arttırır diyor. Bütün birimlerin diyor. Bütün piyade birimlerinin savunmasını %10 arttırır kendi şehrinin garnizonuyken diyor. İkinci skill'in son cümlesi. Üçüncü skill'i diyor. Başka bir şehre saldırırken diyor. Şehir rallisi bak bu İngilizcesindeki gibi değil. Bütün piyade birimlerinin saldırısı %40 artar. Eğer saldırı alırsa şehri rallilerken %20 ihtimalle üzerindeki bütün negatif etkileri siler diyor. Bu 10 saniyede bir tetiklenir diyor. Dördüncü skill aldığı bütün hasarı %10 düşürür. Haritadayken saldırı aldığı zaman üzerinde engellediği hasar tekrardan azalır. %5 ve 6 %60'a kadar %60 mı yapıyor? Bir dakika. Matematiğim kötü. %30. %30 mu yapıyor? O zaman %10 artı %40'a kadar hasar azaltması oluyor. Richard kadar olmasa bile Richard'a çok yakın bir hasar azaltması var. Uzmanlık ile bir toplu saldırıya önderlik ettiğinde bütün hasar %5 artar. Bir beceri hasarı, bir etkin beceri kullandıktan sonra sonraki 3 saniye içerisinde karşı saldırı hasarı %20 artar. Aldığı bütün hasar %5 azalır. 5 saniyede bir tetiklenebilir. Skill'ler böyle Türkçesi. Çincesinden Türkçesine. Abi fazla iyi. Yani o yüzden dedim. Yani Fazla çok iyi yani. Ben bir ek yapmak istiyorum. Burada 6 yazılmış da stack rakamı. Genelde Lilith'in etrafı çevrilmesindeki max sayısı 5. Büyük ihtimal o hatalı zaten. 6 tane hiçbir zaman kayda almaz. 5 taneden fazla almıyor. Etrafın sarılıyken bile 5 alıyor. Ya da sen sardıysan gene 5 alınıyor. Kendi mekanikleri öyle yani. şöyle bir şey olabilir. Bunlar beceri ağacıyla gelmezse skill atma hızı düşer. Sıklığı düşer. Stack biriktirebilir o zaman. Aynen yetenek haline bir değişiklik yaparlar büyük ihtimalle.
Ha, o olabilir mi? Bunu Yani bilmiyorum. garnizonla ralliye etki veriyor olmasından dolayı insanların birazcık kafasını karıştırıyor. Yani Eyvallah. nasıl hem ralli hem garnizon komutanı olabiliyor? Aynen. Aynı zamanda meydan Benim Ama mesela ikinci skill şu anda mesela sadece şehirde çalışıyor değil mi? ikinci skill'e tekrar dönüyorum. Yok, ikinci Şöyle. skill'in son kısmı. Kendi savunması. Ha, sadece Şey, savunma piyade kısmı. birimlerinin savunması. Peki bu Evet. %5 hasar azaltma bilmem ne ustalık becerisi ve 4. becerisinde böyle yani rallide veya şeyde garnizonda olma bir sınırlaması yok değil mi yani? açık Tek- alan Çatır şey çutur var. çalışıyor bunlar. tekrar bakalım. In the Wild yazıyor bende. Yani Olur. çünkü Uzmanlığı- benim anladığım uzmanlığı- ikinci beceride %10 savunmadan kayıp yaşıyorsun açık alanda kullandığında. Yani %10 savunmayı almıyorsun. Üçüncü beceriyi de almayı ver açık alanda kullandığında. Böyle hani olağanüstü bir şey kaybetmeyeceksin. Çünkü diğer taraftan aldığın şeyler çok iyi. Puanı Şöyle bir şey. çalıştırma konusunda çok iyi şu anda bu komutan. İkinci skill ile üçüncü skill'de 2 parça. Hı hı. Ne demek istediğimi anladın mı? Anladım. Mesela üçüncü skill'in birinci cümlesinde diyor ki bu komutanın önderlik ettiği kıtalar bir şehre saldırırken diyor. Saldırı %40 artar. Nokta mı var orada? Nokta var. Sonra bu komutanın önderlik ettiği kıtalar saldırı alırsa %20 ihtimalle bütün negatif etkileri temizler. 10 saniyede bir tetiklenebilir maksimum. Yani negatif etkileri temizleme olayını aslında sen şeyde alabileceksin normal zamanda. Yani normalde öyle görünüyor. Yani Abi işte görünen şu hani anda da gelince Guan'ın ne olur? ihtiyacı olan şeyleri veriyor yani çok net bir şekilde ve Guan'ı yükseltiyor şu anda. Abi bunu Guan'ın arkasına koyarsan ne olur biliyor musun? Çok yükseltiyor yani. Yani çok bozuk olurlar. Yani o yüzden çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bunlar gerçekse oyunun Atilla Teke'den sonra ilk halinden sonra yaptığı ikinci hata olur. Yani çok hani bilmiyorum abi şöyle bir şey var. Bir skill garnizona bir şeyler veriyor. Bir skill rally'ye bir şeyler veriyor ya. Oradan aslında hani Bak. Hayır, dengeliyor şöyle, yani. Turkan, oyunun son çıkardığı komutanlara baktığımız zaman çok güzel özelliklerinin yanında bunu her yerde kullanama diye eksik yanları da var. Hı hı. Ama bu komutanda eksik bir yer göremiyorum ben. Ha, bir tek şey var işte öbüründeydi herhalde. Okçu birimlerden %5 daha fazla hasar alır. Süvariye %5 hasar verir. Yani süvariye %5 fazla hasar verir diyor ama okçudan da %5 fazla hasar alır diyor. Şu komutana baktığın zaman çok mükemmel. Bu kadar mükemmel olmaması lazım. Ama şimdi mesela Maurya ile kıyaslayalım bu komutanı. Maurya ne yapıyor? Birincisi debuff stackliyor. Yani sağlık ve savunmayı Evet. kırmayı stackleyerek rakibini yıpratıyor. Üstüne Evet, sabit Vulkan'ın sağlığı var yükseldi. üzerinde. Üstüne yük biriktirerek ve yükünü ustalık becerisinden sıfırdan başlatmadan bir şekilde biriktirerek ekstradan beceri hasarı çarpıyor. Yani ve hem rallide hem açık alanda kullandırıyor sana. Pakal'ın hani şeyle kıyasladığın zaman Maurya ile kıyasladığın zaman geri kaldığını veya önde olduğunu düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Ben de aynı şekilde. Dengeli olduğunu Ben de. düşünüyorum. Pakal'ın şu anki Hı. özellikleriyle Maurya'ya denk bir komutan olduğunu düşünüyorum. Ofisi de benden saldı bu arada. Öyle bir şey Tuğkan. Bunda savunma yok, sağlık var. Ama bütün hasar engelleme var. Tamam şeyde de %20 sağlık var Maurya'da. Ve üstüne Evet. rakibin savunma ve sağlığını kırıyor %5 bir stackliye. Ya o daha OP bence. Pakal'la kıyaslandığında Önce- Maurya daha güçlü abi. Ya bak, bir piyade oyuncusu olarak, tamam mı? Rise of Kingdoms piyade biriminin vücut bulmuş hali olarak Şubesi olarak evet. Fransa Yani- bayiliği. çok Hoş geldiniz çok bu haksız arada. olur size. Haksızlık olur diğer birimlere. O gerçekten metayı çok bozar. Çok bozuk bir Oynamayalım konu. abi o zaman. Abi Hayret bir haksızlık şey. yani şöyle bir şey var. Şu an piyadeye haksızlık Ya yaşanmıyor şimdi mu? hepsini tokatlarsam şimdi bana zevk alamam. Onu diyorum ben. Ama şimdi bak abi şöyle düşün. Biz bir süredir piyade oynayan ve agresif piyade oynamayı seven ve komutanları agresif bir şekilde kullanmaya çalışan alanda. Yani işte Alex'ini, Guan'ını veya işte Herald'a gönül besleyen vesaire hani bir şekilde hasar vurmanın derdinde olan piyade oyuncular olarak çok uzun zamandır rahatsızız. Yani geride kalıyor olmaktan. Diğer birimlerin yapıyor olduğu işlerden. Şimdi Pakal bize bunu verecek ve Maurya'dan çok daha iyi bir komutan değil. Bence Maurya ile denk. Hani o yüzden haksızlık değil. Kime göre haksızlık? Yani şimdi biz atıyorum belki
1 senedir veya işte 9 aydır bu eziyeti çekiyoruz oyunda. Piyadeler olarak. Pakal gelsin. Okan, Bir 9 ayda onlar beklesin abi. şimdi süvari okçu arkadaşların kalbi çok kırılmasın diye böyle dengeli konuşma taklidi yapıyordum ama bence de çok güzel yani iyi olur. 5 ayda biz onları dövelim. Peki ben bir şey soracağım. Ben Jiang'a Hiç dövmüyormuş gibiler. Abi ben bir şey boşuna soracağım. dinledim Yani bu ben. komutan gelse bile yetişemezler ki. Nereye dövüyorlar? Sadece koşabilirler böyle güçlü o kadar. İyi de bu koşu yarışı oyunu değil ki. Bayrağın altına geldiğin anda kafana yarsın. Ya bir de şey de çok güzel olacak mesela. Bu adamı tutacaksın, şeyle kullanacaksın. Guan'la kullanacaksın. Guan da hızlı, Pakal da hız veriyor. Uçacağız. Baktığın Ben zaman, bir de Harald'a baktığın zaman hepsinde intikal hızı güçlendirmesi var. Sen Yani- o zaman bayağı Atilla Takeda'dan vaz mı geçtin canım? Atilla Takeda'yı çarktan ben Takeda'yı halleder. Valilerle Biz tırtıklar seninle yaparım boşuna ya. mı deri basıyoruz ekipman için? Ya sıkıntı yok. Taş da basarız. Burak görüyor Volkan musun? sağlam dur. Hanım köylü olma Volkan. Üstüme iyilik sağlık. Ya sonra Tam geliyorsun taş becerileri istiyorsun yoksa- arkadaş piyadesin diye. Ne istiyorsun işte? Beceriler Taşı yoksa kazanacaksın. yetenek ağacını bozarlarsa Yani yetenek ağacıyla bozulabilecek bir komutana benzemiyor. O yüzden bilmiyorum yani. Ya bu Kanka bence arkada kullanacaklar zaten. Hı hı. Bunlar bozabilir ki Ben bir şey Guan'ı- söyleyeyim mi? Şimdi yüksek ihtimalle yetenek ağacı sarı taraftan işgal olacak. Diğer taraftan ya garnizon ya savunma olacak. Şimdi Bence savunma olacak. destek olamaz çünkü destek ağacı olan komutanların hepsinde istisna varsa bilmiyorum. Etrafındaki kıtalara bir fayda veren bir şeyler var. Hı hı, Saladin destek. hariç. Aynen o yüzden demedim zaten. Bu büyük yani garnizon skill de var. Şey de var. Pak ağzına konuşuyorum. İşgal. Rally skill de var. O yüzden çok yönlülük olabilir orası. Ama sarı taraftan işgali mecbur verecek. Rally açtırıyor ya. Ya garnizon da var. Öbür taraftan da ya savunma ya garnizonla destekleyecek onu. Garnizon kendi şehri ama sadece. Savunma değil de bana atak daha şey gibi geldi buna mavi kısımda atak. Atak sarı kısımda verirse çok bak önemli. sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Yani saldırı ağacıyla oradan gelecek bufflarla benim aklım çıkar, elim ayağım titrer. Manyak gibi bir şey olur bu. Bunu durduramazlar. Bence piyade yerine liderlik ağacı gelir bozarlar direkt böyle. Yani şu oyunda en Piyade çok liderlik beğendiğim ağaç ağacı gelmez. zaten atak O ağacı. zaman piyade veya liderlik oluyor. Ağaca göre piyade veya liderlik oluyor. Hayır, o şekilde bozmaları da imkansız zaten. Şöyle bir şey Evet. var. Başından beri diyoruz ki Guan Leonidas yerine Guan ve Pakal yapalım. Guan'ı zaten birinci komutan olarak kullanacaksan sen yetenek ağacı işe yaramaz zaten. ağacına- Aynen ben de onu söyledim. Yetenek ağacına gerek yok ki. Yani. Ama Bir de öyle bir nokta var. tabii Guan kesinlikle birinci komutan olması gereken bir komutan. Yani player'lar düşünülür. Şu an üzerine düşünmedim. Sadece skill'leri Yo okudum. bak mesela aklıma şöyle bir şey geliyor. Yeri geldiğinde Guan'ı çalıştırmak için Guan'ın arkasına atarsın. Ama mesela Herald'ın önüne de çekebilirsin bu komutanı. Ya da işte Evet. atıyorum başka bir kombinasyon her türlü yapabileceğin bir komutan. Peki Şöyle Guan kalkandan dolayı Guan'a çok güzel gidiyor olarak görünse de bütün hasar azaltmasından dolayı Harald'ın arkasını daha çok iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü Harald kendi savunmasını düşürüyor. Bu komutanla birleştirirsen Harald'ın kendi savunmasını düşürmesi yok gibi oluyor neredeyse. O kadar. Dengeler gene. Şeyi okudun mu zaten bu alt taraftaki son cümle. Gerçi Çince versiyonda yok sanırım da İngilizce versiyonda yazmışlar. Herald'da çok güzel bir ikili olabilir debuff'ı kaldırması adına diye. Ya aklım yalınır abi şimdi tamam. Bir şey soracağım. Bu skill'ler kendine aldığın debuff'ları da siliyor mu ki? Siler. Tüm debuff'ları siler onlar. Bütün olumsuz etkileri kaldırıyor diyor Çinlisinde. Tamam. Siz Şimdi- bunu hiç denediniz mi? Sun'u koyup siliyor mu diye denediniz mi hiç? Harald Yüz- Sunok mu? Yani bu merak ettiğim konu Evet kendi- olmayabilir gibi görünüyor ama şöyle bir şey var. Guan'ın fazladan hasar verme skill'i var ya. O normalde damage overtime Türkçesini hatırlamıyorum. Saniye başına hasar mı diyor. Aynen. Yetenek ağacında, beceri yetenek ağacında yukarıda kalp işareti var. evet. Ek O- benzerici.
Evet, Guan ona verdiğin zaman Guan'ın o skillini etkilemiyor. Müşteri hizmetlerine sorduğun zaman evet normalde etkilemesi gerekiyor diyor. Ama diyor Guan diyor özel bir komutan olduğu için Guan'da çalışmıyor diyor. Saçma bir şey. Olabilir, olmayabilir o yüzden. Milletin işi belli. Ben bunu bir şeyde görmüştüm. VIP support falan var ya, böyle ona soruyorsun yazıyor. Orada yazıyordu ki eğer bir komutan bu şeyleri siliyorsa kendi kendine stacklenenleri silmiyor genelde. Böyle cevap vermişti. Müşteri hizmetlerinde oyunun bizim kadar bildiği çok şüpheli bir durum. Bunu çok örnekleriyle gördüm. Yani çok rahatlıkla söyleyebilirim. Oyunu oynamamış adamları oraya diktiklerini. O yüzden geldikten sonra testler yapıldıktan sonra görebilirsin bunu sadece. Ben de o yüzden sordum zaten. Kusunoki her aldığın debuff'ını siliyor mu? Şöyle bir şey. Sürekli yeni mekanikler geliyor. Harald kendi üzerinde bir o negatif etki oluşturuyor. Kusunoki ve Theodora dışarıdan gelen negatif etkileri siliyor. Ama Evet, bunda ben de da onu diyebilir adam. bahsettim. Adam Hı. şunu da diyebilir yani. Evet onlar öyleydi ama bakarım bu skill'i kendi üzerindeki negatif etkileri siliyor. Kendisinden verdiği, kendi kendine verdiği negatif etkileri de silmesine etki ediyor diyebilir adam. Çünkü Çincesinde Yani evet. hani Türkçe'ye çeviremem ama kendi üzerindeki anlamı var. Ya bir de müşteri Yani hizmetlerine bir soru çevirebileceğim yok soruyorsun. yani. Bir sonraki sorduğunda aynı soruyu Mete asıyorum. Ben bugün sana gittim müşteri hizmetlerine dedim ki Herald'ın bu işte kendisine yönelik debuff'ı uyduruyorum soruyor ama hani şey yapıyor mu? Hani Evet, çok fazla aynen devreye öyle. giren bir şey mi veya işte ne kadar etki ediyor, yüzde kaça kadar çıkabiliyor, ortalaması nedir diye bir soru sorsam mesela bugün adam atıyorum 5 dedi. Yarın sen sor aynı soruyu, yok etki etmiyor diyor. Anladın mı? Hani sağlıklı Yani bir geri dönüş yok. Ama rapordan benim incelediğin zaman daha önce karşılaştığım hataları müşteri hizmetlerine bildirdiğimde yemin ediyorum oyunu kapat aç bir öyle dene belki düzelebilir cevabını almıştım. Yani Ben bir şey diyeceğim. Siz VIP support'tan mı bahsediyorsunuz yoksa genel müşteri hizmetten mi? VIP support'un da aynı şekilde yanlış cevapladığı durumlar olmuştu daha önce. Kesinlikle hatırlıyorum. Yani örneğin yarım saat araştırsam burada çıkarırım ama var kesinlikle böyle durum. Bu arada Emin konuşan piyade. Alucard. Onu zaten de gelmesini istiyorduk. Sanırım onun da gönlü var gelmek için. Emin'cim. Sormuş da Yani chatten. Ben de chat'i okuyorum. Piyadeyi zaten almadık mı? Sayın Piyade Bey. Ya utandırıyorsunuz evet teşekkür ederim. Koreli komutana da daha geçmedik. Koreli canlar. komutana daha geçmedik. Onu birazcık şu Evet. komutanın üzerinde durduktan sonra geçelim diyoruz. Ben de o boşlukta hemen dedim görevlerimi O arada yapayım. ben de bir Saniye. sigaraya kaçacağım. Hazır bu komutanın üzerinde fazla laklak yapılıyor. Bir sigara içip geleyim Koreli'ye öyle geçelim diye düşünüyorum. Ya ben dışarıdayım. Telefondan bağlanıyorum. Ha. YouTube'la Discord aynı anda çalıştıramadığım için ben Discord'dayım şu an. YouTube'da Aynen. bir şey yazarlarsa ben bilmiyorum yani. Tamam ben şey Küfür yapıyorum. etmeyeyim yani. YouTube'la ilgili YouTube'da senin hakkında şöyle bir şey dendi. Emin diyor ki konuşan arkadaşı diyor Kim Homa diye alalım sordu. diyor. Hemen getirelim. Ona cevap verdim. Ne demiş? Biz görüşemedik Alucard ile. Son günlerde yorgundum. Biliyor canım. Ya Emin bu konuşuruz. Ben dedim yani Emine. Piyade isimli Alucard bu arada. Diğer Alucard değil. JVM Alucard değil Emin'cim. Yani zaten Abi JVM Alucard çok büyük balina. Buradan tanımıyorum. Beni izliyorsa da selamlarımı söylüyorum. Onun gücü benden yüksek olduğu için benden daha çok hak ettiğini düşündüm Alucard ismini. O yüzden değiştirmek zorunda kaldım. Utandırmasın. Hayırlı olsun. Hesabı benimkinden daha iyi bir hesap. Sesim geliyor mu acaba? merhaba. Merhaba. Oo Seza Hanımcığım. Bir konuyu bölebilir miyim diye yarım saattir bekliyorum. Bölemedim. En sonunda bunu yapmaya karar verdim. Hoş geldiniz efendim. Öncelikle nasılsınız? Öncelikle iyiyiz. Şu an yengemi duyuyorsunuz. Evet şu an bu arada. Şarila TTTS konuşuyor. O zaman sonralıkla şunu yapıyoruz. Yayına bir baskın atarız bence. İyi ki doğdun Didar. İyi ki doğdun Didar. Benim doğum günüm değil ben bile duygulandım. Ya. Şu an alkışlar kopuyor değil mi bir yandan da? Ya. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Canımsınız. Çok güzel şarkı söyleriz canlı yayında. Acil servis geziyoruz da Antalya'da. Ney?
Acil servis geziyoruz. Bütün acil servisler patlamış, hiçbir yeri bulamadık. Hayırdır? Ne oldu? Sezan'ınkiler bayağı hastalar da Oo. musuyor bir değişik durumları var. İşte Feyza'yı hastaneye getirdik. Öf. Oradan öbür hastane derken en son özele geldik. O yüzden de erken dahil olamadık, kusura bakmayın. Yok canım, olur mu öyle Alalım şey? mı abi onlara? Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Haber verin Hadi siz ha. devam edin. Tamam. Teşekkür ederiz efendim. Geçmiş olsun Görüşürüz, iyi tekrardan. akşamlar. Görüşmek üzere. Geçmiş olsun. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay. Yoda iyi geceler. Görüşürüz. Yoda süvari yapmış adını da. Bir moda başladı. Demek Pascal'ı sevdiniz ha. Ay be. Pascal değil. Pakal bir kere Ay harbiyle Pascal bir ne kız? Pascal. Evet. Pascal ismini ne ya? doğru Pascal. Ay. Önce bir komutanın ismini doğru telaffuz et. Ya düşün ki İçinizden o bir kadar kişi- dinlemedim Hüseyin. Beni ilgilendirmediği için. Demek ki Ya benim Yani görünce kaçacağım bir komutan olduğunu anladığım için gerisini dinlemedim. ya zaten biz Basmana piyadelere gerek yok kafa bence. atmıyoruz ki. Yani Gayet atıyoruz da. bir şey söyleyeceğim. Mesela şöyle düşünün. Yani ben bunu son metada öğrendim. Bunu ATDTC'de zaten full savaşıyordu ama şu an Ziyang William ya da şu an Ziyang Zengisan yani anlık bir şeyle yani 3-5 saniye bir vurduruyorsun, direkt nükleer atıyorsun, hemen katıyorsun. O skill'ler var ya o Hı. bakalan skill'leri bir ton yazıyor orada. Hı hı. Onların işlenmesi için bir yıl geçecek. Yani o sen anlık nuke vurup cidden adam 30k yedikten sonra yani bunlar çalışır çalışmaz çok da önemli değil. Benim açımdan böyle. Ben şu an KVK'dayım. Full yani para yatırdım az buçuk. Hı hı. Şeyleri de fullledim. Bu süvari saldırıları. Hı hı. Şimdi benim Ziyank'la geçen birine bir kere vurdum geri geldim. 25 gösterdi üstünde Ziyank'ın. Hani çok fazla vuruyor zaten yeter. Bir kere de 70k'ya diğerleri 25'in altındaydı son Zenci vurdu. Hı. Ama neredeyse 70k'ya yakın vurdu. O kadar vurduktan sonra geri çekiyorsun zaten anlık. Yani kasmıyorsa tabii. Bu yeterli oluyor. Ben de şu an süvari gene her şeyden güçlüdür yani. Zenci ya da Ziyang William kullanıyorsan tabii. Murat Elşan sensin değil mi? Değil mi? Bu arada karıştırmıyorum ben. Elşan. Şimdi mi? Evet. Şimdi sana şöyle söyleyeyim Elşan. Heh, Daha önce tamam. hiç MOBA oyunu oynadın mı? MOBA League of- Dota 2 oynuyorum. Dota 2 oynuyorum. Şu an bile oynuyorum evet. Dota 2 mi? Evet. Burak burada bu arada. O Burak zaman- Güz. Adaş yok mu diyor. Burada. O Discord'da zaman şu an. sana Dota üzerinden örnek vereyim. Şimdi farklı roller var ya, jungle, support, ADC, Evet. savaşçı gibi. Evet. Piyadeyi Rise of Kingdoms'ın savaşçı solo lane olarak düşünebilirsin. Solo lane savaşçı, solo lane oynayan hero'ların özellikleri nelerdir? Gank yediği zaman kolay düşmez. Hasarı vardır, sürekli hasarı vardır. Diyenemeyeceğim. Yani bütün Öğrendim. eksik taraflarını kapatan bir özelliği vardır. Yani sürekli hasar ve dayanıklılık üzerine. O yüzden hani senin dediğin William, Cengiz gibi komutanlardaki anlık hasarı, yani jungle gibi, assassin gibi şeyin tersine bir süreklilik var. İkisi de ama normalde baktığın zaman mantıken aynı sonucu vermesi lazım. Birinde bir şeyi 10 saniyede yaparken birinde 5 saniyede yapıyorsun. Öyle düşün. Gir çık yaparken süvari o yüzden gir çık yapması çok kolay. Ama hasar aldığın zaman, ortaya düştüğün zaman yok oluyorsun. Ama piyadede öyle bir sıkıntı yok. Gitsen bile birkaç kişi götürebiliyorsun. Yani. Doğru söylüyorsun tabii. Şimdi ben zaten en önemli vurguladığım şeylerden biri hep oluyor. Klandaki arkadaşlara da ya da tanıdığım başka krallıkta oynayan arkadaşlar. Yani bu süvaride nuke oynayacaksanız yani Ziyang, Zengiz veya William oynayacaksanız bilgisayarınızın bir saniye bile kasmaması lazım. Tıklayıp eline geri tuttuğun anında geri gelecek. O vurduğun anı gördün, o yuvarlakların olduğunu ve geri çektin. Öyle kazanırsın. Öyle rapor kazanırsın. Yoksa tabii ki dersen 2 metre bile öne gitsen bitmiştir. Zengiz zaten vurdukları anda geri dönemiyor zaten. Yavaşlıyor zaten. Bu arada şeye mi Yavaştan geçsek? Koreli'ye geçelim. Evet.
Uygun Ben mudur hocam? Yade Bey soru size geliyor. Geçiyorum. Bir dakika o sayfayı tekrar açayım. Discord'dan açtığım için bağlantı sayfayı indirip kaldırırken Neymiş sorun o? oluyor. Koreli'yi açtım. Koreli kardeşim. Of, skill'lere bak. Okuyorum. Hasar karşısındaki hedeflediği ordunun canı %30'un altındaysa üzerine ek hasar verir. Ama bu sürekli hasar mı yoksa tek seferlik Guan Yu'nunki gibi %50 ihtimalle çalışan bir hasar mı bilmiyorum. Onun dışında beceri hasar faktörü 1700. 2000'e kadar çıkıyor bu. %30'un altındaysa. Yani ısrarın altına düştüyseniz bu komutanı gördüğünüz zaman kaçacaksın. İkinci skill'e geçiyorum. Piyadelerin saldırısını %40 arttırır diyor. Pasif özellik herhalde. Konstantin'in ikinci skill'i gibi. Süvariye fazladan %5 hasar verip okçudan %5 hasar alıyor. Jadwiga'nın gibi, skill'i gibi. Üçüncü skill haritadayken diyor. Beceri hasarı aldığında diyor. Haritadayken beceri hasarı aldığında. Normal saldırı değil. %20 ihtimalle alınan bütün hasarı %50 düşürür. Haritadayken beceri hasarı yediğinde alınan bütün hasarı %50 düşürür. Yo. 4 saniyede bir, en fazla 4 saniyede bir tetiklenir diyor. Peki kaç saniyelik üzerimizde kalacak bu %50 düşürme? Anlık mı? 4 saniyede bir tetiklenir dediğine göre en fazla 3 saniyedir. Yeter zaten. Yani o zaman biri nukleyip kafamızı koparmaya çalıştığında ilk nükten sonra ölümsüz oluyoruz. Ya Okçular yeni düşünsün komutanların yeni okçu komutanların birinde vardı bu herhalde. Ya Cyrus'ta ya da Nevo'da vardı böyle bir beceri. 3. 4. skill'lerin birindeydi herhalde. Neyse az sonra bakarız. 4. beceri diyor. Bütün bu komutanın önderlik ettiği bütün birimler piyadeden oluşturursa diyor. Hasar aldığı zaman %100 ihtimalle ekstra bir özellik kazanır. Verdiği beceri hasarı 8 saniyeliğine %5 artar. 12 defaya kadar steklenir diyor. 4 saniyede bir tetiklenir diyor. Maşallah. Yani O zaman biz kalkalım. Maşallah. %100 eğer saldırı alıyorsa %100 ihtimalle verdiği beceri hasarını %60'a kadar arttırıyor. Abi ne bu ya? Oğlum bittiniz sizler. Neyse. Tuttu onu koparacak. Abi ne diyor bu ya? Uzmanlığı 3. becerisini güçlendirir diyor. Haritadayken beceri hasarı aldığında %20 ihtimalle %50 aldığı hasar %50 düşürür. Aynı zamanda bu Sun Tzu ile Guan'ın alanı var ya, ne yelpaze. Yelpaze şeklindeki alana 3 hedefe en fazla bir seferliğine beceri hasarı verir diyor. Ölen askerlerin 50'şer birim fazlası olarak, kaybettiği birimin 50'şer fazlası olarak artar bu diyor. Ama kaç birim kaybettiğinde ne kadar artar yazmıyor. Şarman'ı şimdi hepiniz bilmiyor olabilirsiniz ama Şarman'ın 4. skill'i kıtalar, Şarman'ın önderlik ettiği kıtaların canı azaldıkça verilen beceri hasarı artıyor. Onun 2 faktörü var. Bir şehirlere saldırırken, bir de normal haritadayken. Bu ona benzemiş. Mesela diyor ki işte önderlik ettiği kıtaların canı her %10 düşüşünde şu kadar artar, şu kadar artar falan. Orada net bir rakam var ama burada net bir şey söylememiş. Ölen birim başına, kaybettiği birim başına 50 artar diyor verilen beceri hasarı. Son cümlede de diyor ki uzmanlığın bu çok skill, çok karışık. Çincesinden okudum bir de. Diyor ki hasar aldığı kıtaların sayısına bağlı olarak aldığı bütün hasarı
%15 düşürür diyor. Bu ölmeyecek beceri yani bu. 3 saniyede bir tetiklenebilir en fazla diyor. Ama kaç hedeften saldırı aldıkça kaç kere %15 düşürüyor, staklanıyor mu ayrıntı yazmıyor. Yani şöyle Harald'ın uzmanlığında diyor ya işte şu kadar fazla kıta Swarm atarsa karşı saldırı hasarı çarpı 5 o kadar artıyor. Bu da onun gibi ama kaç birim başına artıyor bu o yazmıyor. Çok oldukça yazıyor sadece. Bu kıtaya hasar veren kıtalar çok oldukça çoksa diyor. 2'den fazla olabilir bu. Hani bizde var ya 2'den fazla kıtaya saldırıyorsa, hasar veriyorsa veya 2'den fazla kıtadan hasar alıyorsa bu öyle olabilir. Yani Swarm yediğinde üzerine ayrıyetten %15 hasar düşürüyor diye çevirebiliriz bunu. Yani bu biraz şey gibi olmamış mı ya? Herald'ı beraber kullandığında biraz daha böyle hani coşa gelsin, o da kaldığında biraz Abi, daha biz bunu zaten yerleyelim. üçüncü skill %50 düşürüyordu. %50 üzerine saldıran birim başına %15 olabilir. 2 veya 3'e kadar çıkabilir bu. Veya işte %65 olur. Bütün hasar azaltma Swarm yediği zaman. %65 çok korkunç bir rakam, bilmiyorum. Bittiniz oğlum ha. Süvariciler bekleyiniz. Atilla ha. Görüşürüz. Neyse. Adam da Altında nasıl da derin yara bırakmış ya. az önceki ya ben de derin yara bırakma da çoluk çocuğun eli ayağa düştü Atilla. Herkes çok bir şey yapıyor zannedip kasıyor. Neyse. Az önceki Harald'la Dalga geçti şu kullanılması an. güzel olur gibi bir tane öneri daha var. Altta diyor ki bu beceri hasarı üzerine bir komutan Swarm yerse iyi olur diyor. Eksi tarafı diyor. Beceri hasarı staklaması diyor. Meydandayken diyor yeteri kadar birikmeyebilir diyor. Hani senin Tuğkan bu videosu vardı ya, ekipman videosu vardı ya. Sessiz sınav mesela güzel ama meydanda bir iki kere vurup adamlar ölünce bu aksesuardan tam verim alamadığımız için Belane sabit daha güzel olur diyordum. Aynı şekilde diyor ki meydan savaşları diyor yani hedeflediği kıta çok kısa sürede öleceği için diyor beceri hasarı çok fazla staklanamayabilir ve tam verim alamayabilirsiniz diyor. Yani bu rallide daha iyi geçiyor. Yani. Aynen. Koreli kardeşimiz de bu şekildeydi. Ben Pakal'ı daha çok beğendim nedense. Yani Pakal Guan'la çok güzel gider. Yani ben öyle bir şey bekliyordum ya. Leonidas çünkü Leonidas çok güzel bir komutan ama Guan Yu'nun arkasına yakışmıyordu ve ne bileyim bir Edward Tomiris gibi Attila Takeda gibi bir ikili olamıyorlardı. Baktığın zaman Edward çok geç skill atıyor. Tomiris zehir biriktiriyor. O şekilde Edward'ın o açığını kapatıyor. Veya işte Takeda Attila sadece nasıl Takeda'yla kullanılmak üzere oyuna getirilmiş bir komutan olarak görebilirsin bunu. Şu an Attila'nın skill'lerini ezberden size söyleyemem ama benim sürekli düşüncem buydu. Leonidas'a baktığın zaman evet Guan Yu'nun becerilerini tetikleyen şeyleri var. Kalkan veriyor vesaire ama abi benim canım saraya indikten sonra ben zaten şehre dönüyorum. Şehrin, kıtanın meydanda haritada kıtanın canı sarının altında düştükten sonra verebileceği hasar miktarı belli. Rally'deki gibi 1,5 milyon olup hala sarıda görünmüyor. Yani 100k asker %100 şeyi olsa bile 250k 300k'lık bir orduya bilmiyorum yani. O yüzden çok şey gelmiyordu bana. Ama çok şey olmuş, çok kötü olmuş yani. Çok can yakar bunlar. Aman aman. Sığınaklara vallahi. Peki bana şunu söyle. Ben Jiankyu Spin'i yoksa bunlara mı ekleyeyim? Abi tabii ki bunları önce bir bekleyeceksin, göreceksin. Kağıtta bu kadar güzel yazıyor ama bu senaryoların hepsi mükemmel bir şekilde uyuşmuyor olabilir kağıt üzerinde yazdığı gibi. Mesela demiş ya meydanda o kadar savaşlar o kadar uzun sürmediği için diyor beceri hasarı bonusu o kadar fazla staklanmıyor diyor. Belki diğer becerilerinde de bu tarz durumlar görebileceksin. Mesela Harald'ın
uzmanlığı sıvamlandığı zaman çok güzel ama sıvamlanmadığı zaman yarım komutan. Ya ben bilmiyorum, Pakal'ı çok beğendim ama mesela bu son komutan böyle aman ben bunu direkt fullerimden ziyade hani ben bunu görmek isterim gibi geliyor. Hani alanda bir göreyim ben bunu diye düşünürüm. Çünkü şöyle bir durum daha var. Mesela Leonidas ilk geldiğinde 4. becerisi bug'lıydı. Çalışmıyordu abi. Hani ne kadar bu işte hatasız bir şekilde çalışır halde getirecekler o da belli değil. O yüzden önce bir komutan çıksın, balinalar bir fulllesin, zaten KVK'da olanlar olur. Raporlar gelmeye başlasın, ondan sonra karar verirsiniz. Bir ikincisi, Xianyu'nun yerine kasayım mı kasmayayım mı, bu farklı bir şey. Çünkü her komutanın kendine has mükemmel kullanıldığı durumlar, yerler var. Xianyu'nun kendine has mükemmel özellikleri var. Xianyu'yu da çok kullanman gereken yerler olabilir bu komutanların yerine. Böyle çok güzel kağıt üzerinde özellikler yazmışlar, saymışlar ama son jenerasyonların aksine pardon. Hiçbir debuff'ı yok bu komutanların. Hiçbir debuff'ı yok. Sıfır. Ben böyle geleceklerini düşünmüyorum bu arada. Yani hani metin gelmiş üzerinden geçelim falan, hani insanlarda bir beklenti yarattık diye düşünerek hani devam ettim bu. Gerçek de olmayabilir. Biz önümüzdekini yorumluyoruz. Çünkü daha önce hani Cebel Tarık işte Tarık Bin Ziyad gelecek falan dediler. Evet. Böyle bir metin geldi. Yayında çevirdik vesaire, konuştuk. Sonra Maurya Bilim geldi abi. O yüzden görseli sızmadan, görseliyle birlikte hani skill'in adı ne, yetenek ağacı ne vesaire falan filan, bunların hepsi bir görsel olarak düşmeden komutanların böyle geleceğine inanmak çok doğru değil. O yüzden bekleyeceğiz, göreceğiz. Ama Pakal böyle gelecekse Pakal bayağı güçlü gelecek ve birçok şeyi değiştirecek. Ama şeyi görmek lazım. Yani direkt hani fullleyecek kafa biriktirmiş insanlar varsa benim gibi, hani bir şekilde bu Koreli kardeşimizi fulllemeden önce birazcık gözlemlemek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü aynısını Herald'da yaptım. Fullleyebilirdim, kasabilirdim. Şu anda hala fullleyebilirim. Ama Herald'ın mesela işte oda kalmadığı zaman oyunda çok bir işe yaramayacak durumda olması, yani çok bir işe yaramıyor olması beni rahatsız etti. Zamanla gözlemlediğim süreçte. İyi ki kasmamışım dedim. Guan'ı kasmış olmaktan da gayet mutluyum. Mesela şu anda hala Herald mı kasayım, Guan mı kasayım, Alex'i, YSG'yi, onu bunu vesaireyi hallettim diyen insanlara ben hep Guan kasın diyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Herald Cengiz kadar işe yaramaz bir komutan değil. Yani şimdi bu konuda bir hemfikir olalım. Ama ben nasıl full piyade oynuyorsam full süvari oynasaydım Cengiz'i kasardım. Ama hani ben bir süvari oyuncusu olsaydım şunu da derdim yani. Cengiz'i kasmasan da olur. Cengiz iyi komutan, güzel komutan ama olmazsa olmaz değil. Ama o zaman öyle düşün. Bir piyade olarak şunu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Harald olmazsa olmaz bir komutan değil. Ha, ben piyadeden zevk alıyorum. Sıvamlanmam lazım. Meydana çok çıkıyorum. Ben savaşıyorum diyorsan kasabilirsin. Hoş bir seçenek olur. Ama o kadar yani. Savaş modu kapatmamızı istemişler. Kapatalım abi. Zaten Bir ikincisi Mert şey yazmış. Ramses'e yetişemez yazmış. Didar'da okçular yaşadı yazmış ama yani Mert, ben oyunda tamam şöyle bir şey var. Süvari, okçu, piyade birbirlerine üstün gelmeleri, öyle bir şeyi var. Kısır döngüsü var. Evet ama her komutanın özelliği aynı olmuyor. Mesela Ramses'li Atilla Teker'e kesen adam var. Veya işte ne bileyim Guan Yu döven var süvariyle. Ekipmanlar ayrı onlar işte. Ben gidiyorum Richard Alex'le Ramses Tomeris dövüyorum. Bak mesela ya. Öyle bir şey yok yani, tamam mı? Bir ikincisi bir hasar azaltma. Dedi ki içine nasıl gelmedi yalnız. Ben raporunu atarım, yok ya, yalan söylemem ben. Yok bir yere Richard'da atmıştı bu raporu bir tane. Adresimiz belli yani, kardeşim Ramses diyoruz. Varsa fazla yolla yani. O başka da. Bu tüm hasar azaltma mekaniği çok broken, çok bozuk bir mekanik, tamam mı? Richard'ın bu kadar tank olmasının sebebi tamamen becerilerinde olan tüm hasar azaltmadır. Başka bir şey değil. Ve bu komutanların ikisinde de tüm hasar azaltma var. Hani savunma mı, %50 savunma mı istersin, %15 tüm hasar azaltma mı desen, kesinlikle %15 tüm hasar azaltmayı tercih ederim. Çünkü tüm hasar azaltma dediğin şey statlardan, hasardan ne verilirse verilsin bağımsız olarak
görmezden gelerek bütün olumsuz etkileri, bütün hasarı düşürüyor. Ve adam diyor %60 diyor yani. Şaka mısın mübarek? Abi Böyle- zaten oyunda 2 tane çok bozuk özellik var. Biri kıta kapasitesi bonusu veren skill'ler. Biri de hasar azaltma muhabbeti aslında. Yani bu çok fazla bozuyor, çok fazla kırıyor. Çünkü birçok faktöre doğrudan etki edebilen bir geniş şey var yani olayın. Bu arada Rise of Kingdoms TR 1564 selamun aleyküm, iyi yayınlar Aleyküm kardeşim selam. demiş. Aleyküm selam dostum, hoş geldin. Bir yandan Discord'da da muhabbet edildiği için bölmek istemedim ama gördüm yazdığını. Bu arada ben üzülmedim ya. Benim Atilla Take'den var. Muhabbet Sabri Çok gelmiş. şükür. Hoş Daha geldin. yok Aleyküm yani. selam. Helal lan sana Atilla. Bir saniyenizi rica edeceğim. Gelenlere bir selamımı vereyim, sonra topu salacağım yine size. Muhammed Sabri, aleyküm selam dostum. Hoş geldin. İyi yayınlar. Yeni gelebildiğim Didar ablanın doğum günü kutlu olsun. Ya, Nice teşekkür güzel, ederim. sağlıklı yıllar olsun. Ailenle, sevdiklerine bir ömür mutlu ol inşallah. Teşekkür Hayatta ederim üzülmesin. Muhammed. İyi dileklerim seninle olsun. Amin. Hep Oh. Amin. Çok teşekkür ederiz. nefes okudu gene. Amin. Berkancığım, aleyküm selam. Sen de hoş geldin. Hoş Çok geldin teşekkür Berkan. ederiz. Cengiz çöp diyor. Hüseyin çarpılırsın. Ben Şimdi çok Hah, özür dilerim tamam. Tükücüm. Hemen Cengiz'e laf geldiği için savunma yapmak istiyorum. Cengiz'in geldiği dönemde bu kadar hani ne Atilla'sı vardı ne Komutan yoktu oyunda. komutan yoktu. O zaman Süvari'de de kastık komutan yani. yoktu yani. Cengiz Onu ilk diyorum. çıktığı zaman ben 100 spin attım bu arada, bana Hani anlatma o zaman Cengiz. biz o ne biçim komutan falan filan hani şey yapıyorduk, hype'lıyorduk bayağı Altın bir. anahtar komutanlarıyla kıyaslıyordun çünkü Cengiz'i. Şimdi yani. bambaşka Evet, komutanlar aynen öyle. geldi. Tabii canım. Şimdi peki bir şey diyeceğim. Burak Kulaksız şu anda Burak Süvari olan Discord'umuzda bir süvari olarak bu yeni gelecek olan piyade komutanlarını gördükten sonra aleti ruhiyesi ve duyguları ne alemdedir? Onu da bir almak isterim, merak ediyorum yani. Burak'cığım. Ben Burak biz dinlemiyor. Yani bana çok giren çıkan bir şey yok ya. Kasanlara hayırlısı olsun. 50 hep ben 50 liralık alıyorum da ben hep KVK 2'yim. Fetih sezonundakiler düşsün. Yani o da var. Ben 2. KVK'dayım. Daha bir ayım var bitmesine. Sonra 3'e gireceğim. Aynen. Zaten sen Fetih sezonuna gelene kadar bundan daha iyi süvariler çıkar. Bence okçuları koparacak yeni gelen komutanlar. Kanka bence çok koparmaz gibi ya. Yine okçular her zaman sağlam kalacak piyadeler karşısında. Kanka ben 2 tane vuracağım, kaçacağım zaten piyadeye. Ne yapacağım? Biz kalırız savaşırız kanka. Ben Ramses'i bilerek şey dedim. Ramses de bozuk bir komutan. Şöyle bozuk bir komutan. Adam hem savunma veriyor hem karşısındaki piyadenin mesela savunmasını azaltıyor. Hem de ekstra saldırı veriyor. Yani her şeyden var Ramses'te de mesela. Benim gelecek olan piyade komutanlarından beklentim de oydu yani. Hani Artemis'le Ramses gibi 2 tane komutan versinler piyadeye. Açık alanda rahatlıkla kullanabilsin piyade artık. Bir keyfimiz yerine gelsin. Ondan sonra ne yapıyorlarsa yapsınlar tadında bakıyordum olaya. Bir de hani yani çok da abartı değil yani. Artemis'le Ramses'e baktığımız zaman hani piyadeye o ölçekte bir şey geldiğinde ya işte çok abartı olmuş. Yok şöyle yok edecek, yok böyle yok edecek falan değil yani. Aslında oyunda güçlü bir yeri olan ama işte en iyisi değil sonuçta. Öyle hani tanklı iyi da diye olan, bir şey yok. hasarlı Bu olan bir adamlar hal para olsun kazanacak işte. sonuçta. Her kesime hitap ediyor. Bazı insanlar okçu seviyor, bazıları süvari, bazıları piyade. Adamlar 1-2 sezonda bir bozuk komutanlar getirip milleti sövüşleyip tabiri caizse paralarına Sonra bakıyor. nerf getirecekler. Yani oyundan koparmamaya çalışıyorlar insanlara biraz da işte. Yani piyade olarak süvariye dönmektense oyunu bırakacaktım kardeşim, ne yapayım? Hayda. Çok ağladınız. Sultan da hatırlayabiliyordu ya. Burada ağlayıp duruyorsunuz. Bak bir şey demedik size. Yok yürüyemiyoruz, yok koşamıyoruz. Evet. Hep de savunduk. Ağzımızı Ben hep açmadık. Bak gelen komutanlar da çok güzel dedik. Hala süvariyi gömüyorsun ama yeter. Bu Burak arada- incinmiş. Ellemeyin Burak'ı. Berkancığım çok Bilmiyorum. teşekkür bir piyade ederim. bir piyade olarak zaten yıllardır neyse. Bir dakika Alındım. kavganızın arasına girip Çete attım bugün raporlara. Bak Richard'ın kafasını kopardım kaç kere. Ya abi komutan yarım şimdi konuşturma. Yarım komutana vurmuşsun. Ne yapayım? Vurduğum Richard fulldü bu arada attığım raporda. Olabilir ama senin hasar verdiğin komutan full. Burak Sen incin- elinde tam kapasite savaşıyorsun. O adam yarım yani.
200 kaydı adam. Ben ne yapayım? Genişletme bassaymış. Muhammed Koç Ne yapayım aleykümselam şimdi? dostum, Adam hoş geldin. genişletme basmadı diye vurmayayım mı adamı? Berkancığım ben de çok İnsaflı teşekkür ederim. davranıldı. Zaten Sağ bir ol. tane vurdum, yürüyemedi bir daha. Olduğu yerde kaldı. Olabilir, haklısın. Süvari çok güçlü. Bunu reddediyorum tabii ki. Yani olabilir hacı. Meydan orası. Her meydanı. Bazen geliyor kedi köpek. Bazen böyle bizim gibi aslan kaplan. İnşallah karşımıza düşmezsin. Ne diyeyim. Hayda, laflara bak. Zaten bana sürekli diyor bir karşıma gelsen diye Ramses'te diye. Ya bak, hayır şaka yapmıyorum. Gerçekten Richard İskender'le Ramses Tomiris'i dövdüm. Ağzının ortasına vurdum. Çünkü hani bu şu demek değil yani, bak. Hayır, şaka bir tarafa, piyade okçudan daha iyi demek değil yani. Veya atıyorum işte Burak'ın Richard'ı dövmesi. Bu şu anlama gelmiyor. Ha, süvari piyadeyi aslında dövüyormuş. Ya o an Durumlar şartlara bağlı işte. değişkinlik gösteriyor. Laboratuvar Ekipmanlara ortamında bağlı. kesinlikle oynayamazsın bu oyunu. Mesela Öyle. bak Osman Ermanlar vardı. Beni dinleyenler çok olmuş. Osman Erman mı? Evet. Evet. Adam bir de genişletme falan basmış. Hani gel benden kas diyor. Sıkıntı ne biliyor musun? Ama Tamam, işte sen Osman öyle Erman yönlendirildi yazıyorsun da. onlar da. Hayır bak. Evet. Osman Teşekkür Erman ediyorum yazıyorsun da. onlara. Yayınlarda Osman Erman çok OP oluyor. Kullanın mutlaka diye dolaşan insanlar vardı aylarca. Evet. Yani ben daha ne Hala diyeyim? söylüyorum. Osman Erman bu oyunun en iyi ikilisi. Kasın kastırın. Neyse ben linçleyeceğim Helalinden birazdan. 150k bırakırsınız. İşimize Evet. kolay Bir de gelsin. 3 kıta swarmlıyor beni. Loar'ı, Kusunaki'si, Herman'ı. Neyse Roha'da abi. da var. Allah'ın bir lütfuydu bugünkü adam. Çok büyük umutsuzluklarla günlük paketten Selahattin fulliyordum. Geçen de ne olur ne olmaz diye William açmıştım. Oo. Bir yandan da İnceden heykel yolunu değil. yapmış. İtiraf ediyorum tamam yani. Tamam, süvari piyade oyunun kralı elbette ama ona da yanında köleler lazım, yardımcı olacak. Aa, Selahattin laflara bak. William piyade kıtalarımın yanına çok yakışırdı diye düşündüm. Öyle yani. Ama 1200 heykele fullleyeceksin şu komutanları deseler şu an razıyım. Çok güzeller çünkü. Peki bir Kağıt şey üzerinde. soracağım. Ama yani inanamıyorum. Yarın gece belli olur. Çok da umutlanmayalım yani. Peki bir Ben şey soracağım. umutlanmadım da umutlanan varsa onlara söylüyorum. Kendine yeni bir nick düşünmüş müydün bunu yaparken? Piyade ama birazcık da süvari. Yok. Hani Piyade süvariye de gönlüm kayıyor ama hani Yok işte şeyimden de ödün vermiyorum. piyade sometimes süvari şeklinde böyle bir Aynen, nickle. o da olur. Aynen, part-time süvari. Burak duydun değil mi bunları? Bak Saladin'e şey yapıyor Evet. falan inceden Aynen. böyle. Ya biz Oyunun- biliyoruz. O işin eğlence tarafı ama kesinlikle Selahattin ve William kasardım. Bu komutanlar çok iyi olmasa veya sadece ralli ve garnizon komutanları olsa. Gerçi hala belli değil. Şu an okuduk ama yani birisi yazmış. Ben de yazabilirdim onları. Atardım. Ha bakın yeni bir skill yerde. Herhangi bir kaynak yok. Kaynak mabadı adamın yani. Başka bir şey değil. Gece 3'e kadar bekleyip görmemiz yok mu? Ya yarın dediğim şu Rise of Kingdoms'ın kendi etkinliği vardı. Komutan yetenek ağaçlarını, yeteneklerini tahmin etme. O sanırım yarın akşam UTC 20'de mi? Öyle değişik bir akşam vakitinde belli oluyordu. Bu şöyle olacak. Büyük ihtimal hani bu şimdiki reset değil, sonraki resetten sonra etkinlik takviminde sonraki en güçlü valinin şeyini göreceksin. En altta. İkonunu göreceksin. Oraya tıkladığın zaman yeni komutanlar yeni valiye eklenmiş olacak ve aynı zamanda senin komutan listesinde en altta açılmamış komutanlar olarak görünecek. Rise of Kingdoms. Koreli hangi ağaç gelir? Bence destek gelecek. Mehmet Kaya Aynen. sormuş. Piyade komutanları yarın gece mi gelecek oyuna demiş. Yani yarın gece direkt biz bu komutanları komutan sayfasında açılmamış bir şekilde görebileceğiz mi? Bu benim teorim, benim kaynağımda mabadım yani. O başka Anladım. bir şey değil. Ya ben o kadar erken oyuna düşmelerini beklemiyorum. Yine bir açıklanırlar becerileri vesaire falan ama biraz daha bekleriz diye düşünüyorum. Çünkü yakında okçu valisi geçti. Hani bir liderlik valisini de görürüz. Ondan sonra piyade komutanlar oyuna tam olarak yüklenir diye düşünüyorum. Çünkü şu anda metinsel olarak sızmış bir şeyler okuduk. Yani şey olsaydı, oyuna yarın vesaire gelecek olsaydı 1093 çoktan bunu komutan fotoğraflarıyla, becerileriyle, yetenek ağaçlarıyla vesaire bir şekilde sızdırırlardı.
Kamran şey demiş bu arada. Herman Osman iyi ikili ama ilk KVK için iyi. Bilemedin ikinci KVK'da belki iş yapar demiş. Kamran, Sen adamsın. Herman Aynen Osman'la ilk KVK'da bile iş yapabilmek için ilk KVK'da T5 olman lazım bence. Diğer Osman şekilde Erman- kill kasmalık adamsın yani en nihayetinde. İyi ki varsanız. Osman Arman çok önemli. Çok iyi komutanlar. İyi ki varsın Sizler de diyor ya. olmasanız. Hepiniz ya. Semih yarın yayın var o zaman demiş. Vallahi bilmiyorum. Bu arada Niye gelmedi Okan, buraya? yarın akşam dememin sebebi oydu yani. Rise of Kingdoms'ın etkinliği yarın akşam bitiyor. Yarın akşam da resetten sonra normalde aşağıda etkinlik takviminde en altta sonraki haftanın en güçlü valisi çıkıyor diye hatırlıyorum. O yüzden. Sen şey mi diyorsun? Liderlikteki valiyi yine şeyde Jadwiga'da yaptıkları gibi yakarlar. Getirirler Ya- komutanları. Yakmazlar da Vuzityan vardı herhalde orada. Vuzityan'ı çıkarırlar. Şarman da vardı herhalde Çark'ta da. Vuzityan'la Şarman'ı çıkarırlar. Yeni Harika komutanlar ya. Şarman falan. Parmağın mükemmel canım. Ya ben Parmağın var ya. gerçekten skill'lerine baktığın zaman o kadar kötü komutanlar değil. Ama şöyle bir şey var. Yerine kullanabileceğin artık daha güzel komutanlar var. Ben Keşke şeyin dediği gibi, nerfleseler. Dilber'in dediği gibi Acayip Cengiz ilk çıktığı Evet. zaman çok OP bir komutandı. Kasması çok faydalı olacak bir komutandı. Ama şu an hani bir seçeneğim olsa sana bedavadan süvari vereceğiz. Bir tane full komutan vereceğiz. Cengiz mi olsun, William mi olsun desen William kasarım. Tabii. Öyle bir şey yani. Öyle. Bunlar da KVK bir ödülleri. İlk KVK ne zaman oynandı? Belki chat'in çoğu hatırlamıyordur bile yani. İlk KVK. Oyunun Evet, ilk benim KVK. aklıma- İlk sezon. Ben hiç hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? Ben oynamıyorum. Ben ikinci sezonda başladım. Bu oyunun ikinci KVK'sında. Abi yok, O zaman oyuna başladım. başladığımız dönemde KVK'nın geleceği duyurulduğu ve biz ilk Biz KVK'yı Hayır. Başladığımızda KVK yoktu. Tamam işte yoktu. Bizim oynadığımız KVK'da yine ilklerdendi yani. Ama test KVK'sını Vay be. yine binli krallıkta yapmışlar. Bu CS'nin üzerinde yapmışlardır diye Olabilir, biz düşünüyorum. Ben 209'da ilk girdik. KVK2'yi oynadığım zaman Vuzitian hediyesi olarak görünüyordu. Evet. Oyunda full Vuzitian yoktu. Osiris Ligi'nde sonraki ilk full Vuzitian'i Osiris Ligi'nde JVM fulllemişti herhalde. Osiris'te kullanmak için. Hı hı. Uzetiyen KVK görüyordu. Ben hatırlıyorum. ilk Şarman da KVK'yı öyle. 2 kere oynadım. Birinci KVK'yı ve bizim oynadığımız dönemde zaten KVK yoktu. Oyuna ilk geldiği dönemde göç möçle ilgili bir sınırlama yoktu. O yüzden benim Şarman'ın mesela ilk becerisi 5, ikinci becerisi 2 olacak pozisyonda mıydı? Öyle bir şeydi Dur fazladan bakayım, ödüller benimki. aldığımız için. Yani insanların çok küçük gördüğü komutanlar var. Mesela Kusunaki. Bence Kusunaki çok güzel bir komutan. Yani Evet bence de katılıyorum. Güzel de mor işte abi ya. Bravo bak ya. ben oturup hesaplamıştım Kusunaki'nin beceri hasarı, hasar faktörünü. Yetenek ağacından gelen ve okçu ağacından gelen ihtimallerle beraber çok korkunç bir nük yapıyordu. Ve baktığın zaman bugün fetih sezonunda Kahramanmaraşı KVK'larında en çok kullanılan, en çok iş yapan destek becerilerinden biri Kusunaki'nin o 4. skill'i. Sürekli hasar var. Veya işte Sharman'ın şeyi var, 4. skill'i var. Aynen az önceki Koreli komutanda okuduğunuz gibi hani beceri hasarı staklaması var. Kıtaların canı düşmeye başladığında. Bunu Sharman'ın 4. becerisi ve 2. becerisi bence çok güzel. Destek becerisi geldi. Ramazan hoş Şeyden. geldin dostum. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Bu arada ilk Semih niye KVK gelmedi 80 buraya? veya 90. gün geliyor galiba. Kalkan. Ben hatırlıyorum ya. Ben 300 günlük oyuncuyum zaten. Yani çünkü 140'ta göçler falan başlıyordu sanırım ikinci KVK için. Hani bittikten bir hafta sonra mı ne başlıyor zaten. Büyük ihtimalle hani 80-90 o civarlarda ilk KVK geliyor galiba. Richard Martel'ler esir almıştı bizi. Vay be ilk KVK. Ben neyle çıkıyordum acaba alana? Boğdika ile falan mı gidiyordum? Ne yapıyordum? Ben Hatırlamıyorum. Santuz'u Osman falan çıkıyordu. Öyle hatırlıyorum. Ben Pelagius Pelagius'la Osman aynen, kullanıyordum Pelagius galiba. Chao ya da Pelagius Baybars falan da kullanıyor. Zaten Abi T5 abi ne daha kullanacak? acı deneyimler olan insanlar var. Direnç okuna
elmas basmış elmas harcamada. O yüzden çok böyle şey yapmayın bence moralinizi bozmayın. Ama ben Herman kullanıyordum galiba ya. Kötünün kötüsü var. Diye. Bu arada şey de muhabbeti de dönüyor. Hani Ramses Nebukadnezar mı? Ramses ne? Yani Ramses tank bir komutan. Ben piyade olarak söylüyorum. Beyaz Meydan'da da. Nebukadnezar. Alucard senin sesin bir gidip geliyor. Telefon geldi kusura bakmayın. Hani Ramses mi Nebukadnezar mı muhabbeti var ya. Son zamanlarda çok görüyorum. Yani meydanda ben Ramses gördüğüm zaman çok şey yapmıyorum. Çok çekinmiyorum. Hani üzerine gidebileceğim bir komutan. Ama Nebukadnezar'ın mekaniklerinden dolayı etrafına anlık hasar veriyor. Yani skill öfkesinin dolmasına bağlı olmadan. Yanlış bilmiyorsam. Benim oyunun grafik ayarları orta düşükte oynuyorum. Müttefikle düşman kıtalarını bile ayıramıyor bazen. Meydanda bir şey oluyor. Kıtalarım böyle patır patır kafasında kırmızı kırmızı işaretler yanarken cam barı renk değiştiriyor aniden. Bakıyorum Nebukadnezar var. Yani adamla aramda çok uzak bir mesafe var. Ama gidiyorum yani adamı vurmuyorum bile. 10 metre ötede ben dağı taşı izliyorum belki. Bir şey yapıyorum. Ölüyorum bakıyorum kıtanın canı bitmiş. Öyle bir de çok korkunç bir hasarı var. O yüzden Nebukadnezar meydanda bence çok mükemmel bir komutan. Hani Saladin William yapmasam çok aradaydım daha önce bunu düşünüyordum. Hani gelen yeni piyadeler kasacağım gibi olmazsa ne yaparım diye düşünüyordum işte. KVK Fekli sezon dükkanından balıkçılık kuşunu alırım 3. sezon. Bir de Nebukadnezar kasarım. Çünkü YSG'm vardı. Hatta elimde fazla varsa Cyrus'u da kasarım diye düşünüyordum. Öyle bunun sebebi bir piyade olarak gerçekten ondan çok zarar görmem. Hani böyle canımı sıkıyor değil yani. Öyle gördüğüm zaman meydanda bakıyorum şehirden çıkarken böyle TF'ler dönüyor ya. Fight'lar dönüyor ya. Sağda solda toplar oluyor. Bakıyorum Nebukadnezar gördüğüm tarafı şey yapıyorum. Orada oyun oynanmıyormuş gibi davranıyorum. Başka taraflara gidiyorum. O kadar kötü. Nebukadnezar görünce direkt diyorum. Evet. Ama şey yapıyorlar yani Nebukad Ramses yapıyorlar bu sıra görüyorum ben de meydanda falan da Nebukad arkasına da Ramses koyuyorlar. Konuşan JVM'den Alucard mı demişler? JVM'den Alucard değil. Normal abi yemin ederim içimi değiştireceğim piyade JVM'den olmayan Alucard diye. Şey gibi adam yapmış ya ben baba değilim yazmış ya. Ramazan ne tatlı görevler geldi üst üste maşallah demiş. Vallahi. Aynen vallahi. Ama aha Papa geldi. Ki. Hi Papa. Welcome. Ya Papa. Thank you so much. Papa is garrison. Thank you. My flag buddy. Papa ile beraber Didar bu KVK'da tek bayrağa yattılar abi. Aynen. 2 kişi. 5 kıta 5 kıta. Tuttular yani maşallah. Sabah bir uyandım. 80 milyondu ben uyumadan önce Didar. 68 milyon mu 67 milyon mu ne olmuştu? Maşallahınız var. Baba neredesin? Baba can duruyor. Derin bir sessizlik. Babayı ben sevmiyorum. Öyle abi. Şimdiden okçu ve süvarileri geçmiş olsun. Demiyorum tabii ki. Böyle bir şey yok. Bunların gerçek olma ihtimali çok düşük. Dediğim gibi Lilith'in son jenerasyonlarına baktığımız zaman fazlasıyla nerede süvariler ya? Olarak görünüyor. Tamam iyi olabilir ama bence mekaniklerine bakarak bilemedim yani. Çok da mutlu değilim. Yani belki ben de umutlu değilim. Oran düşürüp de girebilirler. Piyadeye üvey evlat muamelesi yapan bir şirketin şey olması lazım yani. Başkasına miras kalması lazım ki değişmesi lazım yani. Evet, Uçan Gergedan. Dark Hasan'ın bir hesabı Home'da. Pir Sultan aleykümselam dostum, hoş geldin. Hoş geldin Pir Sultan. Biz de chat'teki arkadaşlarla Discord'da toplandık. Hem Discord'dan sohbet ediyoruz. Arada chat'ten de yine şey yapıyoruz. Ya Semih saçma skill'ler değil de chat'te Semih saçma skill'ler var bu arada yazmış. Skill'ler saçma değil ama dediğim gibi Atilla Take'den ilk çıktığı zamanki gibi bir böyle bir sarsıntı yapacak gibi duruyor bu komutanlar. Şu anki metaya
ve KVK teknoloji sistemine bakarak diyorum. Çünkü hasar azaltması üzerine sağlık falan var. KVK teknolojisiyle bunlara ekipman yapmana bile gerek yok gibime geliyor yani. Semih'in süvari olası var da ondan. Koy meydana gitsinler kessinler. Ya bütün piyadelerin içten içe bir süvariye içi gidiyor şimdi. Kimse burada Tabii ki de. Ya öyle çıkıp değil. da öyle yo bir ya bırak kendin değil. söyledin. Saladin yapacaktım, William yapacaktım falan dedin. Ama yani. öyle bir şey. Ben bu oyunu oynuyorum. Kölem öyle Elimde diyor. kartlar var ve bunu en iyi şekilde değerlendirmem lazım. Bana fayda. Hani piyade olsa hani faydasına falan çok bakmam. Çünkü ben piyade oynamaktan zevk alan bir insanım. Eksik yanlarını biliyorum. Ona rağmen oynuyorum. Zevk almaya çalışıyordum şu zamana kadar. Öyle diyeyim. Ama illa baktım kendime zaten hani gitsem Zenobia fullesem bana hiçbir faydası olmayacak. Veya dönsem 5-5-1-1 olan Konstantin'imi fullesem yine bana bir faydası olmayacak. Şu an elimdeki heykelleri bana en faydalı olacak şekilde nasıl değerlendirebilirim? Hani komutanlara baktığın zaman bir fayda hesabı yapman lazım. Kasmak istiyorsan. Hani nerelerde kullanabilirsin? Bazı komutanlar sadece belirli şartlar için güzelken diğer komutanlar yine bazı komutanlar da farklı senaryolarda kullanabiliyorsun. Sen İskender'e baktığın zaman her yere koy. YSG'ye baktığın zaman her yere koy. Saladin'e baktığın zaman yine her yere koyabilirsin. Kaçıncı sezon olmuş? Hala Saladinler, İskenderler, YSG'ler geliyor yani. Kaç yıl oldu yani. Onun gibi. Baktığım zaman Kanyon'da da yine bana faydası olması gereken birisi olması lazım. Ama Trajan kassa ben 2 gündür çok savaşamasam da İmparium Krallık KVK'sında sağda solda takılmaya çalışıyorum. Ama baktığım zaman en büyük balinaların bile Trajan trade'leri benim Konstantin'im gibi. Ben Konstantin'le meydana çıkmış gibi olurum. Konstantin tamam kağıt üzerinde yanında bulunsa çok güzel olur. Kanyonda çok güzel. Ama ben kendi adıma konuşuyorum en azından. Ben çok büyük bir balina değilim. Her ay geldiğinde yükleme ödüllerimi tamamlamaya çalışırım. İşte yeni KVK ile beraber teknolojimi ölmeyecek kadar. Ölmeyecek dedim. Rally Garnizon kadar tabii ki o kadar yapmıyorum ama yine de bir Free to Play'den en az 15-20 kat daha iyi oluyor teknolojim. Baktığım zaman bana minimum harcamayla maksimum verimi verecek şeylere yönelmem lazım. O yüzden baktım hani az önce Nebukadnezar Cyrus dedim ya evet hasarı çok yüksek olabilir ama sadece meydanda veya rally'de kullanabilirim. Cyrus da öyle. Ama Saladin William'a baktığın zaman William mesela bana şey gibi geliyor. Piyadede İskender nasıl bir broken bir komutansa ikinci hani şu sezonda yeni bir dahaki gelecek İskender olmasa bir dahaki gelecek komutanlar arasında İskender olsa lan hayvan gibi komutanmış diye şu an konuşabilirdik yani. Hala öyle bir komutan İskender. Aynen. Ve bence William da Süvari'nin İskender'i gibi. İnsanlar hani William deyip geçiyor olabilirler ama benim gözümde William çok güzel, çok faydalı, çok sofistike bir komutan. Kesinlikle Herkese yararlı. Aynen. Her yerde kullanırım. Niye kasmayayım yani? Normalde Hani, süvarileri süvari piyade işi oyunun hani eğlencesini diyoruz ama gerçekten William çok güzel. Çok hoşuma gidiyor benim. Ben o yüzden beğenmedim. Değil. Yeni gelen komutanları gerçek olduğuna inanmıyorum dedim. Gerçek olduğuna şu anda hani sızan becerilerin gerçek olduğuna inanmıyorum. Çünkü hani William'a bakıyorsun ya işte bir öfke buff'ı veriyor, işte savunma siteye atıyor, etrafına ekstra bir şey kazandırıyor. Bir yandan da vuruyor yani hayvan. Çok işlevsel, güzel bir komutan. İşte aynı şekilde Janguyu'ya bakıyorsun. Alan hasarlı hani güzel bir komutan. Bayağı işte iyi iş yapabiliyor. Mauria'ya bakıyorsun. Yine sağlık statı verip rakipten stat kırma gibi etkileri alanda. Ama bizim bu şimdi işte büyük beklentilerle en son nesil işte piyade komutanı diye beklediğimiz komutanlara bakıyoruz. Evet tamam. Bir açıdan çalıştırıyor. Puanı çalıştıracak işte veya atıyorum diğer kombinasyonlara fayda sağlayacak bir şey yaratıyor, alan yaratıyor ama hani kendi jenerasyonunun seviyesindeki diğer birimlerle aynı oranda oyuna etki edecek bir power durumu yok yani. Güç olarak diğerleri kadar alanda böyle fark yaratacak bir durumu yok şu an baktığımız özellikleri. Evet besleyecek, piyadeyi biraz daha yükseltecek ama işte bu komutanlar geldiyse işte süvarideki gelen o OP buff debuff ve aynı zamanda hasarla iş yapan dengeyi işte süvariye de taşıdılar diyebileceğimiz bir pozisyon yaratmıyor. Ve ben buff ve debuff'ı bekliyorum yani piyade komutanlarında. O yüzden bu şeylerin gerçek olduğuna inanmak istemiyorum. Umarım da gerçek değildir. Hani daha beklentimizi karşılayacak bir şekilde gelirler diye düşünüyorum.
Bu arada merhaba, iyi yayınlar demiş Gamze Hanım. Hoş geldiniz Merhabalar, Gamze hoş Hanım. geldiniz Gamze Hanım. Hafiften chat'e bir bakayım, ondan sonra tekrar size döneyim. SkyX Wolf, piyadelerin skill'leri geri sarıp dinledim demiş. Piyadeler bu kadar güçlendirilecekleri sanmıyorum. Kore komutanı ile Guan Zenobia yenilebilir. Hala gelecektir ama Pakal'ın özelliklerinin olacağını sanmıyorum demiş. Ya işte mevcut sıralamasındaki, yani kendi dönemi olarak baktığımızda, kıyasladığımızda diğer birimlerin verdiği şeyleri vermediği için ben gerçek olduğunu düşünmüyorum şu anda. Bir de Pakal'da çok kafamızı karıştırıyor. Yani oyunun bunu yapmayacağını düşünüyorum. Bir komutan üzerinden garnizona bir tane beceri verip bir diğer becerisinde de rally'ye bir beceri vermesi çok değil diye düşünüyorum. Yani gerçekçi değil diye düşünüyorum. Discord'da da konuyu salabiliriz. Ben yeterince konuştum. Evet. Sevgili dostlar. Ben yeterince konuştum. Diyecek bir şey yok. Her şey ortada. Görüyorsunuz. Yani konu Bu piyadeler yayın konuşmak ertesi istemiyorum. gün yapılması gereken bir yayın yani. Şu an değil. Güzel, tamam, bir anda hype'landık ama ben çok da hype'lanmayayım bence. 1093'te bir şey yok mu? Onlar da nereden Şöyle, buluyorlarsa o oyunda bir tane şey var. Oyunda genel okçuların, süvarilerin ve piyadelerin olduğu chatler var. Ben piyadelerin olduğu Infantry Fortress diye bir tane chat var. Piyade Kalesi diye. Orada muhabbeti anlattılar. Hani şey vardı. Lilith yayıncıları tehdit etmiş, işte sızıntıları yayınlarsanız dava ederiz falan filan. Chessbill'in krallığında bir tane onun şeyi var. Yancısı var, küçük elemanlardan biri, onun recruiter'larından biri. O dedi öyle bir şey yok dedi. Daha önce dedi güncellemelerde dedi oyun datalarını ekliyorlar dedi. Adamlar da bulup çıkarıp söylüyorlardı. Sızıntı oldu işte, bakın değişik bağlantılarımız falan filan var diye. Baktığın zaman adamlar bence bu çok mantıklı. Sosyal medya bu şey diyorlar. Karşılıklı etkileşim, sosyal medyada etkileşim olsun diye ekmeğini kendileri yemek için YouTube kanalları yemesin. Madem buradan çok ekmek var. Bunu biz yiyelim. Datalara koymayalım. Etkinliğini yapalım. İşte etkinliğini yaptılar ya, tahmin edin hadi ne olacak falan diye. Instagram hesabı, Facebook hesabı, yorumlar uçmuş gitmiştir. Acayip etkileşim almıştır adamlar. Koymamışlar datalara. Windows 13'lü bir tane şey var. Rockinfo diye. Rockinfo muydu? Bir tane şey var. Shinchi'nin bir tane bütün Rise of Kingdoms'la alakalı şeylerin olduğu İngilizce bir sayfa var. Onun Rusça versiyonu var. Daha önceki 2 tane sızıntı, 1093'ten 2 tane önceki sızıntı o sayfalardan çıkmıştı. Ruslardan çıkmıştı. Rusların o sitesini yöneten adamın konuşmasının sesini koymuşlar. Vallahi yoktu ya. Hiçbir haber yok hiçbir yerde diyor. Yani bu da şu demek oluyor. Bunları özel birinden almıyorlardı. Datalardan buluyorlardı, şeylerden. Android'den girmiştir adam. Dosyalardan güncelleme içeriği. Yeni eklenen ama aktif edilmeyen içeriklere bakmıştır. Skill'leri falan görmüştür orada. O şekilde diye düşünüyorum. Ama artık yok. Sızıntılar o yüzden kaldırılmış. Adamlar akıllanmış. Yani bence sızıntıların olması daha iyi. Ay. İnsanlar hype'lanıyorlar çünkü. Şöyle Gekko diye bir tane YouTuber var, biliyor musunuz? Evet. Bu sızıntılar meselesine geçen ay bir videoda değinmişti. Bunların ilk community program yayıncıların olduğu bir grup varmış Discord'da. Bu eleman demiş ki yeni getireceğiniz komutanları, sesim geliyor mu? Geliyor. Evet. Yeni getireceğiniz komutanları sızıntıymış gibi çıkaralım. İnsanların tepkilerini ölçelim. Komutanlar çıktıktan sonra hani şikayet kalmazsınız. Veya işte eksik bir tarafı varsa, insanların farklı beklentileri varsa piyasaya oynarsınız diye sızıntıymış gibi yapalım. Bir marketing olayı yapalım dedim. Başlarda yaptılar ama sonradan vazgeçtiler demişti. Şimdi o sızıntılara karşı o zaman biz bunları yayınlayalım. Faydalanın. Sosyal medya hesaplarıma şey yapayım. İnsanlar etkileşim artsın. Bedava reklam yani. Bence de yapmalılar ama ya. Merak ediyorlar çünkü. Onlar için de çok iyi. Yani komutanı çıkartmadan önce komutanı düzenleyebilirler. Yanlış mı? Tepkilere göre. Mesela belki de çöp denildi. Herkes Moctezuma'yı böyle yayınlasalardı. Mesela. Ya bence oyun geliştirme tarafında yapmaları güzel olabilir. Mesela bu Olympia'nın ilk deneyimlerini
işte yayıncılara veya işte çok büyük oyunculara, balinalara vesairelere falan sundular ya. Aynı şekilde komutanların da ilk deneyimlerini onlara sunup işte atıyorum Olimpiya oyununda sunabilir. Veya işte bir toplu Osiris maçına sokup orada sırf hani yeni komutanları deneyebilecekleri bir alan veya bir oyun yaratıp onlara böyle bir deneyim yaratıp onların feedbacklerine yönelik bir şey sağlayabilirler aslında. Çünkü hani oyuna bu tarz direkt bam ben yaptım oldu diye getirdikleri zaman çok şey oluyor. Bak Rahatsız edici Moctezuma olabiliyor. ya. Hiçbir şey yaramıyor. Kim niye kassın ki Moctezuma? Bence bir süre Şöyle sonra Moctezuma ile ilgili şey yapacaklar. Bu komutanlara işte Sandoka falan kutu getirip kupa veriyorlar ya şu anda. Hı hı. Harcamıyor çünkü. Bir süre sonra öyle yapacaklar diye düşünüyorum. Bu ne abi? bu Zannetmiyorum. geliştiricilerle Vali yüz komutan. yüze vardı ya, Şangay'da düzenlendi. Bu Rise of Kingdoms topluluğu hani kahraman marşına tepki gösterdi bayağı falan. Daha boykotlar falan olmuştu. Ondan sonra Şangay'da bir tane oyuncularla etkinlik düzenlemişlerdi. Ben onun Çincesini okumuştum. Etkinlik notlarını. Orada adamların dediği şey şu. Oyunun genel mekanikleri üzerinde olumlu veya olumsuz kontrol edemeyeceğimiz büyük değişikliklere sebep olacak şeyler yapmaktan titizlikle kaçınıyoruz. Yani bunların hepsi daha önceden planlanmış şeyler. Adam sana şunu çok rahatlıkla söyleyebilir. Bundan sonraki 3 jenerasyon komutan çoktan hazırdır. Yani ne tepki gösterirse göstersin insanlar bunları değiştirmez. O zaman hani şu anda aslında gelecek olan süvariler de hazır, okçular da hazır. Aslında çok Aynen. mantıklı tabii ki de. Önden götürmeleri eyvallah. Olması da lazım. Olması da lazım. Çünkü hazırlık aşamasında yazılımcılık, yani biz oyun tarafına bakıyoruz sadece ama işin mutfak kısmında bir komutanı yapıp mekanikleriyle beraber oyunun bütün değişkenlerini, bütün durumlardaki değişkenliklerini buna eklemek çok zor bir şey. Bilgisayar başında 2 dakikada yapılabilir diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama öyle değildir kesinlikle. Adamlar belki aylarca bunlar üzerinde çalışıyorlardır. O yüzden adam şunu yapmaz, yani riski göze almaz. Bir şey yaptıktan sonra bozuldu, düzeltelim, 2 ay sonra işte yeni komutanını çıkarırız. Oyun düzeni bozulur ama olsun diye şeyleri göze alacaklarını hiç zannetmiyorum. Çoğunu çalışmış, eklemişlerdir, yavaş yavaş koyuyorlardır. Ben olsam öyle yaparım çünkü. Ne güzel İşte hani konuşuyor ya. oyunu halihazırda oynayan insanların feedbacklerini de alsalar aslında community birazcık daha hazırlanmış olur. Yani şöyle düşün. Hani bu imkanı sundular. İşte Roni videosunu çekti. İşte Gekko, diğer bütün YouTuber'lar, işte Ciscool vesaire hepsine çektirdiniz. Adamlar deneyimlerini yaşadılar ve işte feedbacklerini mesela videoda verdiler. Ve sen bu videoyu Rise of Kingdoms olarak takip ettin ve altındaki insanların yorumlarına da baktın. Ona yönelik insanların genel olarak rahatsız olduğu şey ne? Genel olarak sevdiği şey ne? Adalet duygusu anlamında hissiyatları ne alemde? Bunların bir istatistiğini tutmaları aslında oyunda şeyi sağlayacak insanların. Bir şekilde mutlu olmalarını ve genel olarak bu oyunu sahiplenmelerini sağlayacak. Çünkü bir şekilde fikirlerine değer verildiğini ve atıyorum bir şekilde oradaki yayıncıların da bir temsil durumunun olması hissiyatı, hani tamamen şey yapmasalar bile, atıyorum genel tepki oldu ve işte %100 o tepkiye yönelik hani herkesi rahatlatacak bir değişim yapmasalar bile en azından şeyi görür. İnsanlar önünü görür yani. Hani bir önemli hisseder. Community'nin bir parçası hisseder. Yani bu aslında oyun tarafından yapılması gereken bir şey. Bunu baba yaptı işte. İşte ama babanın yaptığı şey çok çok ayrı bir şeydi. Yani yine de benzer, hani insanlara bir nevi sahip çıktı, anladın mı? İnsanlar ona güvendi işte. Yani taş yaparken göz çıkarma meselesi bir tarafa da şöyle bir şey var. Düşün, Tuğkan, bir esnafsın, tamam mı? 2 farklı mahalleye hitap ediyorsun. Önce ilk mahalle sen ama profesyonel bir esnafsın. Mahalle bakkalı değilsin. İlk bir mahalleyle başladın. 5 sene bir mahalledeki insanlarla ticaret yaptın. Ondan sonra baktın ki lan solda bir mahalle daha var. Ben bunlara da açılayım diyorsun. Oradan da para kazanırım. Soldaki mahalleye açıldıktan sonra bakıyorsun lan sağ mahalledekiler fakirin önüne gideniymiş. Hiç kafanı çevirip bakmasan bile hiçbir şey kaybetmezsin. Soldakilere azıcık bir yatırım yapsan daha fazla gelir elde ediyorsun.
Şimdi oyun şöyle bir konuma düştü. Geçen sene Çin serverları açıldı. Kendi Çin anakarası, Tayvan demiyorum. Çin serverları açıldı, ülke serverları. Ve adamlar orada çok çılgın paralar kazanıyorlar. Çok çılgın paralar kazanıyorlar. Şu an uluslararası Apple Store'da, Google Play Store'da olmayıp sadece Çin mağazasında olup bütün dünya sıralamasında gelir olarak ilk 10'da olan oyunlar, uygulamalar var. Sen hiç bilmiyorsun bile bu uygulamaları. Ve biz sağ mahalledeki insanlar olarak kaldık Çin serverı açıldıktan sonra. Bu adamların bu kadar büyük yatırımlar, bu kadar çok vakit harcayıp uluslararası server'a yatırım yapmalarını beklemeyin bu saatten sonra. Nasıl böyle düşünebiliyorsun diyebilirsin. Ben Çin'de yaşarken Tencent diye bir tane firma var. Bu PUBG'nin falan sahibi, League of Legends'ın sahibi. Evet. Orada çalışıyordum. Ondan sonra ülke şeyleri vardı. Ülke yönetim bölümleri. Sonra Avrupa'ya geldikten sonra Arena of Valor diye bir oyun var, MOBA. Mobile Legends gibi. League of Legends'ın değişik bir versiyonu, mobil versiyonu. Bu adamlar önce Avrupa'da açılıyorlar. Bütün dünyaya serverları açıyorlar. Ama sonradan Asya ve Uzak Doğu serverları Avrupa'dan ve diğer serverlardan kazandıkları paraları katlıyor. Adamlar da diyor ki elimizde sınırlı imkanlar var. Hani sırf bir oyun için fazladan insan şey yapamazsın. O da yatırımcı sonuçta. En az harcamayla yatırımla en çok verimi almak istiyor. Avrupa server'ın olan desteği yavaş yavaş kestiler. Müşteri hizmetleri falan vardı. Çok aktif çalışıyordu. Müşteri hizmetlerini kaldırdılar. Orada çalışan insanların görevine son verdiler. Ondan sonra etkinlikler, hani bu bir 35 kafa etkinliği, bir de 10K elmas verip kale aldığın etkinlikler var ya, sabit. O tarz etkinlik, aynı minvalde etkinlikler vardı. O etkinlikleri de kaldırdılar. Yapmamaya başladılar. Oyunda bir sürü bug'lar vardı. Report ediyordum. Normalde düzeltmeleri lazım Avrupa serverları için. Adamlar bakmıyorlar öyle. Bakmıyorlardı bile raporlara. Yavaş yavaş desteği kestiler. İnsanların oyunu bırakmasını beklediler. Şimdi oynayan var mı bilmiyorum. Vardır da eskisi gibi değildir. Kimse ilgilenmiyor oyundan. Yetkililer. Öyle koymuşlar. Serverları arada bir reset atıp şey yapıyorlar. Çıkıyorlar. Göğsüme öküz oturdu. Yani sen diyorsun ki Çin mentalitesi yavaş yavaş bizi bu noktaya götürecek mi diyorsun ya? Yani bunun Çin'le alakası yok. Adamlar da yatırım yapıyorlar sonuçta. Yani ticari anlamda ya şöyle, ben her zaman yakın çevremle bir dünya üzerine bir emperyal muhabbet açıldığında konu olarak şunu söylüyorum. Hani Amerika'nın emperyalizminden insanlar mesela çok fazla şikayetçiler ama diyorum yarın öbür gün yanlışlıkla eskaza Çin Amerika seviyesinde bir emperyal güç olursa, dünyanın tek kutuplu yöneticisi haline gelirse, insanlar o zaman görecekler emperyalizmin ne kadar vahşi bir hali olduğunu. Yani ahlaki, evet, aynı ahlaki değerleri paylaştığımız söylenemez. İnsani noktada da bizim kadar hassas olduklarını kesinlikle söyleyemem. O yüzden sıkıntı. Yani bu kadar şeye rağmen, daha önceki tecrübelerime rağmen bu kadar destek vermeleri bile, hani sosyal medya, Instagram, Twitter falan, hani düşünün, Tencent o kadar büyük, Lilith'ten 100 kat büyük bir şirkettir. Dünya teknoloji şirketleri sıralamasında Microsoft'un, Google'ın arkasında gelen bir şirket. Onlar bile kendi ürünlerinin temsilcisi Twitter, Instagram sayfalarına bakmıyorlardı bile. Facebook'ları güncellemeden güncellemeye sadece güncelleme notları paylaşılıyordu sosyal medyada. Ona rağmen bakıyorum, bence Lilith hala uluslararası serverlara yine gayet iyi destek veriyor. Ama hani şunu söylemeniz, ya işte yayıncılara şöyle yapsalar, böyle yapsalar, çok büyük beklenti olur bence. O kadar çok vakit harcamazlar bizim için. Sallamıyor. Belki Ronnie'yi Disculade'dir yani. Yok, Ronnie'yi sallamıyorlar zaten. Bulbaritos'la Discule'yi sallıyorlar. Ama onları da zaten sunucu olarak kullandıkları için sallıyorlar yani. Bulbaritos birden. Flash de aldı en son sponsor yayıncılık. 2 gün oldu herhalde de. Ama yani onların da çok uzun zamandır söylediği, dile getirdiği sıkıntılar vardı. Onlara bile ne kadar zaman sonra
ilk defa test server'ını açtılar. Çok zor bir şey değil yani bu adamlara test server'ı erişimi vermek. Ama onu bile yapmıyor adamlar. Big Neyi Gaming'e gösteriyor? vermiyorlar. Verdikleri bile. Bence Big Nasıl? yabancı YouTuber. Ha, Vic de var ama onun durumunu çok bilmiyorum. Hiç muhabbetim yok. Çok da izlemiyorum. Mekanik videoları dışında. Voldemort var. Biz Volde ile Governatör var. Şu an 860'da Tuğkanlarla beraber işte gidiyorlar. İkisi de yardım edip bu neydi? Ekipman Ekipman piyade dizilimini süvari ve yapıyorlar. okçudaki ekipman dizilimine yönelik en iyi sonuçları alabileceğiniz seti hesaplayan algoritma olarak şey hazırladı. Excel dosyası hazırladılar. O da ücretsiz olarak Wix sundu mesela. Videoları. Ben ona çok bağlı kalmazdım çünkü onlar laboratuvar ortamı sonuçları. Meydanda işler çok farklı. Ya işin özü aslında şöyle, yani ağırlıklı olarak savunma sağlık ekipmanlarını alabileceğiniz en yüksek statlar şeklinde tercih etmeniz gerekiyor. Saldırıya hiç yer vermeyin tadında bir görüş savunuyor ve ben bu fikire, hani onlar böyle bir çalışma yapmadan önceden beri hani bunun mantıklı olduğunu, hani Emin'i inandıramamıştık rahatsız ya, olmadım yani hatırlıyorum. adamın yaptığı şeyden. Çünkü alanda bunu deneyip de bunun iyi olduğunu gördüm. Çünkü 1006 ile 429 arasındaki bu işte 596'da vardı. Yapılan KVK öncesinde ben Didar'a dedim ki bu KVK tamamen para harcama bazlı bir hale gelmiş durumda. Teknoloji olarak biz bu adamlarla yarışamayacağız. Bizim yapmamız gereken, en iyi sonucu alabileceğimiz şey ekipmanlarımızı savunma sağlığa çekmek yönünde olacak. Çünkü bu savaş uzun sürdükçe bizim daha az yara almamız lazım. Verdiğimiz yara biraz daha az olsun ama uzun vadede biz her zaman daha karlı çıkacağız dedim. Bütün ekipmanları savunma sağlığa çektik alanda savaştığımız ve bir önceki KVK'ya göre verdiğimiz hani şey mantığında, kayıp mantığında evet yani karşılanacak bir durum yoktu. Aydınlık karanlıkla kıyaslıyoruz. Ama daha iyi sonuç aldığımızı gördük. Bir sonraki KVK'da aynısını sürdürdük. Evet teknoloji değişmişti. Biraz daha kısılmıştı ama yine hani masraf olarak biraz daha verimli geçtiğini gördük. Ama bir sonraki KVK'da yeniden teknolojiye müdahale etmezlerse şu ankiyle bir sonrakini tam net kıyaslayabileceğim. Ve o zaman da derim ki belki hani bu durumun sonucundan rahatsızlık duyarsam, ya evet veriyorum, hani az veriyorum ama hani alırken de az alıyorum. Biraz işte saldırıya da ihtiyaç var mantığına geçeceğim bir şey olursa, yani beni zorlayan bir şey olursa, o zaman da derim ki abi evet 1-2 item saldırı lazımmış. Ama şu an hiç rahatsız değilim. Savunma sağlık ekipmanlarının her zaman hani bireysel testte de alanda da aldığım sonuç açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü kıta kontrolünü çok fazla kaybedebiliyorum savaşta. Ve hani saldırıdan 2 tane 3 tane ekipman kullandığım zaman o kıta kontrolü kaybetmenin bedelini çok ağır ödüyorum. Aşırı ağır ödüyorum yani. O yüzden memnunum. Ben de seviyorum. Zaten ben zaten oynarken hele. Bye bye papa. See you pop. Boğazım şey. Ha, öldü kız. See you puppy. Siz ne düşünüyorsunuz peki bu ekipman mantığıyla ilgili? Yani Tuğkan abiler benim çıkmam lazım. Şu an sana acayip saygı duyuyorum. Böyle yorumları sürekli okuyup boğazını kaybetmeden devam etmen çok büyük bir şeymiş. Ama ben aynısını yapamayacağım. Şu an yanımda da su desteği yok. Çıkmak istiyorum. Tamamdır size abi. iyi yayınlar dilerim. Çok Ben teşekkür chatten ederiz. falan Kendine iyi bak. Hepinize kolay gelsin. Görüşürüz. Kızlara da bakın güzelmiş deyip geçin. Çok bir beklentiniz olmasın. Hadi iyi yayınlar. Hoşça kal. İşte Evet. Kalanlarla bu konu hakkında fikirlerini alabiliriz mesela. Evet. Ekipman muhabbetiyle ilgili ne düşünüyorsunuz siz? Ben bir şey söyleyeceğim. Ekipman muhabbetini yani çok en az bir 3-4 aydır konuşuyoruz. Hem krallık olarak. Bir kere sorulmuşluğum var. O yüzden onu çok seviyorum. Soru sorduğumda cevap vermesi. Abi seni anlamakta zorlanıyoruz şu an. Evet uyuyor çünkü. Yok uyumuyorum da yani gece burada saat 1.35 yani bağırarak konuşamam. Anladım. Şimdi ekipman mantığında bu sağlık savunmanın en iyi olduğunu zaten işte bütün videolar olsun, genel geri dönüşler olsun herkes sağlık savunma en iyidir mantığında olduğunu biliyorum. Ama işte son zamanlarda hem bu saldırı teknolojisinin gelmesi ve bu şeyin yeni süvari komutanının yani Ziyang'ın saldırısının yüksek ve yükünün de yüksek olmasından dolayı ben Ciltik'le oynadığım zaman saldırıdan daha çok
verim aldım. Bunu en az bir 20 raporda falan karşılaştırdım. Çünkü biri sana vurmadığı zaman saldırı savunmanın hakikaten hiçbir geri dönüşünün yani iyi olmadığını düşünüyorum. Sadece karşı saldırı yediğin için çok fark etmiyor. Ama tabii vs atarsan tabii çok fark eder. O yüzden yani yerine göre kullanımından alacağım fayda bence değişiyordur. Benim kendi düşüncem bu şekilde. Umarım dediğim her şeyi duymuşsunuzdur. Duyduk, evet. Burak'cığım. Yani bence sağlık savunma en iyisi. Çünkü şu an benim oynadığım KVK'da da istediğin cihazı kullan. Kasıyor yani. Kayboluyor. Orada swarm yememe olasılığın yok. Hangi komutanı çıkarsan çık vuruyorlar yani. Şey getiriyor. O yüzden Basması yetmiyormuş. Ne? Geri sayımın adı. Doğrulama. Bir de doğrulama gibi. o da var bir de. Oyundan atıyor O yüzden doğrulama gibi. sağlık savunma bence en iyisi. Bende şu an saldırı yok zaten üstümde. Ben bir şey sorabilir miyim? Mesela merak ettiğim için soruyorum. Sizin bilgisayar özelliğiniz ne streamers? Yani kaç Ryzen mı ya da Ice, Intel markası? Monster Note kullanıyorum. i7 işlemci var. 960M ekran kartı var, 4 GB GTX Nvidia'nın. 16 RAM var. GTX yani 4000 ne kadar, böyle bir şey yok ki. Anlamadım. 960M. Eski bir model ama. Ha 960. Ha tamam. Anladım. Yani telefon olarak da 6S kullanıyorum. Didar'da 8 var iPhone. Ama bir şey fark etmiyor yani 8 de olsa 6S de olsa. İşte telefon bataryasını kanka yani 11 var bende. Yani teknoloji mesela Türkiye'de çok pahalı, biliyorum. Şu an bazen bakıyorum Türkiye'ye 20.000'e falan şu anki yeni model iPhone'lar. Bunu anlıyorum zaten de. Yani bizim ya da Amerika gibi ülkelerde sizin telefon bilgisayar zaten söylemiyorum. En az 10 yıl falan üzerinden geçmiştir o bilgisayarın büyük ihtimalle. Çünkü 960M bende hiç olmadı. O yüzden söylüyorum. Telefonlar da aynı şekilde. Bu son teknoloji olmadığı için şimdi oyunda her zaman güncellendiği için requirements'ı artıyor yani. Bu requirements'ı herkes biliyordur bu oynayan. Artıyor. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Yani oyunun güncellemesiyle sonucu, şu anki sonucuna bakarsanız istedikleri ekipmanlar artmış durumda. O yüzden yani kasma sorunu olabilir yani. Çok normal. Evet. Bizim Araplarda mesela Arapların çoğu zengin ama mesela yok. Beyin yok gibi bir şey söylenebilir. Çünkü ben bazen soruyorum, diyorum ki işte bu kadar paranız var, neden hala 1080 falan kullanıyorsunuz bu şeyler? İşte ekran kartları artık eskidi ve bunları kullanmıyor. Sizin para sorununuz yok. Onlar bunun farkında değil. Ben söyledim ya, birkaçından son model aldılar. Hepsi 2080, 2070 falan almışlar. Adamın parayla sorunu olmadığı için onlara böyle tavsiye verilebiliyor. Ama Türkiye'de bu tavsiye versen de bir anlamı olmaz. Zaten çok pahalı. Vergiler zaten falan. Öyle bir şey. Mesela iPhone kendi kendini güncelliyor ya. Güncelleme getiriyor. Şu an Evet. Volkan'ın telefonu erteleyebildiği kadar kendisi erteledi. Ondan sonra otomatik yapıyor ve şu an onun da bataryası Rise of'a giriyor. Güncelleştirme mesela şöyle söyleyeyim. Ben güncelleştirmeyi en son güncelleştirmeyi bilerek almıyordum. Bir gün uyurken şarja takılıyken o otomatik kendisini güncelleştirmiş. Şarja takılı olmasa yine güncelleştirmeyecekti. Ben izin vermiyordum. Evet. Normalde hani benim şarjım mesela %100'den bir şekilde bir yarım gün falan gidiyordu. Güncelleştirmeyi yaptı. Ertesi gün uyandım. İşe gittim. Şarjım %95'te falan. Rise of'a girdim. 10 dakika baktım. Çıktım, şarjım %20 idi. Hani planlı eskitme diye bir mevzu var şeylerde. Evet. Yazılımsal olarak yapıyorlar bunu sürekli. Hani ister istemez hani eski ürün kullanmak aslında markaların getirdiği bu güncellemeler sonucundaki planlı eskitme muhabbetinden dolayı performans düşüşü yaratıyor. Aslında hani parçada eskiyen veya hani çalışmasını engelleyecek bir şey yok yani. Ya bunun üstüne de bir şey daha söyleyeyim. Bunu
Tuğkan'ın söylediği şeyin üstüne de bir şey var. Genelde bu firmaların sahiplerinin yani asıl %51 ve üstü hissesinin sahipleri diğer markalarda da hisse sahibi oldukları için aralarında büyük oyunda büyük yani pencereden bakarsanız hepsi ihtiyacı arttırmaya çalışıyorlar. Yani oyunu da çok yüksek grafiklerde oynanabilir kılmaların da maksat size iyi bir görüntü sağlamak değil, sizin yeni ekipman almanızı sağlamak Tabii, oluyor tabii. genel itibar. Tekrar tüketime Mesela ben son zamanlarda yani bilgisayarda çok böyle haşır neşir bir insanım bilgisayar oyunlarında. Yani 2080 Ti'den bizim mesela o zamanlar bu 2080 Ti ben aldığım zamanlar $1000'dı. Bizim parada 1700 manata denk geliyordu. Şimdi 3080 galiba. 3080 falan şu an 3100 manat. Yani $1500'dan fazla. Yani eskisinin 1,5 katı fazlasına ve eski 2080 Ti 11 GB iken şimdiki 8 GB. Yani hem ürünü daha az kullanımlı ama daha pahalı hale getirmişler yani. bunu yetmiyor. Farkı da yiyoruz. Peki bir şey soracağım. Senin bulunduğun ülke Azerbaycan sanırım değil mi? Evet evet. Peki orada mesela hani şey olarak bakıldığında manat dolar mantığında bakıldığında Türkiye'deki dolar TL kuru fiyat bandı olarak bakıldığında daha mı uyguna geliyor mesela ürünler? Şöyle söyleyeyim. Bizim para Türkiye'nin 5 katı dolardan 1,7 kere düşük yani. 1,7 manat 1 dolar. Türkiye'de 8 TL 1 dolar. Yani 8 ile 1,7 arasındaki fark kadar pahalı bizim para. Hayır bizde vergi Şu an. faktörü var ya sizde de vergi faktörü o kadar var mı yani? Yok. Türkiye'deki vergi faktörü dünyada hiçbir yerde yok zaten. Sormasan. Ya vallahi şimdi gidip kendimi Neyse. camdan aşağı Şu an atıyorum bu ya. arada chatten tepki alıyoruz. Ekipmandan konu ekran kartına nasıl geldi falan muhabbeti olmaya başladı. Bir ekipman muhabbetine Diyecektim geri de dönelim. demedim. Saldırı savunma sağlık ekipmanları tercihiyle ilgili Discord'da Evet. bulunanların eklemek istediği bir şeyler var mı? Ondan sonra yavaştan bir konuyu da toparlayayım istiyorum. Hüseyin Ben sen bir şey söylemek ister misin? Tamam söyle. Hüseyin öldü galiba. Hüseyin yok. Senin yokluğunu değerlendirip bir şey söyleyeceğim. Her gün oyundan konu giderken yemeğe gelebiliyor da ekipmandan ekran kartına ben gelemiyorum. Bu kadar. Ben soruyu kaçırdım Teşekkürler. ya. Ben bayağı kaçırdım hem de. O ara kopmuştum çünkü. Anladım. Mert sen bir şey söylemek istiyor musun? Valla şöyle söyleyeyim. Normalde okçuların çoğu beceri hasarına gidiyor ama hani biz zaten normalde okçuların zaten beceri ve saldırı hasarı yüksek. O yüzden sağlık herkese gereken bir şey yani. Sağlık ve savunma. Yani okçu olsan da süvari olsan da fark etmiyor yani. Ya şimdi konuyu biraz toparlayayım. Şöyle bir durum var. Eğer sen alanda savaşırken bir şekilde bu benim bahsettiğim sorunları yaşıyorsan yani işte odak yeme sorununu yaşıyorsan, doğrulamadan dolayı kıta kapasiteni kaybediyorsan vesaire vesaire birçok hani sağlıklı savaşmana engel olacak birçok sorunu beraberinde getiriyorsa sana alanda savaşmak orada mecbursun savunma sağlık kullanmaya çünkü sürdürülebilir olmuyor. Bir de şöyle bir durum daha var. Hani Türk komünitesinin çok büyük bir kısmı ya hiç para harcamıyor ya da çok az para harcıyor. Yani sürdürülebilir bir savaş içerisinde kalabilmen için bunu yapmak zorunluluğun oluyor. Ama senin hani oyuna harcadığın para az harcayanın biraz üzerindeyse veya işte cihazla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsan o noktada tercihin biraz daha saldırı ekipmanlarından bir tane iki tane daha tercih etmeye yönünde kayabilir. Çünkü hiç etki etmiyor değil. Yani saldırı eğer odak almadığın sürece akışkan bir savaş yürütebildiğin sürece kullanabileceğin bir şey. Ama yine de ben bunu piyadeye kesinlikle önermiyorum mesela. Çünkü bir piyade alanda akışkan bir şekilde birimlerini kontrol etmesi mümkün olan bir birim değil. Yani sen alana girersin ama geri çıkarken sen olarak çıkmazsın oradan. Senden birçok şey alırlar. Ama süvaride mesela bunu rahatlıkla yapabilirsin. Cihazda sıkıntın yoktur, spenderlıkta sıkıntı yoktur.
Hani 2-3 item saldırı atayım da biraz daha fazladan hasar atayım kafasına geçebilirsin. Ama onda da yani süvari en akışkan birim olmasına rağmen yine cihazsal veya işte alanda savaşmakta konfor sıkıntıların varsa her zaman sürdürülebilir olanı savunma sağlıktır. Bu oyunun başından beri en yüksek fark ve fayda yaratan stat sağlıktı. Ve ilerleyen aşamalarda yapılan testler sonucunda, ki ben hani daha önce bir sürü test yaptım oyuna başladığımdan beri bu zamana kadar. Hani birçoğunu yayınlamadım. Mesela en son Lidar'ın hesaptan Şamil'le VS'ler atmıştık. Bayağı bir uzun atmıştık. Bütün ekipmanları değerlendirmiştik. Mesela 4 saat. şeyi de hani Atilla'nın saldırıyla çalıştığı MIT'i vardı o dönemde mesela. Onu da mesela o Şamil bir video attı mesela. Orada sonuçlarla çürütmüş olduk. Çünkü hiç alakası yok yani. Hani saldırıdan scale olma olayı şey değil yani. Denedik ve hani o kadar çok vs attık. Evet, şans faktörü var Atilla Takeda'da. Bir vs'yi tutmuyordu mesela. Yani birinde mesela 5k kar ediyordun. Birinde mesela 2k kar ediyordun ama genel olarak toplama baktığın zaman savunma sağlığın yine Atilla Takeda'da da en iyi sonucu verdiğini görüyorduk. Bir ek olarak şunu da söyleyeceğim. Şimdi hani dostum adını tam bilmiyorum şu anda ama sen şey dedin ya, hani odak almadığın zaman sana savunma sağlığın getirdiği çok bir şey yok dedin. Ama saldırı olduğu zaman Öyle işte bir şey ekstradan yok. fazla kazanımların oluyor gibisinden baktın olaya. Şöyle bir şey var. Benim söyledim mi diyor. Karşı saldırı hasarı yiyebiliyorsun. Artı alan hasarı yiyebiliyorsun alanda savaşırken. Çok büyük kalabalık savaşlardan bahsediyor. Bu noktada yine kıta sayını sağlık ve savunma statıyla daha az yavaş bir şekilde aşağı inmesini sağlayarak, daha az ölerek, askerlerinin daha yüksek birim olarak kalmasını sağlayarak alanda daha uzun süre tutunup daha fazla hasar verme imkanına sahip oluyorsun ve hastane masrafında yine saldırı ekipmanı kullanmaya göre daha düşük oluyor. Hani benim bu konuyla ilgili görüşlerim bunlar. Konuyu da yavaştan kapatalım. Hatta yalandan şöyle bir şey yapalım diyorum. Bir 5 dakika içerisinde yayını toparlayıp kapatalım istiyorum. Uygun mudur size de? Aynen. Sabah işler var bizim için de, benim için yani. En iyisi olur. Artı bir diyorum. Aynen. Anladım. Şöyle bir chat'e bir bakayım. İlla kasar bence 20.000 TL'ye aldığın telefon 1 yıl sonra eski oluyor demiş Boost. Telefon 20.000'e telefon mu olur ya? 20.000 liram olsa İnsanız yani biz de. bilgisayar alırım abi. Yayın Benim hani arabamın tamamen telefonu. aktif yayıncılığa başlarım 20.000 liram olsa. Yani. Savunma ve 20 bin sağlık şu aldığım anki bilgisayar metada kasıyor burada. Senin ne dediğini 20 bin aldığın bilgisayarda kasıyor bu arada diyorum. saçmalama. ya zaten Onu 20.000'e söyleyecektim. ya 20.000'e bir Saçmalama. bilgisayar alıyor olsam ya, oturup da Rise of yayını yapmam Hüseyin'cim yani. Otururum gider Ya Assassin's Creed o gün Valhalla Didar falan oynarım. yayın açtığında sapık gibi swarmlıyorlardı Atilla Takeda'yı. Ne zaman? Sen solo yayın açmıştın ya. Aha. Hı hı. Rally mi diyorsun? Atilla hem rally hem kıtanı deli gibi swarmlıyorlardı. Ama o rally'ler çok şeydi. Ya ben mesela Atilla illaki patlıyor. Favorileri attım, dur bakayım. Bak Atilla'mı sıvarlamışlar. Bakalım. Bak şimdi aralarında kalmışım. Bak kadar iyi swarm olması lazım. hali. Ve benim teknolojim çöp yani. Hı hı. Bak Guan Yu, Alex çok normal. Bu kadar çıkmış. Ne de iyi vurmuş. Sayısı. Bu T4'tür mü? Yani. Ne de iyi yani. Oy. Okçu ne olmuş orada ya? T4 bile olsa dünyanın kilini bırakmış. 39 seviye. Okçu diyorsun ya. Hayır 39 Abi, seviye. Komutan yok Komutan ki. yok herifte. Niye vurmuş ki sana? Deli. Deli galiba. Neyse. Savunma ve sağlık şu anki metada dengeli olmalı. Savunmanın yeterli olmadığı yerde sağlığın pek etkisini göremiyorsun. Bu zaten bu tür tamamen hani savunma veya tamamen sağlık seti yapamıyorsun. Yani bir şekilde ilk önceliğin şu oluyor. Sağlık ekipmanları çok az oyunda. Yani her ekipman, yani atıyorum bir süvari oynuyorsun. Bütün ekipmanlarda sağlık yapacağım dediğin zaman hani zaten öyle bir şey mümkün olmuyor. Ya da gidiyorsun beyaz, işte yeşil vesaire falanlar çok fazla kullanman gerekiyor. Hani en sağlıklısından işte bir tane mavi, geri kalan mor, işte bir iki tane sarı
attığın zaman hani zaten sağlığın hepsinde olmuyor. Yani bir şekilde en azından 3 parça 4 parçada Ne savunma geliyor? alman 1564. gerekiyor. Yani senin savunmayla sağlığı desteklemen gerekiyor. Beraber iyi çalışıyor olayı zaten zorunluluk da aynı zamanda. Yani hani dışına çıkabildiğin bir şey değil. Yani sadece sağlık alayım diye bir şey yapamıyorsun. O yüzden hani savunma sağlık aslında dengeli olması gerekiyor dediğin gibi. Ama hani set de zaten seni savunma ve sağlığı tercih edeceğim ve mümkün olan en iyi statlarla bunu tercih edeceğim dediğinde o dengeye sokuyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor orada yani. Bence %40 sağlık bir Guan olsa onun full sağlıkla desteklesen verim alamazsın demiş Semih. Alamazsın, savunmayla destekleyeceksin. Ama zaten piyadede mesela hani öyle bir derdin yok. Yani bir piyade setine baktığın zaman bir mor etekte sağlık alabiliyorsun. Bir de kapı bekçisinin kalkanı mavi kalkanda sağlık alabiliyorsun. Geri kalanı zaten saldırı ve savunma üzerine kurulmuş. Oran saldırı, Toka, savunma, sağlık. Efendim. biz yayını kapatmaya çalışıyorsun. Ben bir Hı hı. soru sorsam olur mu? O yüzden. Olur. Yani son yazılan şeyleri okuyup kapatacağım zaten de. Sor istiyorsun. Mesela bu oyunda biri yazdı da tam hatırlamıyorum ismini. Mesela 300K, 310K falan sıkıyoruz ya şimdi. Hı hı. Mesela 200K'da diyelim adama 5K verdik. 300K sıktığımızda 1,5 katına sıkması lazım işte onun verdiği ama daha da neredeyse 2 katına falan sıkıyor. Yani ordu sayının arttığı miktardan daha fazla etki etmiş oluyor şeye. Bu yüzden mesela ordunun sayısının fazla olmasının da bu statlarda önemi var mı sence? Var. Zaten ekipmanların statları ayarlayış şekli ona bakıyor. Şimdi şeye girsene bir binaya. Bir şehre bir gösterelim onu canlı yayında da. Hani ekipmanlar ne işe yarar kısmına geleceğiz. Ahıra tıkla veya herhangi bir birimin şeyine tıkla. İ'ye bas. Tamam. Şeyin iyisi. Neredeydi? Komut birimlerin iyisine bas. Üretmeye tıkla ona. Tamam. İ'ye bas oradan. Şimdi. Ha, birim statlarına mı giriyor? Ha, bak burada mesela Töton Şövalyesi'nin sabit statta mesela 187 saldırısı, 197 savunması, 197 sağlığı varmış. Sen Töton Şövalyesi'ne işte ekipman giydirdin, %10 saldırı veriyor. O %10 saldırı bu Töton Şövalyesi'nin saldırı statı neyse 187 onun üzerinden yüzdeli olarak hesaplanıyor ve bunun içerisine kıta sayısı olarak eklenen askerler de katılıp bir çarpan yaratılıp da hesaplanıyor. Hani bunun tamamen bütün matematiksel hesaplamasını hani Big Gaming yapıyordu bir videosunda. Vardı yani hani şuradan şu kadar scale oluyor, buradan bu kadar toplanıyor falan filan gibi bir şeyler yapıyordu. Ben o kadar matematik bilgisine sahip bir nerd değilim. O yüzden net bir şey söyleyemeyeceğim ama bu ekipmanların scale oluşu hem kıta sayısına bakıyor hem de senin kullanıyor olduğun birimin basic statlarıyla da scale oluyor. Yani T4 ise ekipmandan daha az etkileniyor. Yani sen T4 bir adamsan ekipman yapmaya varını yoğunu verdin. Efsane bir ekipmanlar yapıp giydirdiysen doğru düzgün scale alamıyorsun. Yani o ekipmandan faydalanamıyorsun ama T5 sen ekipmanı en iyiye getirdiysen çok büyük güçleniyorsun. Olay tamamen buna dayanıyor. Yavaştan toparlayalım. Soruna cevap verebildim mi yoksa bir pürüz kaldı mı? Yok anladım. Ben aslında sormak istediğim tam bu olmadığı için bir şey Ben böyle anladım. Böyle yayın daha fazla uzamasın diye. O kapatalım. Discord'dan devam ederiz yine. Aynen. O İsmail yüzden Ali ben ses hoş kapattım. geldin dostum. Biz de gidiyorduk. Yok be o kadar değil. Yarı ben kendim bir devlete. Vergi muhabbetiyle ilgili bir şeyler yazmışsın sanırım. Neyse dostlar, gelen yayınımıza katılan, sohbetimize dahil olan herkese çok teşekkür ediyorum. Nurullah'cığım son saniyelerde geldin. Yayını kapanacaksa o zaman iyi geceler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet demişsin. İyi geceler. Sen de kendine iyi bak. Hoşça kal. Allah'a emanet. Görüşmek üzere Nurullah'cığım. Gelen, katılan, bir şekilde sohbetimize dahil olan bütün dostlarımıza selam olsun. Hepinizi seviyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler canlar. Beğenileriyle yine bize destek olan, bağışlarıyla destek olan herkese binlerce kez teşekkürler. Yeni bir canlı yayında ve yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.